Dilan White maçına adım adım ilerliyoruz. Ne kadar fazla round toparlarsa gelecekte onlar için o kadar avantajlı olur. Alt kartlar başladı. Maçlar oynanıyor. Esport Plus maçı yayınlıyor. Daha önce söylemiştim. Yani ikinci roundu da bitirebilir. Evet. Ama yani bu sporcuya bir şey vermez. Sonuç Bir saniye şuradan de kendimize bir canlı yayın açalım. Yorumları biraz görelim. Şimdi zaten var. Maç hakkında düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bak hemen şurada bir anket yapmıştık. Ankette Tyson Fury, Dillian White maçıyla ilgili yarı yarıya oy kullananlar var. Bu maçla ilgili. Yine büyük bir kısım özellikle de yaptığımız bir ankette Tyson Fury'nin %67 gibi büyük bir kısım Tyson Fury'nin knockout edeceğini söylüyor. Hayırlı iftarlar abi. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Sana da hayırlı iftarlar. %28 gibi bir kısım da Tyson Fury'nin Dillian White'nin alacağını düşünüyor. Ama bakalım bu maçta sizin favoriniz kim? Bu maçtan knockout çıkar mı? Yoksa bu maç puanla mı biter? Düşüncenizi alalım. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. İyi yayınlar. Hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Maç hakkında düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Beklenen büyük maçlardan bir tanesi bu. Tyson Fury Dillian White maçı ile ilgili. Yalnız şunu söylemek gerekiyor. Tyson Fury gerçekten çok şanslı bir boksör. Şanslı diyorum. Niye şanslı diyorum? Zaten bir boksör İngiltere'de boks yapıyorsa, Amerika'da boks yapıyorsa doğal olarak bu isimler şanslı. Çünkü boks İngiltere ve Amerika arasında dönüyor. İkisi arasında topu birbirlerine atıyorlar. Onlar onlara, onlar onlara. Bir de Meksika. Bu üçlü arasında boks dönüyor. Özellikle de profesyonel anlamda bu üç ülke boks anlamında bayağı yol kat etmiş. Şu anda baktığımız zaman Tyson Fury, örnek vereyim, Tyson Fury bugün Türkiye'de boks yapsaydı veya Pakistan'da veya neresi olabilir? Rusya'da olabilir. Boks yapsaydı Tyson Fury bu kadar yol kat edebilir miydi? Bu kadar gelebilir miydi? Veya e, Tyson Fury'nin yaptığı boks maçlarına baktığımızda hepsine mesela aslında bazı maçlardan kıl payı kurtulduğunu, bazı maçlarda da diğer boksörlerin hakkını yendiğini söyleyen arkadaşlar var. Ama genel anlamda baktığı zaman Tyson Fury fizik üstünlüğü en iyi boksörlerden bir tanesi. Fizik olarak, boy olarak özellikle de boy avantajını çok iyi kullanan, boksu bilen, e, zamanlamayı çok iyi ayarlayan bir isim. Aynı mesela kim gibi diyelim? E, Tyson Fury, Floyd Mayweather ve birçok bu tarz boksörler gibi rakiplerini psikolojikmen çok iyi etkileyebilen bir isim. Bu yüzden de çoğu kez Tyson Fury maç kazanıyor. Mesela Tyson Fury'ye baktığımız zaman aslında bir nevi Muhammed Ali Clay'e bakın hemen hemen aynı tarz psikolojikmen o konuşma tarzlarını maçtan önce özgüveni o şeyi aynı bir nevi Muhammed Ali Clay gibi. Aslında boksu da ikisinin boksuna baktığımızda az çok birbirlerine boksu benziyor. Muhammed Ali Clay Mike Tyson arasında aslında bir maç olsa yani şunu diyebilirim, bu maçı Muhammed Ali Clay kesin alır diyemem. Ama şu bir gerçek, maç ortada bir maç olur. Muhammed Ali mi Clay mi yener, Tyson Fury mi yener derseniz bu maç ortada bir maç olur. Ama şu bir gerçek, tabi herkes diyecek ki Muhammed Ali Clay kesin Mike Tyson'ı yener de işte Muhammed Ali Clay çok iyi dans ediyor, ayakları hızlı, kolay kolay yumruk yemiyor. Ama şu da bir gerçek, Tyson Fury'nin fizik üstünlüğü, boy üstünlüğü çok iyi. Her boksörün karşısında da bunu kullanıyor. Ben Tyson Fury'yi yenecek boksörler arasında sadece bir ismi, yani bu isim Tyson Fury'yi yenebilir diyorum. O da Mike Tyson. Mike Tyson'ın boksu Tyson Fury'nin
sevmediği boksörlerden bir tanesi. Çünkü özellikle o bel hareketleriyle gelişi, belleriyle oynayıp gelişi, aparkatlarını, kroşelerini çok ani ve hızlı şekilde vurması, Tyson Fury bunun önlemini alamayacaktır. Tyson Fury'yi yenmek istiyorsan Tyson Fury'nin dediğim gibi istediği boksu yapmayacaksın. Tyson Fury'ye sürekli baskı kuracaksın üzerine. Onu nasıl söyleyeyim? Onu düşündürtmeyeceksin. Düşündürdüğünüz zaman o kendi oyun stilini ortaya koyuyor ve psikolojikmen de bir şekilde rakiplerini etki altında bırakarak yenmesini biliyor. Örnek vereyim. Klitschko maçında Tyson Fury'ye bakın. Aslında Klitschko maçında Tyson Fury'yi çok iyi çözmüştü Klitschko. Kolay kolay Tyson Fury'den yumruk yemiyordu. Yumruklarını kilitliyordu. İyi de yumruklar vuruyordu ama maçın belli bir bölümünden sonra özellikle de 5. 6. rounddan sonra Klitschko'yu da psikolojikmen etkilemesini bildi. Özellikle de ellerini arkaya alması ve bu tarz hareketlerle Klitschko'yu da bir nevi etki altında bıraktı. Tyson Fury'nin en büyük özelliği de bu. Bir saniye şurada bakayım, devam edeceğim. Maç hakkında düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bak hemen şurada bir hareket yapmıştık. Roundu hakem kararını götürdü. Karşılaşmayı Randy Smith'te Arkadaşlar boksta şöyle bir şey var. Yani mesela dünyadaki bütün boksörlere baktığın zaman arkasında emin olun bir güç var. O güç onu götürüyor zaten. O takım, işte menajer, işte arkasındaki onu destekleyen insanlar. Mesela popülerleştiriyorlar. Ryan Garcia gibi, Canelo Alvarez gibi, Anthony Joshua gibi, yani Tyson Fury gibi Amerika, İngiltere'deki boksörler bir nevi onları bir şekilde basamak basamak yükseltip reklamını çok iyi yapıp popülerleştiriyorlar. Tabi bu isimler de dövüşüyor. Dövüşüyor ki şu an buradalar. İlk maç bitti. ya şurada olmak kim istemez ki şurada ringe çıkmak. Evet, tabii. Yani kendisi de tabii rounda da hasar almadı. İlk roundda belki geri görebilirdi. Sonra geri basması ikinci roundda Barney Smith'in. Onu da hasarsız bu maçı geçirdi. Maç hakkında düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Beklenilen büyük maçlardan bir tanesi bu Tyson Fury Dillian White maçıyla ilgili. Yalnız şunu söylemek gerekiyor. Tyson Fury gerçekten çok şanslı bir boksör. Soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Maçla ilgili sorularınızı sorun. Ben de cevaplayayım. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Şanslı. Çünkü boks İngiltere ve Amerika arasında dönüyor. İkisi arasında. Aslında Tyson Fury'nin bak mesela şuna söylemiştim. Dillian White'e çok üzülüyorum demiştim. Tyson Fury Dillian White maçlarında hep psikolojik üstünlüğü ona hiçbir zaman kaptırmayan, maç esnasında, maç öncesinde onun zaten en büyük özelliği de bu. Tyson Fury'nin psikolojik rakipleri etki altında bırakıp maç öncesinde ve ona göre bir strateji uygulayıp bu şekilde rakiplerini yenen bir isim. Ne olursa olsun Tyson Fury gibi boksörlerin gözünün içine bakmayacaksın. Gözünün içine baktığın zaman o senin ne düşündüğünü, o an çekindiğini, ondan korktuğunu bir şekilde anlıyor. Özellikle de maç esnasında ona hiçbir zaman ringe girdiğinde nefes aldırmayacaksın. Nefes aldırdığın zaman Tyson Fury gibi boksörlere yenilirsin. Doğruya doğru işinde. Pozisyon aldın mı? Hadi uzatın bu işe. Hadi biliyordun burayı. Vakit yok. Ben dalıyorum. Zamanlamayı çok iyi ayarlayamayız. Aynı mesela kim gibi diyelim. Tyson Fury, Floyd Mayweather, Dillian White maçında her boksörler gibi adım adım belli bir skoru ilerliyor. Çok iyi etkileyebilen bir isim. Bu yüzden de çoğu kez Tyson Fury maç kazanıyor. Mesela Tyson Fury'ye baktığımız zaman aslında bir nevi Muhammed Ali Clay'e bakın. Hemen hemen aynı tarz psikolojik o konuşma tarzları, maçların özgüveni,
o şeyi. Aynı bir nevi Muhammed Ali Clay gibi. Aslında boksu da ikisinin boksuna baktığımızda az çok birbirlerine boksu benziyor. Muhammed Ali Clay Senin hakkında neler, kendi hakkında neler söylemezsin? Muhammed Ali Clay Beni takip etmeye devam edin. Yukarılara gideceğim diyor. Barney Smith stüdyoda İngiltere'de deneyimcimiz var diyor. Onlara neler söylemek ister? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kadar röportajları görünce yani Britanya'da çok meşhurdur. Evet evet. Joe Kazage ile gençliğinden yani top seviyesine gelene kadar her zaman ring kenarında söyleşiler yapılmıştır ve hep iddialı olmuştur. Babası sarılmıştır, o biraz gözyaşı dökmüştür. Sonunda yaşamını ve kalitesini en güzel şekilde ispatlamış. Yenilgisiz olarak da taşlandırmıştır kariyerine. Baktığımda Maçı yayınlayacak mısın? Joe Kazage diyoruz. Maçı anlatacağız ama gösterme şansımız yok maçı. Telif hakkına giriyor. Kanalımızı kapatırlar. Ben değil, hiç kimse göstertemez. Röportajlar rahat bir şekilde otururken Gösterdiği zaman zaten telifi yer, yayın kapanır. O merdivenlerin de aslında çok büyük önemi var biliyor musun? Baktığın zaman çok büyük bir derin manası var. Yani orada 5 tane basamak varsa... Nereden izleyebilirim peki? Çıkarken bile... Nereden izleyebilirsin? Düzon'dan izleyebilirsin. Esport Plus'tan izleyebilirsin. Buralardan bu maçları izleyebilirsin. O da ringi oturtuldu canım oradan yukarıdan bak. Siz dediniz Mr. Kaiser diye bir güzel bir belgesel var. Onu da hatırlatalım o zaman. Çok izlemeyenler. 4 defa seyrettiğimi düşünüyorum. Evet, muazzam bir belgesel. Joe Kaiser'ı tanımak. Maçla ilgili teşekkür ederim. Maçla ilgili soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Boksörler hakkında düşüncelerinizi söyleyin. Ara rica ediyoruz. Siz sorun, ben de cevaplayayım. Maçla ilgili düşünceniz nedir? Yani bu maçta erken bir nakavt gelir mi? Bu maç puanla mı biter? Tyson Fury mi? Dillian White mi favoriniz? Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Tam saat kaçta başlar ana maç? Ana maça biraz daha var. Saat geceyi bulur herhalde. Ama bazen maçlar erken bitebiliyor. Mesela ilk maç bitti. Bir saniye. Tyson yüzde yaptığımız bir ankette bakalım. Şurada var zaten. Yaptığımız bir ankette %50 Tyson Fury Dillian White'e hani kim kazanır dediğimizde %50 oran koymuşlar. Diğer bir ankette de kim knockout eder? Tyson Fury %67. Tyson Fury %67. Dillian White'e %28 gibi bir oran koymuşlar. Arada fark var. Ama yine Dillian White'e de inananlar var. Ya Tyson Fury knockout eder ya puanla. Fury full akraba maçı gibi kararsızım. Sizin favoriniz kim arkadaşlar? Tyson Fury'den mi? Senin düşüncelerin nedir? Ya benim bu düşüncem bir knockout sürpriz yumruğu ben Dillian White'den bekliyorum ama puana kalırsa puanla bu maçı Tyson Fury zaten alacaktır. Ama şu bir gerçek. Tyson Fury de çok hırslı Dillian White'e, sanki ringe Dillian White'yi knockout etmek için gelecek. Sadece puanlamaya kalmayıp Dillian White'yi knockout etmeye gelecek ama şu bir gerçek, Dillian White'den de sürpriz bir yumruk bekliyorum yani. Sürpriz beklediğim isim de Dillian White. Hep birlikte izleyip göreceğiz. 94.000 kişi izleyecek bu maçı. Biletler tükenmiş durumda. Biletler şu an tükendi. Çok büyük bir stadyum, çok güzel bir stadyum. Yavaş yavaş stadyum dolmaya başladı. Boksonlar yavaş yavaş yerlerini alıyor. White, abi seni çok seviyorum ya, sağ ol kardeşim. Ben de sizi çok seviyorum. Zamanla daha çok
kardeşimiz olacak inşallah. Şimdi dur bir saniye şuradan bir bakayım. Fırın Carney de buraya geliyor. Barney Smith'ten tabii ki profesyonel tecrübe olarak daha fazla bir Evet, tecrübesi evet. sahip. Zaten boksör bir aileden de geliyor. Kardeşi var Enrico Italma. O da süper ağır siklette iyi bir yetenek. Italma Abi kardeşler seni çok İtalya'da evet konuşmak Deontay'in ister. intikamı alabilir. Ve Karol Italma da Miyachi'nin Aslında ringdeki yerini alıyor. Bu karşılaşmada 4 round ben gerçekten bir boksöre hani maç kaybettiğinde şunu görürüm yani normal görürüm ama Dillian White maçında gerçekten üzüldüğüm boksör Deontay Wilder'a çok üzüldüm çünkü şöyle yani bir boksör maç kaybeder ama 3 maçın 3'ünü de kaybetmesi demek yani bir de rakibin tarafından işte küçümseyici sözlere maruz kalıyorsan doğal olarak o maçlara daha çok yüklenirsin. Ama Sparinglere katılan, sürekli antrenman yapan. Dillian White'nin burada şöyle bir şey var. Yani yine söylüyorum onun en büyük sıkıntısı Dillian White'nin antrenör Tyson Her zaman ihtiyaç var. Deontay Wilder'ın antrenör eksikliği. İyi bir antrenörle Amatörlükten yeni Deontay Wilder çalışsaydı bu maçtan akıbeti bu şekilde olmazdı. Ama bakalım bu maç nasıl olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. deneyimler kazanmaları için bu tip sporcuları kullanıyorlar. Bence çok doğru yapıyorlar. Hem bu çocuklar salonlardan ayrılmıyor, kariyerlerine devam ediyor, para kazanıyorlar ve diğerleri de gerçekten deneyimli. Şimdi düşünebiliyor musun? Amatörlükten profesyonelliğe geçiş yapıyorsun. 10 maç yapmış biriyle maç yapıyorsun. Olay değildir yani. O insanın yenilgi alsa dahi her roundda farklı bir tecrübeyle senin karşına çıkıyor. Yani ona basit veya pasif bir sporcu diyemezsin. O yüzden o tip sporcularla da aslında yeni veya taze kan dediğimiz sporcuları maç yaptırmaları bence çok büyük bir deneyimdir. Değerlidir bence yani o tip sporcular. O yüzden bir nevi emekçidir yani, emekçi boksördür. Yoksa nasıl gelişecek? Yani tabii ki iki tane değerli sporcuyu önceden birbirleriyle kırdırıp karnelerinde bir tane mağlubiyet yaşatmaktansa mağlubiyetlerle dolu bir karneli olan sporcuyla maç yapmak bence daha doğru bir seçim. Evet 21 yaşında Karol Italma 6 galibiyetin 4'ünde nakavta ulaştı. Aralarında 9 yaş bir fark var. Miyachi'da 30 yaşında Polonyalı Poznan'da yaşıyor. Eldivenler tokuşturuldu. Bu maçta 4 round üzerinden. Bu maçın ardından işte Tommy Fury'yi izleyeceğiz. Onu hatırlatmasını yapayım. Britanya'da tabii önemli tanınan, magazinde de tanınan birisi. Tommy Fury. Onun da hikayesini anlatırız. Ve ikinci maçımızda ilk round başlıyor. Karol Italma ile Miyachi arasında. Aynen ikinci maç başlıyor. Bundan sonra Tommy Fury'nin maçı var. Fizik avantajı olduğunu da görüyoruz. Hafif ağır siklet. Abi ne zaman başlıyor? Belirtelim. 1.85 Ne zaman boyunda başlıyor? Italma, rakibi 1.75. Daha 10 santimetre daha ikinci uzun. maç daha var. Biraz daha var. Miyachi'den. Sağ direkler ters kalktı. Barney Smith gibi. Italma'da. İplere doğru itiyor rakibini. Bir sağ sol geldi. Şimdi bu şekilde maçlarda seyir zevki çok düşük. Bak alt kartlardaki yani heyecan vermiyor. Bu yüzden mesela insanların mesela Dillian White, Tyson Fury maçlarını niye bu kadar çok önemsediklerini anlayabilirsiniz. Yani maçta heyecan olacak, enerji olacak ki insanlar bu şekilde maçları izlesin. Ama şimdi bak bu şekilde maçlar yani insanların niye bu kadar önem vermediğini görebilirsiniz. Yani sanki antrenman maçı yapıyorlar. Normal gerçek bir maçta değiller. Bu şekilde olmaz. Bir şey gelmiyor şu anda Çiyaç'ta. Sadece savunmada sağ direk sol direk. Bölgeye de bir sağ, şimdi bir sol direk daha geldi. Aparkatı da sıkıştı. Tyson Fury Dillian White maçı saat kaçta olacak acaba? Hata geçirmiş. Sol Maç oynadı ama Çiyaç daha ikinci maç daha var. 3-4 maç var ondan sonra olacak. bölgeye bir sağ, Ve de karşılık çoğu geldi. sporcu İtalma'da kempler sağ kadar çıkmış oluyor bilinmiyor. Çiyaç.
her an yıkılabilir gibi duruyor. Bir sağ kroşe daha eldiven üstü. Burada bir kapandı. Bir sol daha diz çöküyor Çiğaç. Maçlar erken bitiyor arkadaşlar. Maç erken başlayabilir. Diz çöküyor Çiğaç. Çünkü prof maçlarda genelde knockout sayısı çok olduğu için, knockout'la bittiği için Mismatchler var boksta. Bu öyle bir eşleşme gibi gözüküyor. arda arda ilk knockout başta olduğu zaman maç erken başlayabilir. Sol aparkat geldi. Bir sağ direkt daha geliyor. İtalma her an maçı bitirebilir gibi duruyor. İtalma bir sağ daha. Rakip şu anda yani çok boks yapmak istemiyor çünkü İtalma'nın gücünden Bu maç da erken bitebilir. şu anda Rakip, çekilmiş gibi bir hali karşı var. rakibi zayıf. İyice kapandı. Gövdeye bir sağ. Açmaya Bu maç çalışıyor. knockout olur Gardı. gibi. Aynen. İtalma. Abi sen de paylaşacak mısın İkramda canlı olarak? çıkarabilecek mi? Çiğaç. Canlı olarak Neden paylaşmamız basar yasak aldı, zaten. görüyorsunuz. Kimse Nefes paylaşamaz. aldı. Verdi şöyle bir. Canlı olarak paylaşmamız yasak. Burada tabii ilk round bitti. Şimdi ekranda gördüğümüz sporcu rakibine zaten fiziksel olarak da bir avantajı var. Fakat Mihail Çiğaç'a baktığımızda da herhangi bir fazlalığı yok. Ekranın sağındaki sporcu. Baktığımızda Boksörler hakkında beton soru gibi cevap taş bir şeklinde sporcu ilerleyelim görüyoruz. arkadaşlar. İşte burada Sorularınızı yetenek sorun. Maçla Fiziksel ilgili olarak belki aşağıda çok açıklamalar düşük kısmında yağ var. 3 soru var. oranına sahip olabilirsin, kaslı olabilirsin, gözükebilirsin Sorularınızı ama boks ayrı bir yetenek istiyor. sorun, cevaplayalım. Yani bu da doğuştan Veya gelen sorular hakkında yeteneğini düşünceniz nedir? antrenmanlarla birlikte Onu birleştirdiğinde belirtin, soru cevap ortaya şeklinde çok ilerleyelim. kaliteli bir ürün çıkıyor. Bu yüzden yıldız sporcular var. Karol Itamma, görüntüdeki sporcu, rakibin omuzunu sağ bileklerle kontrol edip sonra sağ bilek, sol bileklerle atakları devamlı ettirdi. Rakip yani Çiğaç ise sadece yani defansta kalıp boşluk buldukça uzun sol kroşe, bazen de rakip geriye doğru bir adım aldıkça uzun sağ kroşe aldı. Zaten ilk roundda üzerine giden sporcu, geride defans yapan sporcuya göre mentalite olarak da avantajlı. Bu yüzden bu roundda Benim biraz daha favorim geriye bu maçta alınacak bir White. Çiğaç görebiliriz. Fakat hani Knockout sonunda geliyor. görebiliriz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Öne doğru gelerek verdi o. Başladı. Çiğaç o mesafeyi vermek istemedi İtalma'ya ama hemen itti işte rakibi. İtalma, eldiven üstü bir sağ. Yakındı. Bir şeyler yapmak istiyor Çiğaç ama Bir kesim var ki Dylan White'e inanıyor yani. Onun da alacağına bu maçı inanıyor. Ama benim görüşümce %85, %90 inanan kesim de şu şekilde inanıyor. Dylan White'den sürpriz bir yumruk geleceğine inanıyor. Çünkü puanla Tyson Fury'den alamayacağını herkes biliyor. Doğruya doğru yani ama o sürpriz yumruk gelir. Tyson Fury de yerden kalkamazsa işte o zaman Dylan White için yeni bir dönem başlar. White'den sağ kroşe bekliyorum. Aynen öyle. Ben de zaten onun en iyi yumruğu sol kroşesi diyorlar ama onun en iyi yumruğu sol kroşesi değil, geri yumruğu savurarak vuruyor. Biraz da mesafeyi çok açması iyi olacak ama mesafeyi çok açtığı için doğal olarak bu maçta bence puan kalmayacak. İkisi de bir nakavt edecek. İkisinden birinde nakavt gelecek. Bence ya Tyson Fury edecek ya Deontay Wilder edecek. Sürpriz yumruk gelmezse nakavt yumruğu bilinçli bir şekilde Tyson Fury'den gelecek. Yani bilinçli bir şekilde onu nakavt edecek. Ağır yumruklar vurarak. Benim bu maçla ilgili gördüm mü bakıp izleyip göreceğiz. Sayıyor hakem bu maçta. İkinci maçta bitti arkadaşlar. Demiştim bu maçlar erken bitiyor demiştim. Aynen çoğu öyle. hakem devam ettiriyor gerçekten Yattı. ama bence de durması lazım burada. Kesinlikle durması gerekiyor. İkinci maçta bitti. Maç erken başlayacak. Hani ortaya çıkarttığı hasar da çok önemli. Yani Bir hakem saniye. çok deneyimli oluyor. Yani bir doktor kadar deneyimli. Şimdi Tommy Fury Hani maçı bak, geliyor. görmek arasında bir fark var bilirsin.
Yani görürsün ama bakarsın derler ya, aslında görmek mi daha değerli, bakmak mı daha değerli? Hakemler genelde görmeyi çok daha iyi bilir. Bundan dolayı da rakibin nefes alışverişi, gözlerinin uyumu, bedeninin ringe doğru tekrar gitmek isteği veya kalmak isteği orada maçı durdurmasına sebep veriyor. Burada evet, bunu bir mismatch olarak düşünürsek tabii. Bak sarstı da aslında sol kroşeyi. Evet, yakaladı. Yani bunu konuşacaklardır koçlularıyla tabii ki. İtama ve cephesi bunu nasıl yediğine dair o solu. Bakın Böyle böyle gelişiyor. Yani sağ kroşe vuruyor yukarı. Sağ aparkat aşağıya vuruyor. Sporcular bu puzzle'ı değerlendirirken eksik parçaları tamamlayarak bir bütün ortaya çıkıyor. Rakibine normal son vurduğu yumrukta da aslında hiçbir şey yok ama rakibi diz çöküyor. Yani bir nevi dövüşmek istemiyor. Genelde bu tarz maçlar maç sayısı arttırmak için maçlardır. Zaten maçta da gördüm. Maçı bıraktı zaten. Zaten dövüşmedi. Bir sonraki maça eksik. İkinci maç bitti. Evet, resmi karar açıklanıyor. Maç başladı mı? Maç Carol Itama yenilgisiz olarak yolda devam ediyor. O da işte Bir Nijerya saniye. kökenleri var. Nijerya kökenleri olan pek çok boksör Şimdi var tabii ki. Adelaide öyle. Tommy Fury maçı var şimdi. Diyeceğiz, bu gece Anthony Sonrasında Joshua da Nijerya kökenli. Tommy Fury maçından sonra 3 maç var. 3 maç sonra İşte Itama'da, Tyson Itama Fury, kardeşler de yine Nijerya kökenleri olan. Dylan White maçı arkadaşlar. Sence Anthony Tommy Joshua Fury maçı var şimdi. Yani çok Beklenen diğer maçlardan bir tanesi de bu. konu ama yani hani aslında basit. Beğeni koymayı unutmayın arkadaşlar videoya. Bu bizim için önemli. A seviyesi yüksek düzey. O sebeple bana kalırsa. Peki sen yani Joshua'nın antrenörü olsaydın hangi taktiği verirdin? Joshua'nın antrenörü olsaydım Link var mı? orada tabii ki yani teknik olarak puan da Esport Plus bu maçı ben veriyor. çok fazla Nereden imkanı izleyebiliriz? olmadığını düşünürdüm ben de. Nereden Yani izleyebilirsin? antrenör olsam Esport bir şekilde maçı kafamda veriyor Esport ulaşması Plus. gerektiğini düşünürdüm ama bunu da Dizon'dan aldı aslında izleyebilirsin. bir yerde. Yusuf gibi knockout olmamış bir boksör veya 2 veya 3 kez knockdown olmuş bir boksörü knockout etmek daha doğru. Burada kendi alanında bir çember oluşturup kuvvet dengesini Esport Plus Ali Kaçtepe Üstad. 20 küsür herhalde. 20 küsür. Yani burada gövdeye gitmesini ben hareketini biraz Usy'nin engellemesi için gövdeye gitmesini daha tavsiye ederdim. Sonrasında gövdeden giderek bir knockout araması daha mantıklı gelir bana. Katılıyorum. Evet. Bakalım neler diyecek Itama. Bu fırsattan dolayı mutluyum. 2 yıldır Kaçak profesyonel abi, boksörüm. kaçak. Burada dövüşmeyi. Kaçak izleyebileceğim bir yer bilmiyorum. Kaçak bilmiyorum ben nereden izlesin. Bilsem söylerdim ama bilmiyorum yani. Baran Bazen kafaya vuruşları bulmak zor. Gövdeyi atarak tabii kendini aşağı indirmek lazım. Tommy Fury maçı geliyor arkadaşlar. Şimdi şu Tommy Fury'ye bakacağız şimdi. Karşılaştıramayız. Nasıl dövüşecek? Burada olmak beni daha ileriye doğru gitme konusunda motive ediyor. Dünya şampiyonluğuna gidebilmek nasıl, ne demek, nasıl olacak? Tabii ki ısrar etmek. Ben de benim takımım Memleketin hali belli üstad. Millet beleş arıyor. Sırada ne var? Aynen kimsede para Bu yok. yıl 3 maç daha yapmak istiyorum. Bizde de para yok ama yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde bu işi yapıyorsak mecbur üye oluyoruz yani. Diyor Itama. Ama Britanya kemeri değil mi? Britanya olması lazım. Evet. Orada aradığını duyamadım ama çünkü dünya şampiyonluğuna gitmesi zor. Bu sık maçı ile ilgili birkaç şey söylemek isterim aslında. Onlar da Temmuz'da rövanşı yapacaklar bu arada. Evet, Polonya'ya geçiş yaptı. Şimdi oradan zaten devam ediyor. Ben yaklaşık herhalde bir 8-9 senedir Usy'yi takip ederim. Herhalde bir 4-5 senedir de Joshua'yı. Arkadaşlar soru cevap şeklinde ilerleyelim. Boksörler hakkında
açıklamalar kısmında sorular var. Bu sorular hakkında düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Yazın. Siz söyleyin ki ben de ona göre cevap vereyim. Garcia maçını izlemedim. Zaten Esport var bir tek. Aynen öyle. Yani diğer şeylerden izleyemezsin çünkü galiba maç 12'yi bulacak. Neler yapacak? Babası Aynen arkada John bulabilir. Fury, aynı zamanda Tyson Fury'nin babası. Anneleri farklı, onu söyleyeyim, üvey kardeşi. Tommy Fury, Tyson Fury'nin Ses çok az. ailenin yakışıklısı bir manada. Magazin sayfalarından da düşmüyor Öyle Tommy Fury. Annesi herhalde Tyson Fury'nin annesine göre daha güzel. Öyle Bilemiyorum oraları. Şimdi yakışıklı deyince oradan ben en azından ben biliyorum. Şimdi e, o coğrafyanın sporcular o kadar farklı antrenmanlar yaparlar ki kendilerini her gün yenilerler. Doyamazlar antrenman yapmaya. Yani işinin gerçek anlamdaki net profesyonelleridir bunlar. Aslında Joshua'nın Bence Fury uzaktan dövüşecek. Sence ne yapar üstad? Aynen öyle. Tyson Fury kendisini geri alacak. Geride tutacak. O boyun avantajını kullanacak. Aynen uzak dövüşecek. Yaklaştırmayacak. Çünkü yaklaştırırsa herhangi bir sürpriz yumruk gelebilir, o yüzden dediğin gibi uzak dövüşecektir. Antrenör de aynı sporcu gibi böyle donup bakışlarla rakibi seyrederler. Köşeye geldiğinde taktik vermekten daha çok maçın içinde kaybolmuş bir antrenör görürsün. Seni ileriye taşıyamaz. Oradaki kaostan çıkartamaz. Ben Usyk karşısında Joshua'nın antrenörüyle birlikte maçın içinde kaybolduğunu düşünüyorum. Yani o köşede olmak gibi bir durumum yok. Sadece fikri olarak. Bak yanlış konuşuyorlar arkadaşlar. Ben orada antrenörün yerinde olmuş olsaydım. Usyk konusunu bak şimdi. Usyk maçını konuşuyorlar. Usyk maçında Joshua mental olarak ringde değildi zaten. Usyk maçında Joshua zaten düzgün bir teknik uygulamadı. Doğru düzgün bir teknik uygulamadı. Uygulamadığı için de Usyk'ten çok güzel bir dayak yedi. Eğer ki onun köşesinde çok iyi bir antrenör olsaydı, böyle bu boksu iyi bilen, bokstan anlayan, rakibi iyi analiz edip rakibi iyi çözen bir antrenör köşede olsaydı şu anda Anthony Joshua maçtan galip gelebilirdi. Anthony Joshua aslında Usyk'i yenemeyecek bir boksör değil. Bu bir gerçek. İkisi de olimpiyat şampiyonu. Anthony Joshua'yı da hafife alanlar var ama Anthony Joshua da hafife alınacak bir boksör değil. Anthony Joshua kaliteli bir boksör, iyi bir boksör. Hani bazıları şunu diyor, işte Usyk'le yine maç yapsa yine yener gibi düşünceleri var. Ama şu bir gerçek, Usyk, Anthony Joshua'nın her zaman Usyk karşısında galibiyet şansı var. Yok değil. Usyk kötü bir boksör değil. Usyk iyi bir boksör. Usyk kaliteli bir boksör. Usyk boksu bilen, özellikle de Ukraynalı boksörler boksu çok iyi bilirler. Rakipleri çok iyi analiz ederler. Analiz ettikleri için de ringde o taktiğe bağlı kalıp, tekniğe ve taktiğe bağlı kalıp iyi bir stratejiyle ringe gelirler ve bu şekilde maçlar kazanırlar. Ama dediğim gibi Anthony Joshua Usyk'i bekledi. Anthony Joshua Usyk'e dedi ki sen bu maçı al, buradan git dedi. Geldi Usyk de kendi evinde maç alıp gitti. Yani biraz ona Usyk'e presli boks yapsaydı daha iyi olacaktı. Fury net alacak, tartışmaya gerek yok. Yani şimdi Erol Üstün Bey, yani zaten Tyson Fury alacak diye %85 %90 oy var zaten. Hani en büyük favori Tyson Fury. Ama şu bir gerçek var. Bir kesimde Dillian Whyte'nin alacağına inanıyor. Yani büyük bir ihtimal bir sürpriz bekliyorlar Dillian Whyte'den. Sürpriz bir yumruk olabilir. Boksta bu var. Ama şu bir gerçek. Boksta var olan gerçeğe de baktığımız zaman Tyson Fury ne yapar ne eder, bu maçı bir şekilde alır. Tabii nakalt olmazsa, ters bir yumruk almazsa, ama şu bir gerçek, Tyson Fury'nin ringe ben Dillian Whyte'yi nakalt etmek için geleceğini buradan söylüyorum. Çünkü kızgın ona ve basın toplantısında da zaten onun gözlerine bakışında ben bunu görebildim. Büyük bir ihtimal bu maça knockout için gelecek. Aynı şekilde Dillian Whyte de o şekilde. Çünkü Dillian Whyte biliyor ki puan kalsa Tyson Fury'den maçı alamayacak. Alamayacağı için de onun tek bir çıkış yolu var. O da knockout. İkisi de birbirini knockout edebilir. İkisi de ağır siklet. Tyson Fury yenilgi yüzü görmemiş. Dillian Whyte yenilgiyle tanışmış. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kral gerçi bildiri alacak diyorduk. Fury dedin, biz yatırdın.
Bir saniye. Hangi maçı söylüyorsun sen? Dur. Kral gerçi Wilder alacak diyorduk. Fury dedin, biz yatırdın. Şimdi arkadaşlar bak, Deontay Wilder kötü bir boksör değil. Deontay Wilder aslında kötü bir boksör değil. Tyson Fury'yi de dövemeyecek bir boksör de değil aslında. Yenemeyecek boksör de değil. Ama şu bir gerçek. Ben Deontay Wilder ile ilgili şunu söyledim. Mutlaka ve mutlaka boks stilini değiştirecek. O tarzı değiştirecek. Durarak boksu bırakacak. Dursa bile belleri oynayacak. Ayakları dursa belleri, belleri dursa ayakları oynamak zorunda. Düz kandırmadan yumruk atmayacak. Vurduğu yeri görecek. Ezbere yumruk atmayacak. Bunları yaptığı zaman Deontay Wilder yumruklar mermi gibi sert. Bazen öyle hızlı yumrukları var ki çok hızlı. Rakibin nereden geldiğini anlayamıyor. Anlayamadığı için de ilk maçta Tyson Fury'yi nasıl sırtın üzerine yatırdı. Yani onda o kapasite var yani, ama dediğim gibi o Deontay Wilder iyi ve güzel bir ellerde işlenmesi lazım. Usta ellerde ki yani bu şekilde Tyson Fury gibi akıllı, boksu bilen ve kolay kolay rakiplerine dövüşmesine izin vermeyen, onları bir şekilde psikolojikmen ve ring içerisinde farklı yollarla dövüştürmeyen bir isim. vermekten hiç kaçınmıyor. Hocam nasıl değişti? Örnek Full veriyorum, knockout'ta 12 round gelmiş. üzerinden maç yaparsın. Bazen 1-2 roundu verirsin dinlenmek için. Yani düşünsene, sen ilk 4 roundu almışsın, Dur bakalım. 1 round vermişsin. Hocam nasıl 2 round değişti? almışsın, 1 Full round knockout'ta vermişsin. Sonra gelmiş 4-5 adam. round Çok vurmuş. şaşırdık Onlar ya. onu hep dinlenme roundu. Aynen öyle yani, bak Ondan ne diyorum. dolayı boks şakaya gelmez. Son iki maçta zaten onun üzerinde çok büyük bir olumsuzluk vardı. Sanki ona birisi büyü mü yaptı, ne yaptı bellisiz yani. Normalde insanların, o fanların tanıdığı Deontay Wilder değildi o. Bambaşkaydı son iki maçta. Çok kötü bir performans. Çok kötü bir performans. Ondan sonra durgun. Hırçınlık yok. Bence aynı şekilde. Yani beklentilerin çok gerisinde kaldı yani, konuşmalarla şuna buna baktığımızda. Lomachenko'ya da Rusya'da yani teknik meziyetleri üst seviyede ama White bacakları refleks onun son olur. Aynı şekilde Deontay Wilder bronz bomber tek atıyor. Aslında baktığımız zaman doğrusunu söylemek gerekirse şu. Tyson Fury'nin boks fiziğine baktığımız zaman aslında çok kaslı, böyle Yani belki günümüz nasıl söyleyeyim, özveri, bir saniye. inanış, adanma. Düşünsene o kadar Mesela Tyson Fury'nin fiziğine baktığımız zaman Tyson Fury'nin boksör olarak, boksör fiziği olarak mesela onu ön plana çıkartan boksörler nasıl olur? Bacakları ince olur, ince olur. Belden üstü çok yapılı olur. Bir de kolları uzun boylu boksörlerde kol uzunluğu önemlidir. Tyson Fury'de bu iki özellik var. Ama fizikmen baktığın zaman kilo olarak çok fazla bir kasmaz, böyle şey yok. Nasıl söyleyeyim? Fiziği öyle baklava dilimler falan sırtında falan çıkmıyor. Ayrıyetten kendisi de diyor zaten, bunu çok kilolu olduğum için insanlar fiziğimde falan alay geçiyorlar. Ama ben diyor onları hep yanıltıyorum. Maçları kazanarak diyor. Gerçekten öyle. Mesela baktığın zaman belindeki o yağlar hani bir boksörde olmayacak yağlar, mesela Tyson Fury'de bu var. Ama şu bir gerçek var. Yani demek ki boksta kasmaz önemli değil. Önemli olan dövüşmek. Önemli olan mücadele etmek. Tyson Fury'de doğrusunu söylemek gerekirse dövüşüyor, mücadele ediyor. Yani bu adam bu şekilde yürüyor yani yolda. aldığı haksız mağlubiyette bile, o maç berabereydi bence. Haksız mağlubiyette bile ben öyle düşünüyorum. O maçta bile kesinlikle yani Hocam, ağırlığını Paris bozmadı, zevki vermiyor. kişileri kesinlikle Hocam, en azından Fury- farklı noktalara taşımadı, Fury taşkınlık fiziği yaşamadılar. Efendi insanlar. Benim Ruiz şişkosu King Kong'la dövüşmekten vazgeçti. boks zaten kişinin kendi bedensel, Ruiz şu anda zaten kendi bedensel özgürlüğü fiziksel dışında olarak çok kötü bir durumda ruhsal zaten. yapısını da kontrol eder. Büyük bir ihtimalle toparlanmaya Ondan dolayı gidiyor. yapmış oldukları Toparlanacak. sanata dönüşüyor. Sonrasında şey yapacak. Hüseyin King Kong'la ondan sonra dövüşür Ruiz. Ruiz kötü de bir boksör değil aslında. Anthony Joshua sayesinde Ruiz'i herkes tanıdı. Fury'nin fiziği rezalet, dışarıdan görsen sporcu demezsin. Aynen öyle yani, fizik olarak yok, kafa olarak falan iyi durumda ama
maçı yani izliyoruz. Müthiş bir boks. vücut olarak özellikle de belden üstü Hafife alınacak bir sporcu değil. yani bir boksör fiziği gibi gözükmüyor ama kolları, kolların uzunluğu, bacakların inceliği ufaktan boksör havası veriyor yine de. Hocam Fury seyir zevki vermiyor. Hamleleriyle kazanıyor. Bir izlemek aşırı zevkli. Şimdi aslında ben doğrusunu söylemek gerekirse Tyson Fury ile ilgili şunu söyleyeceğim. Tyson Fury korunan bir boksör. Ring içerisinde, ring dışarısında desteklenen, korunan ve yürü denilen bir boksör ve Tyson Fury de bu şekilde gidiyor. Düşünün Tyson Fury örnek vereyim. Türkiye'de boks yapsa veya Azerbaycan'da boks yapsa, Hindistan'da boks yapsa Tyson Fury buralara kadar gelebilir mi? Bu şekilde yürüyebilir mi? Bence çok zor. Bu İngiltere'de boks yapmanın avantajı, Amerika'da boks yapmanın avantajı, bu ülkelerde boksör olmak, şanslı olmak demek. Benim şahsi fikrim. Onlar da bu yüzden şanslı. Tyson Fury belleri çok iyi ve kafası hiç sabit değil. Bu şekilde hedef olmaktan kaçıyor. Tyson Fury'nin en büyük özelliği, Tyson Fury bellerini çok iyi kullanan, refleksleri iyi, kolay kolay yumruk yemiyor, zamanlamayı çok iyi ayarlıyor ve bu şekilde Tyson Fury iyi işler yapıyor boks liglerinde. Şimdi işim var. Ara maçta geleceğim tekrar hocam. İnşallah görüşürüz. Apayrı bir karakter. Bu kartta dövüşmek istiyordu. Tyson Fury ayarlayamadı yani. Bu maçla ilgili arkadaşlar sorduğum sorular var aşağıda açıklamalar kısmında. O soruları cevaplayalım. O sorular hakkında sizin düşünceniz nedir? Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Yani bare knuckle dövüşmüş White'e bir adam. White'e hem Joshua hem de Daha sonra profesyonel bir saniye. bisiklette dövüşmüş. White'e hem Joshua'ya hem de Povetkin'e çok ağır Şu anda knockout da o oldu. arzusunu kaybetmek Bu maçta istiyor. Aslında şansı yok istiyor yani. denecek kadar az. Abilerimiz derdi. Aynen öyle yani şansı yok denecek kadar az değil. Şans boksta her zaman vardır. Ama gereksiz basın Ama toplantısının şu bir gereksiz gerçek, olayı, karşısında gelerek fizik üstünlüğü dillendirdi gerçekten yani. Tyson Fury ile Dillian White Dylan White'e göre gayet, çok iyi bir kibar boksör ve- var. Ama öncesi var. Fiziğini de kullanan bir isim. Yok, John Bu Fury yüzden bakalım. orada laf attı karşı takıma. Bu şekilde Abisi, Dillian White'ın abisi. Tommy Fury maçı bekliyor arkadaşlar. Ama yani o yaşta da belirli bir olgunluk bekliyor insan. Doğru. Benim de kızım gündemde olsa ben de oğlumda göstermek isterim. Yok gösteremem. Hemen farklı meziyetlerim ortaya çıkar. Başlıyor. Buradan gecenin 3. maçına geçiyoruz ve Tommy Fury'yi izleyeceğiz burada. Az önce de ekrana geldi zaten. Daniel Bocianski. Tommy Fury Daniel Bocianski maçına başlıyor arkadaşlar. Meşhur Tommy Fury maçı geliyor. Burada da Daniel Bocianski ringe gelişini gerçekleştiriyor. Wembley Stadyumunda Fenerbahçe yavaş yavaş müziğiyle havalar çıkıyor. olacak, ışıklar açılacak ve bu tribünler tamamen dolacak. Müthiş bir atmosfere doğru gidiyoruz ve bu gecenin ilk Fury'sini izleyeceğiz bu karşılaşmayla beraber. Bocianski geliyor. Tyson Bocianski Fury de aslında benzer bir ringe karaktere girdi. sahip. Fakat seviye yükselttiğinde knockout oldu. Dolayısıyla Tommy Fury bu karşılaşmada tabii favori konumunda 10 galibiyeti var ve sadece bir kez yenildi. Kariyerinde Daniel Bocianski az öncekiler gibi journeyman değil, yani yolcu bir boksör değil. Onu söyleyebiliriz Polonyalı için. Son maçında teknik knockout olmuştu ama geçtiğimiz yıl Mart ayında Patrick Szymanski karşısında ve burada bir yıl sonra ringde Bocianski ve ilk kez Polonya dışında dövüşüyor. Onun için iyi olacak. Tommy Fury de geliyor arkadaşlar. Ülkenin dışında ilk kez dövüşüyorsunuz ve Wembley Stadyumundasınız. Mükemmel bir senaryo herhalde. Ailen seni elinden tutup güne fark ediyor. Hayallerim- Tommy Fury maç yapacak. Aynen öyle geliyor. Kesinlikle bir boksör için her bir Güzel, sahada bornozu röportaj güzel. yapıyorsunuz. Sevdi. Rüyam gerçek oldu diyor. Parayla giremezsin içeri yalnız. Bakalım şu meşhur Tommy Fury'ye neler yapacak. Parayla giremezsin. Yani bir daha da boks maçı ne zaman olur kim bilir zaten Wembley Stadyumunda. Hayat zaten anılar biriktirmekten ibaret değil. Onun için büyük bir anı. Kesinlikle. Şaşırdım bakalım. Tommy Fury yenilgisiz 7 maç, 7 galibiyet, 7 galibiyetini 4 Yıldırım son durumuna maç yapacak mı bilgisi olan. Deontay Wilder piyasaya çıkar yakındır Deontay Wilder. Şimdi biraz dinlensin. Yedi galibiyet ama tabii denenmedi. Babası Son arkasında. maçın aslına bakarsanız Tommy Fury Aynen öyle. çok da keyif vermedi.
hakem kararıyla kazanmıştı Anthony Taylor'la. Tabii aslında Jack Paul'la karşı karşıya gelecekti Aralık ayında ama kaburgası da kırık olduğu için olmadı. Bu maç öncesinde de rakibinden çok Jack Paul soruldu kendisine. Tabii bir YouTuber dövüşüyor. Tyron Woodley'i nakavt etti en son. Jack Paul. Jack Paul da konuştu. Yani ben Jack Paul'u kanepeden kalkarım. Pizza yerken, hamburger yerken sonra ertesi gün gider döverim. Kampa ihtiyacım yok dedi Jack Paul'u yenmek için. Ama benim meselem şu anda o değil diyor. Jack Paul da ya bu da iyi bir galibiyet, gösterişli bir galibiyet alsın da yaparız diyor. Jack Paul tabii boks dünyasını karıştırmaya devam. Ya bizim ring sporları biraz böyle diğer branşların dışında yani özgüven ister ama her şeyden önce bence insanın biraz daha duyarlı olması. Ben tek tavuk hiçbir şeye benzetmiyorum. Yani bestesi güftesi belli olmayan şarkı gibi. Yani nereye oturuyor? Yani et mi sucuk mu? Tavuk mu belli değil yani. Ama UFC şampiyonu nakavt etti. Eski UFC şampiyonu. Yani yenisiyle baş etmek biraz haddini bilmesi gerekirdi. Evet ama kendini de Jack Paul kabul ettirdi bir şekilde. Burada iki boksör de yerlerini aldılar. Tabii Tommy Fury'nin daha önce de söylediğim gibi İngiltere'de bir hayran kitlesi de var. Bu arada ben ilk defa seyrediyorum. Daha önce Evet. tabii seyrettim. Yani Evet, son maçı aslında bir ayak kırıklığıydı. Tommy Fury kendini tanıttığı yer boks ringi olmadı aslında. Love Island diye bir reality show var. Britanya'da orada finale kalmıştı. Tommy Fury'nin Oradan rakibi çok fazla zayıf bir takipçisi boksör. var Tommy Fury'nin. Oradan Tommy daha Fury bu fazla maçı ve, alır. magazine de düşmüş birisi. Bir influencer zaten sevgilisi. Molimo Hak. O da burada olması gerekiyor. Wilder'ın durumu hala belirsiz. Biraz tabii Tyson Fury'yi eleştirdi. Wilder'ın Bakalım durumu hala şimdi belirsiz. alıyor mu almıyor mu bunu göreceğiz. Tam Mustafa dedi her şeyi değiştirdi. tabii bütün yani Jake Paul'dan bahsediyoruz. Bence Tommy Fury influencer sevgilisinden bildirir diyeceğim de Tommy bahsediyoruz. Fury'yi de bu adam yenerse var ya, Yani 23 yaşında Jake şu Paul'u anda daha kimse susturamaz. Malikaneye taşındılar falan. Böyle bir durumları var Tommy Fury. Bu arkadaş 3,5 milyonluk markanda mı tutuyor? Sevgilisiyle evet. Birbirleri rahat bulabiliyorlar yani o kocaman markada. Evet, yani çıkan haberler işte malikaneyi yerleştirmeyi Aleykümselam. sonraya bırakmışlar. Sevgilisi bu maçı izlemeye buraya geliyor. Burada olması lazım. Evet. Tommy Fury o da. Üstad ücretsiz mi? Esport mu? Abisi Kısa bunu kariyerindeki en önemli eğitmiştir rakibi olacak, herhalde. ne olursa olsun. Boksiyanski buradaki performansı önemli olacak. 6 round üzerinden olacak bu karşılaşma. Bakacağız performansa, bu Jake Paul'u yenebilir mi? Rakibi zayıf bir boksör. Öyle çok zorlanacağı bir isim değil. Maç ne zaman başlıyor? Eğer yumrukları da yani yakışıklılığı fiziği kadar gitse kaliteli bir maç seyredeceğiz. Maça 3 maç var. Evet. Rakibi Maçta zayıf, tabii aynen ısınma öyle. maçlarıydı genç yıldız adaylarının ama bu karşılaşma biraz daha farklı. Özellikle Tommy Fury'nin nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Bu gece de öne çıkan eşleşmelerden biri ve başlıyoruz. Siyah eldivenleri de izliyoruz. İkisi Beyaz de düz guard. kırmızı şortuyla Daniel Botsianski ve onun karşısında siyah şortu beyaz eldivenleriyle Tommy Fury var. Bir sağ geldi Botsianski'den. Gölgeye bir sağ Fury. Tommy Fury 1.83 boyunda. Botsianski 1.90 boyunda, 7 santimetre daha uzun. Tommy Fury'den. Bunu da ringde görüyoruz zaten. Sol direk denemesi Fury'den. Bir sol direk daha geldi. İki tarafta düz gardı. Bir sol direk geldi Fury'den. Tommy Fury kötü bir boksör değil. Duruşu iyi, ayakları fena değil. Sol direk sağ. Hazırladı. İsabet var ama sarılıyorlar. Hakemden uyarı, enseye vuruş yok.
Yine bir sarılma. 1,5 dakika geride kaldı. 6 round üzerinden bu karşılaşmayı hatırlatayım. 6 roundlu bir maç. Karşılıklı sol direkler. Ziyanski sonra hazırlıyor ama sağında Fury'den geliyor. 10 maçlık bir galibiyet serisi yaratmıştı kendisine Bozianski ama son maçında teknik knockout oldu. Buna karşılık 7-0'lık karne Tommy Fury'de. Bazı yumrukları Tommy Fury'nin hiç iyi değil. Çok fazla sarılma Hani var. böyle Jackie Paulo'yu yener mener diyoruz ama bazı yumrukları çok kötü Tommy Fury'nin. Yani bu tarz bak boşa giden yumruklara, ezbere atılan yumruklar bu şekilde Jackie Paulo çıkarsa bizim ciddiye almadığımız YouTuber dediğimiz Jackie Paul götürebilir yani. Jackie Paul'la Logan Paul'un fizikleri doğrusunu söylemek gerekirse boksa yatkın, fizikleri var, kötü değiller. Sadece onların sorunu kafa olarak dayanıksızlar. Bu yüzden belki bir sorun yaşıyorlar boks ringlerinde. Ama bu tarz boks yaparsa Jackie Paul yenerse kimse şaşmasın. Çok akmıyor karşılaşma. Yani şu an Tommy Fury'ye baktığımızda Daha 5 round var. Neler olacağını göreceğiz. çok durgun boks yapıyor. Biraz daha hırçın olması lazım. Yani tanıma round olarak geçti. Tommy Fury yaklaşık 4 tane Jackie Paul, Logan Paul bunların enerjisi çok yüksek. Enerjisi yüksek ve ringde çılgınca dövüşüyorlar. Böyle kendilerini kanıtlamak, işte bir şeyler yapmak için hani savaşıyorlar yani. Bu yüzden mutlaka dikkat etmesi lazım. Jackie Paul o zaman boksör olsun. Maçlarda 2,5 rounddan sonra Boksör olmaz. Onların amacı YouTuber yani. YouTube'da şey yaratmak. antrenörlerin sesli rakipte Gündem yaratmak. Onlar da bunu beceriyor yani. Gündem yaratıp para kazanmak. ki şu anda olduğu gibi Ama bir yerde de seviyorlar bu işi yani. Mesela sevmeseler boks yapmazlar, MMA yaparlardı yani. Boksu seviyorlar. Bu da bence kötü değil yani. Bizim boksun içine gelen insanları, boksu seven insanları dışlamamamız gerekiyor. YouTuber olmazsa TikToker olsun, ne olursa olsun. orada Yani boksu seviyorsa bitmiştir yani. antrenör orada durabilir ki antrenör de burası hiç çıkartmaz zaten. Zaten çıkar. Sonuçta bu YouTuber'ların Bu işler sadece dünyada bir şey milyon değil. takipçileri var Yani ve 60 saniye- milyon kişi bunları izliyor. Doğal olarak da boksun da bir nevi reklamını yapıyorlar bu isimler. Para bu boksörleri çekiyor. Aynen öyle. Sağıyla iyi yakaladı. İkili kombinasyon boşa gitti. Hala tam kendine gelebilmiş değil. Bozianski. Boşa giden çok yumrukları var Tommy Fury'nin. Çok ezbere yumruk atıyor. 30 saniye geride kaldı ikinci roundda. Seyirci ringin etrafında biraz yoğunluk var. Tribünler tam dolmadı. Tribünler tam dolu değil. Yavaş yavaş doluyor. Biraz daha iyi gözüküyor. Bozianski. Sol direkte. Sağının gücünü gösterdi ama. Sarılma. Kolları da uzun tabii ki. Tommy Fury'ni görüyorsunuz. Ailece zaten. Ailece zaten. Özellikle. Vuruş mesafeleri çok uzun. Şimdi böyle uzun bacaklı sporcularda bir koordinasyon Bak çok ezbere yumruk atıyor bak Tommy Fury. Yumruğu atıyor. Rakibinin tam aşağı doğru atıyor yumruğu. Mesela şimdi yumruk böyle dimdik gelir vurur, doğru mu? Buradan yumruk böyle aşağı düşürüyor yumruğu. Buradan bu şekilde aşağı doğru atıyor yumruğu. Yani ezbere yumrukları var. Yani kontrolsüz yumruklar. Nizami yumruklar vurması lazım. Kolları çok iyi. Fiziği güzel. Omuz başları güzel. Yani ama çok mu öngörülü? boşa giden çok yumruğu var. İsabetsiz yumruğu çok. Sol direği çok fazla kullanmıyor. Şimdi solları şöyle bir uzattı. Tommy Fury. Solda. Evet durdurdu hakem. Bu vuruşlara zaten boksun içinde yer yok. Çok ezbere yumruk atıyor. Bak hakem bile durdurdu yani Tommy Fury'yi. Yani çok ezbere yumrukları var. Solda. Şimdi sağ. Şimdi bir kombinesi var Tommy Fury'nin. Fırsatını bulacak.
boyunca işte o knockout yumruklarını atıyor. Vuruşların hızı değişiyor. Bir sağ daha geldi. Şimdi biraz daha maç hareketlendi. Bu kez. Son 30 saniye giriyoruz ikinci Fury, rounda. Fury aparkat atarsa gider, yoksa Dilan vücut ve kafa dayanıklı. Bir kez boşa gitti. Aynen Çok öyle. iyiydi. Yanda kenarda babası konuşuyor sürekli. Arkadaşlar Frank Warren var. videoya beğeni koymayı unutmayın. Top rank'te Baba Bu bizim için beraber. önemli. İkinci roundda tamamlanmak üzere. Tyson Fury maçına gelince bir patlama yaşanır. Şimdi yavaş yavaş geliyor boks fanları. İkinci roundda bitiyor. Bu roundla ilgili izlenimim şu. Görüntüdeki boksör Tyson Fury. Tyson Fury ekranda. Wembley Stadyumuna girişi. Yine tabii Stadyuma taçları giriş yaptı herkesi, Tyson Fury. Eğlendirmişti işte yine dans ederek ufak dans figürleriyle Wembley Geliyor. Stadyumuna girişini gerçekleştiriyor. Hakikaten Ama sanki biraz böyle çok endişeli rahat. gibi Tyson Fury. Yani görüşmek onun için nefes almak gibi bir şey. Bir Bence. endişeli yürümek gibi bir şey. Yani gibi geliyor ama kendine güvenen, spiker rahat diyor ama bence bir endişeli gibi geliyor. ayrı bir değerlendirme açacağız orada. Şimdi Tommy Fury uzun kol avantajını görüntü sporcu kullanamıyor. Sebebi de şu. Daniel Bosianski Hocam ben Fury'nin düşeceğini düşünüyorum ama sağ attığı andan itibaren dur az yani başı da şeyi bir göreyim anda az bir saniye. farklı rotasyonla birlikte Seçkin hocam ben görüntüdeki sporcu hocam ben Tommy Fury'nin görüşü düşeceğini düşünüyorum ama bokstan kalkıp ilk TKO ile durabilirsin. alacaktır. Önce kontrol, sol yumruğu Şimdi atar. zaten Arkasından bir sağa boksörün en uzattığı büyük anda özelliği şu. eğer Düştüğünde vuruşla kalkıp sol dövüşmek. yukarıda, Allah var rakibin sağına Tyson Fury de yapmadan bunu yapıyor yani. uzatabilirsen, Düşüyor rahat kalkıyor adam ulaşabilirsin. maç alıyor yani. Rakibin sağına, kuvvetli tarafına ulaşırsan o yumruğu yersin. Oyunun sıkışmasının sebebi de şu. İkisi de çok farklı üçgenli birbirlerine atak yapıyorlar. Bak birazdan göreceksin. Daniel Bosianski sağ attıktan sonra çok fazla içine giriyor ve hedef bulamıyor burada Tommy Fury. Yani nereye atacağını bilmiyor. Ya sırtına geliyor ya başının arkasına geliyor. Şimdi sağları kullandı. Sol direkler de etkiliydi. Çok kontrolsüz yumruklar atıyor. Sağ boşa gitti. Bu bir Çok dakika kontrolsüz güçlü. yumruklar Mesela atıyor Tyson bir Fury, dakika Tommy sonra Fury. güç biraz daha azaldığı zaman o negatif ortaya çok daha rahat çıkıyor. Bak işte bahsettiğim pozisyon bu. Yani sen rakibine sol direk atıp sağ direk atacaksın ama Maçı bize de sağ direğine izletecek misin abi? ya sol gardını yukarıda Maçı tutacak veya vücudunu size kullanarak izletecek misin derken yani izletme şansımız yok, kimsenin yok. Telif denilen bir şey var. Direkt kapatırlar zaten. O andan çok rahat. Az bir saniye şuradan okuyayım. Normalde suratı sırıtır, şimdi mimik yok, ciddi 30 maçında içinde bir endişe son maçımdı demişti. Şimdi arkadaşlar niye endişeli ben söyleyeyim. Şimdi Dillian Whyte denilen adam savurarak yumruk atan bir isim. Sol direk ya da Savurarak yumruk atan bir isim. Doğal olarak da yumruğun nereden geleceği belli olmuyor. Dillian Whyte'nin bu yüzden de ters bir yumruk alıp yatarım gibisine düşünüyor. Sonuçta 30 maç var. 30'unu da almış. Belki bu son maç emekli olacak. Düşün, emekliliğe giderken bir tane yenilgi alıyor. Yani yenilgisiz emekli olmak var. Bir de yenilgi alıp emekli olmak var. Yani bu yüzden bu düşündürebilir ama tabii Tyson Fury ters bir yumruk gelmediği sürece bu maçı alacaktır yani. Tommy Fury'nin etkili atakları var. Bir tane aldı. Bosianski'den bir tane sağ aldı. Çok çabuk yoruldu Tommy Fury. Çok çabuk. Bak çok boşa giden yumrukları var Tommy Fury'nin. Bence Tommy Fury Jake Paul'la maç yapmasın. Yüzerek geldi adeta. Bir kulaç attı. Olsiyanski. boks tabiriyle atlayarak geldi. Evet. Ama yakalanmadı. Şanslı bu manada. Çok güzel bir sağ vurdu. Çok boşa giden yumruğu var Tommy Fury'nin. Çok isabetsiz yumrukları çok. Yani bu boksla iyi bir rakibin karşısına çıkarsa gider. Sağda yedi. Kontrayı. Tommy Fury'den. Bir önceki rounda göre daha Çok yaşlı geniş bir değil ama savunması var emeklilik aslında. için. Atılan yumrukların netliği de ortaya çıkıyor. Yaşlı değil, dövüşebilir. Yani Patronu emekli olacak. istiyor. Tyson Fury ekranda arkadaşlar. Çok Yine İnanılmaz dilini rahat sallıyor. bir Şimdi karakter biraz rahat. hakikaten. Tyson Fury.
Yani biraz daha sanki 12 round Bu adam ağır gerçek şampiyonluk maçına boksörler normal Sence değil diyorlar, doğru mu gerçek böyle aslı var. Bu adam normal böyle değil yani. karakteri böyle yani. Bence doğru yani. Onu o karakter yapan, bu. onu o Evet, yapan kimlik değil mi? Evet. Yani Kesinlikle. biz boksörler normal olamayız Aslında arkadaşlar. buralara Yani böyle normal geldi. insanlar gibi Neyse, olamayız. maçımıza dönecek olursak. Tommy Fury rakibe uzun soldan sonra attığı sağ direkt netlikleri ki ekranda da bunu net olarak görüyoruz. Çok daha fazla oldu. Uzun kol avantajını zaten mücadele mesafesine yaklaşık 1-1,5 metre seviyesine yaklaştırarak korudu. O da buna zaten avantaj sağladı. Aslında Tommy Fury'nin Aslında Tommy Fury tarzındaki sporcular bir nevi dilini arkada Fury. babasını Aynen. kendisine ispat etmek için Evet, uğraşıyor. yumruktan ezber ve de Böyle bir gizli oran sallaş var. atılan yumruklar netiyor. Bazen antrenörün Şimdi gözüne aslında girmek Tommy için Fury'nin fiziği seyirciden çok daha kötü değil. Fiziği iyi, omuzları üç ay falan boyunca, fizik 12 ay olarak boyunca iyi. seninle o çünkü. Hazırlık Doğrusunu yaptı. söylemek gerekirse Tyson Fury'den daha iyi mesela o Babası çok omuzları. dominant olduğu için işte biraz vücudu. vücuda girmek için uğraşıyor. Evet. Ama Ama bisikletli şampiyonluk tek bekliyor sorunu var. babası. Tommy Fury'den. Daha çok çalışıyor. Yumruklarını görerek atmıyor. Boşa giden çok yumruğu var. Tyson Fury eleştirmişti. Biraz kendine Bazı çekimden vermesi yumrukları lazım çok oraya. kontrolsüz. Dolayısıyla dediğiniz gibi kendini kanıtlama arzusu isteği de var Tommy Fury'nin şüphesiz. Bir de Wembley Stadyumunda. Şunu da sana söyleyeyim. Mesela Tony Fury'nin babası yani oğlunun yenilebileceği boksörle de eşleşmesini isterler biliyor musun? Yani biz sert kayayla da maç yapsın isterler. Çünkü o ruha sahipler. Acımazlar yani evladım. Ve o yenilgiyi de görüp kabullenir. Şu ana kadar iyi iş çıkardı. Ve yenilgisi yok tabii ki. Bu Puana kalırsa maç zaten Tommy Fury'nin. Puan olarak çok önde. kombinasyon geldi. Bu karşılaşma en zor eşleşmesi ama burada da iyi gözüküyor. Şimdi bir sağ daha geldi. Yavaş yavaş seviyeyi yükseltecek şüphesiz Tommy Fury. En son maçını ne zaman yapmıştı Yücel? Tommy Fury en son geçtiğimiz yıl Ağustos ayında. Aralıkta işte Jake Paul'la karşılaşacaktı. Kaburgasından sakatlandı. Bir de bir enfeksiyon sorunu vardı. Dolayısıyla biraz uzak kaldı ringlerden Tommy Fury. Yani yaklaşık 8-9 aylık bir zaman. Yani sporcunun antrenmanla o süreye geçirmesi, burada sakatlığından çıkması kolay değil. Yani porseleme, iyileşme, ödemin atılması, fasyanın yenilenmesi yaklaşık 3,5 ay orta yapıyor. Ki boks gibi yani yakın temas sporlarında bu çok daha dezavantajlı bir duruma getiriyor. Sol elmacık kemiğinde de bir açılma var. Ozyazki. Maç başladı arkadaşlar. İşte yani o Arkadaşlar maçın geride başlamasına 3 çekildiği maç zaman var. Otomatik olarak kafalar Bu maçtan sonra 3 maç var. Bir saniye. 3 maç var. Bu maçtan sonra. Ozyazki'nin. Sağ parkat Ozyazki'den. Tommy Fury karşısına aldı. Gövdeyi bir sağ. Güzel. Gövdeye vuruşları çok atmadı Tommy aslında. Fury'nin Biraz Tommy Fury'nin kendine kısa açık gözüküyor. Ozyazki kısa yakından da dövüşmeyi öğrenmesi lazım. Şimdi kollar çok Yani uzun yakından da olsa, sadece bu uzak dövüşecek bir şey değil oradaki diye bir şey yok kolları boksta. rakibe uzatamaz. Yakından da Yani biraz ileri mesela uzatsak kısa kollar mesafeden de ne birbirine yapması temas lazım? etmez. Yani rakibin arkasına Aparkat bakmak. kroşe vurması Eğer lazım bu bedene yani. sahipsen Saat kaçta sağ başlar? direkt senin temel anahtar yumruğun olacak. Arkadaşlar Rakip sendeleyip de iplere doğru gittiğinde 1 eğer saat, mesafen 1,5 saat sonra falan başlar alan maçlar. müsaitse, pozisyon da buna müsaade ediyorsa o zaman Ve bize izletecek misin? sol aparkat kroşe tamamlayıcı üst dörtlü kombinasyonu yapıyorsun. Yoksa hani kroşe aparkatlara çok fazla burada ihtiyacın olmuyor. Direklerin iyi olduktan sonra. Evet, 4. roundda tamamlandı. Arkadaşlar sürekli söylüyorum. Telif hakkı var. Bu yüzden kimsenin bunu gösterme şansı Biraz yok. burada Tony Fury de aslında yoruldu biliyor musun? Ne kadar dinç gözükse de. Çünkü boksun temel kuralı içerisinde şunlar da var aslında. Sen rakibe hücum yaptıkça, etkili yumruklar attıkça, maçı domine ettikçe, rakip geriye doğru savunmada oldukça sürekli geriye çekilip de hani defans içinde atağı kontrol ettikçe rakip çok daha fazla yorulur. Arkadaşlar açıklamalar kısmında sorular var. Soruları cevaplayalım. Sorular hakkında düşüncelerinizi söyleyin. Bir de videoya beğeni koymayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Time zamanının Tyson 3 Fury dakikadan 0 saniyeye doğru gelmesini kontrol ettikçe atak yapan sporcu bunu hiçbir zaman kontrol etmez. Dylan White maçına Daha kadar daha hazır, daha kalıpları içinde durur. biraz Bundan da dolayı da şey yapmamız Tony Fury lazım. ne kadar da yorulsa rakibi yatıracak yumruklara yani istiyor fakat ulaşamıyor. Tyson Fury bakınca boşluğunu kim dolduracak? Tony Yoka. Göstermiş olması gerekiyor. Bir saniye. Bundan sonra biraz daha dengeli ilerleyecek. Evet, 2 round kaldı zaten. 5. Tyson Fury'ye bakınca boşluğunu kim dolduracak? Tony Yoka gayet iyi bir boksör, doldurabilir. Yok, bence
Tyson Fury'nin yerini dolduramaz. Ben zannetmiyorum yani dolduramayacak. Wojciechowski. Tyson Fury'nin Tyson Fury bambaşka bir renk. Boks ringlerinde. Tommy Fury. Tommy Fury'yi atarken gördük de acaba Maçı başka hiçbir defanstayken platformda ne yapalım? izleyemez miyiz? Link yok mu? Nasıl ya? Wojciechowski'nin Bir yine kafa saniye. kafaya çarpıştılar tabii orada. Hakem Tommy Fury'yi uyarıyor. Defansta kalacak. Başladı, bir maç rakiple yeniden karşılaşmadı başladı. şu ana kadar. İşte orada görmek Tabii. lazım. Meziyetler orada çok daha fazla ortaya çıkıyor. Sol direk. Wojciechowski'den. Şimdi bir sağ geldi. Temiz bir sağ buldu Tommy Fury. Karşılık geliyor Wojciechowski'den. Ama çok sert değildi Wojciechowski'nin vuruşu. Sağ hazırladı. Tommy Fury üzerine doğru gidiyor. Yine bir sağ. Tommy Fury çok göstere gösteriyor. Rakibinin kaşı açıldı. Büyük bir ihtimal bu maç da bitecek. Sol bir sağ daha geldi. Sağ parkı isabetli bir sağ kroşe daha buluyor. Sanılıyor burada Wojciechowski. Rakibinin kaşı açıldı. Bu maç da 40 bitecek. saniye var. Arkadaşlar Tyson Fury Ayırdı. İkiliyi. Dylan White'a maçı erken başlayabilir. Bu yüzden ekranları başında olun yani. Maçı bekleyin. Ve çok da etkisiz farkındaysan. Yani tamamen kendini kontrol etmek için oynadıkları. Biraz sol kısmında kaybetti. Hasar da aldı tabii ki. Sol kaşı açıldı. Sol elmacık kemiği açıldı. Sağ kaşında da bir açılma var. Wojciechowski'nin. Her atak bir benzeri farkındaysan bir önceki. Evet. İlk rounddaki gibi çok fazla sarılma olmaya başladı. 12 round Karşılaşmada sürer. aynı zamanda 5. roundda son dakikaya giriyoruz. Puana kalırsa Bedensel kesin güçlü Fury yaşayan alır. bir Doğru. insan. Aynen öyle. Yani altı diyecek yumruklar atması mümkün değil. Bekleyemezsin zaten. Güzel bir sağ parka. Yakaladı Tommy Fury. Bir sol direk arka bir sağ daha geldi. Bir sağ daha. Net vuruşlar alıyor Wojciechowski. Tommy Fury çok ezbere dövüşüyor. Şimdi gözüne bakıyor yani maçı bitirsin diye. Tommy Fury çok ezbere dövüşüyor. Yani eller de düşmeye başladı Wojciechowski'de. Yani yumruklar o kadar vurursuz geliyor ki bir sağ Knockout. yere indirmeyi başardı. Wojciechowski. İşte ama hakem bıraktıracak büyük bir ihtimal. Bence bıraktırsa daha iyi hakem. Sonunda o direnci kırdı. Tommy Fury. Hakem sayıyor Wojciechowski'ye. Yok, Bir şey bıraktırmadı. kaldı mı? Wojciechowski de devam ettirdi hakem ama yakından izliyor. Bir sol direk bir sağ daha geldi ve araya girecek mi hakem? Girecekmiş gibi geldi ama sarıldıklarını görünce bıraktı. İyice dengesini de kaybediyor. Wojciechowski bir sağ daha denedi. Tommy Fury. Tekrar bir sarılma. Evet bu roundda bitecek öyle gözüküyor. Bakalım. Bir sol direkt sağ parkat. Round da bitti. Wojciechowski'nin köşe gönderecek mi son roundda? Yani akıllı bir antrenör aslında yani son rounda çıkartmaması lazım. Çünkü sağlık her şey. Tommy Fury'nin performansı çok kötü. Görüntü Boşa sporcu, giden çok yani yumruğu var. Wojciechowski'nin son roundda Biz zaten- Jake Paul maçı diyoruz ama Jake Paul'u bu boksta da yani Zaten kesin destek yener diye bir şey yok. yani şu mücadeleler- Jake Paul kendini de geliştiriyor. Zaten yerler Para bu. biliyordur. En İyi azından antrenörleri mental olarak tutuyor, sana karşı. iyi antrenörlerle çalışıyor. Yani Sparringler beşinci yapıyor. roundda gördüm. Yani Wojciechowski dövüşme isteğini de kaybetti. ben zaten. artık İşte inancımı burada yitirdim hakemler yani çok- Tommy Fury yani çok fazla görev düşüyor. Yani bu boksta maçı kesin bir roundda uzatmanın bir Jake gereği yok. Paul'u Sporcunun yener sağlığı deme çok şansım yok benim. Sonuçta bir round devam etse. Hiç sorun belli yok. olmaz. Fakat inisiyatif denen kavramı ilgili içinden sporcuya bakarak almaları gerekiyor hakemler. Bunu bazen Türkiye'deki maçlarda yaşıyoruz. Yani bir taraf derbeden olmuş, bir taraf ayakta hala o maç devam ediyor. Gerek de yok. Bir sonraki maçları etkileyebiliyor. Ruhsal olarak bir kişiyi yine yıkım yaşıyor. Wilder maçında Tyson Fury ile maç yaptığında antrenör ne kadar akıllıca bir hareket ettiğini maçı durdurdu. Havlu attı. Kötü bir antrenör muydu? Hayır. En doğrusunu yaptı. Sol direkler net. Tommy Fury'den. Sağ boşa gitti. Tommy Fury ile ilgili sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bu tip sporcular Başladı mı? yani dönerek Yok, yok arkadaşlar, maça daha var. olamaz. Çünkü bedensel dezavantajları var. Rakip karşısındayken daha başarılı oluyor. Yani uzun bu hani eskirim yumruğu dediğimiz uzun sol uzun sağlarda daha avantajlı. Ama iş kroşe ve aparkatlara girdiklerinde dağınıklıkları ortaya çıkar. Şu anda gördüğü gibi. Bunu değerlendirebilirsen bir rakip olarak bu tip sporcuları çok daha rahat yenebilirsin. Bu yüzden merkezde olan, kontrolü kaybetmeyen, dönerek de iyi vurabilen
ve merkezden çıkarak uzun yumruklar kullanan sporcuların hepsi çok başarılı olmuştur. Taktik burada devreye giriyor işte. Eyvallah. Sağ aparkat yakın geçti. Tommy Fury'den bir sol direk uzatıyor. Tommy Fury yanlış boks yapıyor. Bak Tommy Fury'nin güzel bir fiziği var. Geldi sol. Çok iyi bir boksör Ardından Tommy olabilir. Mesela iyi işler yapabilir ringde ama yanlış boks, yanlış çalışma, yani ayakta bazı bitirecek şeyler mi? size maç kaybettirir. Ondan Bunlardan bir şey tanesi de gelmiyor Tommy zaten. Fury de Birkaç bundan boks sonra dışında. kendi gibi, kendi tarzında böyle iyi boksörlere karşılaştığı zaman Botsianski. doğal olarak maç kaybedecektir. Şu resmen Çünkü şu performans hiç hoşuma gitmedi benim. Yani çok fazla hasar aldı ama kanına da devam etmiyor. Bu şekilde maçları devam ettiriyorlar ama antrenör Fury'nin dediğimiz son gibi maçı, o devam ettirmeyi vay be. tercih edebilir. Çünkü Fury'nin Buradan maç alma son durumu maçı yok. ben Fury'yi çok şanslı bir boksör olarak görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Allah yürü kulum diyor mu? Yoksa Tyson Fury'ye birileri yürü kulum mu diyor. Yani yürü mü diyor. Yani bilmiyorum ama bence o çok şanslı bir boksör. Yani her konuda, bu yüzden de şu an bulunduğu konumda yenilgisiz bir şekilde Klitschko gibi bir boksöre yaptıkları maçta aslında Klitschko'da aldığını inanmıştım maçı. Hatta onunla ilgili birçok yorum var. Ama rakibin karşısında uzun direklerle rakibi kontrol edip teknik knockout Fury alır düşüncesindeyim. böyle de başarılı oldu. Teknik knockout'ta Fury alır. Bence de birileri yürüttü. Tony Yoka tek favori. kararına gideceğiz. Tommy Sol çöp. kont geliyor. 6 round tamamlanıyor. Tommy Fury. 6 round bitti. 3 maç kaldı arkadaşlar. Net bir galibiyet. Tyson Fury'den White maçın 3 maç kaldı. Dedim ya ilk defa seyrediyorum. Daha önceki maçlarına hiç bakmadım. Ki abisinden Fury dolayı da Klitschko zaten maçında bak, doping ile bu adam çıkmıştı. Yarışabilir mi? Şöhreti vardır. Fury alır Fakat maçı bence Boksiyanski garanti. Yani tam dişine göre bir. Hangi kanalda? Esport Plus. En azından 8-9 aylık bir aradan sonra tekrar ringe geri Maç dönmesinde Esport Plus'ta. eksiklerini gördü, fazlalıklarını gördü. Dizon Yapması Esport gerekenleri Plus. köşe adamları zaten değerlendirecekler. 4 ve 5. round hariç genelde temiz bir boks yaptı. Birbirlerinin güçlü taraflara çok fazla yaptılar. İki taraf da heyecanlıydı. Görüntüdeki sporcunun belki farklı bir Tommy şöhreti Fury- olduğundan dolayı farklı bir heyecanı vardı. En azından organizatörle yan yana. Olur. Sen bir eve gel. Kenarında, kendi memleketinde. Maça yetişirsin. Aynen yetişirsin maça. Çok uzak değilsen tabii. Frank Warren da konuşuyor. Frank Warren da tabii yatırım yaptığı boksörlerden biri tabii Fury. O ringe gelirken bahsettiğim gibi Abi neler yapıyorsun? kendi etrafında bir ilgi alanı olan bir boksör. Ama çok da kolay olmayacak gibi gözüküyor. Bir şey yaptım yok valla. Şu anda boks maçlarıyla ilgileniyorum. Sosyal medya takipçi sayısı bu tip organizasyonların şemasını değiştirdi. Hani pek çok boksör, önemli dövüşçü mesela Jack Paul'la maç yapmak istiyor yani. Kolay para olduğu için. Sonuçta Tyron Wood'un knockout oldu. Tyson Fury'den sonra bunu da yürütebilirler ama Parlay para. ben Tyson Fury gibi bunun yürüyeceğini zannetmiyorum. Tyson Fury yine dövüşüyor. Kesinlikle. Zeki bir boksör, akıllı bir boksör. Tabii ki Abisinin fiziği çok kötü ama teknik bakımdan çok üstte. Aynen öyle, aynen öyle. UFC'de Tyson Fury dövüşüyor, akıllı boksör. Kolay kolay yumruk almıyor, çamura yatıyor, rakiplerini fizik üstünlüğüne eziyor. Yani psikolojik men etkiliyor. Tyson Fury'nin özellikleri var. Ellerini çok iyi kullanıyor. Refleksleri iyi. Fena değil. Fena değil. Dylan White de buna çok karşı çıktı tabii. 7.3 milyon dolar Zorlu ve olacak. güçlü rakiplerin Değilsin karşısında alıyor bütçenin. onları bile Nazaran da psikolojik men artı etkiliyor. 4 milyon Özellikle de dolar Klitschko olacak gibi bir aynı boksörün zamanda. karşısında ellerini arkaya bağladı. Tony ile Usyk maç olur mu diyordum. Usyk Joshua maçı olmadan şimdi Usyk git falan kapışır en aşağı. Maç başladı mı hocam? Piramidimi nasıl görüyorsun? Maç başlamadı. Jake Paul vs Tommy Fury kim kazanır? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Jake Paul, Dayanıklı bir rakip değil. Jake. Jake Paul Tommy Fury maçında ben şu an ortadayım. Kimi kazanacağı belli olmaz. Öncesinde Tommy Fury kazanır diyordum ama şu an diyemeyeceğim. Aynen Düzon bu maçı veriyor arkadaşlar.
Vizyon da veriyor bu maçı. Jake Paul'a nasıl bir mesaj göndermiş oldun? Bu Jake Paul'u öldürecek. Ben gerçek bir profesyonelim. Senin kariyerini bitireceğim ve aptalsın sen. Senin kariyerini bitireceğim Jake Paul diyor. Sen aptalsın diyor. Seyirci senin arkandaydı. Wembley'de dövüşmüş olmak nasıl hissettiriyor? Herkese çok teşekkür ediyorum bugün burada olan. Ana maçın keyfini çıkarın ve harika bir gece çıkarın. Sen 22 yaşındasın, abin 27 yaşında dünya şampiyonluk maçına çıkmıştı. Ne düşünüyorsun? Her zaman amacın dünya şampiyonu olmak. Bu boks da zor. İlk karşılaşması. Maç hangi kanalda? Esport Plus. Bu boks da zor şeyin işi. Tommy Fury'nin işi. Ana maç harika olacak. 5. roundu geçmeyecek bana kalırsa. Tommy Fury ana maç diyor harika olacak. 5. roundu geçmeyecek diyor. Evet, direkt olarak daha ilk soruda Jake Paul'a zaten meydan okudu Tommy Fury. Çünkü Sen para diyor, orada yani. Jake Paul için aptalsın diyor. Senin diyor tüm kariyerini bitireceğim diyor Jake Paul için. Tommy Fury bakalım bitirebilecek mi? Gerçek sporcuların aynı ringde buluşmasını ben biraz vahim buluyorum. Çünkü ring sporları Arkadaşlar videoya beğeni koymayı unutmayın. Bir de abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olmayı unutmasınlar. hepsine saygılıyım. Lakin her Bildirimleri sahne, her açın, saniyede sonradan da bizi bravo, unutmayın. Mücadelenin içinde bir temas olduğu olaylarda Şu anda rakibini stat asla çok dolu asla değil. hafife Yani alamaz. Şimdi bu zamana kadar biraz dolması lazımdı. YouTube'da çok meşhur olmuş. 94 Ben çok takip etmem, sosyal medyada. bin kişilik statta bilet kalmadı diyorlardı ama Çok da tercih etmiyorum. genelde maça yakın Kaç kişi var? hemen doluyor ama maça da 3 maç var. En azından sporcu dövüşçü olarak. 3 maçta bakalım dolacak mı stat diyor. Bu ringde aldığım her bir darbenin Ama sonrasında çıkacağı veya aldığım her gelenler bir, de sert az mücadele geliyorlar yani içerisinde öyle çok yankının akın alem akın olarak gelen yok. vereceği hasarlar yıllar Küçük sonra devreye gruplar giriyor. halinde gelenler var. Yani bu beyin ve omurga sağlığı denen çok farklı bir ritüel kurmaya başladı. Ne kariyeri vakti. Gennady Golovkin son maçını izledim abi. Aynen Gennady Golovkin'in son maçını izledim. Merkezlerine başvurarak Artık tekrardan Gennady Golovkin doğrusunu söylemek gerekirse sonlara doğru geliyor yani. Artık sosyal medya burada çok büyük bir durum ama bence ring sporları emekli olsa daha iyi olacak. Benim şahsi fikrim. o zaman herkes o zaman hani arabesk popçuya meydan okusun. Popçu hani klasik müzik çalana meydan okusun. Yani bu iş bence bir ciddiyet ise. Yani bunlar oluyor tabii ki ama Jake Paul konusunda tabii bir parantez açmak isterim. Ben de benzer düşünüyordum sizin gibi ama Jake Paul tabii güreşmiş kolejde, güreşmiş birisi ve uzun süredir, çok uzun süredir boks çalıştığını da anlayabiliyoruz. Yani hani sıfır bir sporcu değil, sıfır bir boksör değil. Yani bunu maçlarında da gösterdi. Tabii Jake bu, Paul diyor arkadaşlar ama Jake Allah'ın Paul Tommy eşit Fury ile olması karşılaştığında tabii gerçek dövüşçü, Jake Paul gerçek hırçın dövüşüyor. Yani ayakları da biraz çok göz kötü ardı değil. edilmesi Yani oluyor ama Tommy Fury kesin sıfır değil. Ama yener sıfır deme olanlar da şansımız var yok tabii. yani. Yani ondan özenip buna çıkıp kendi hayatını da başkasının hayatını da tehlikeye atabilecek isimler de var. Onlara örnek olmak açısından iyi bir örnek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ya ben her şeyin para olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki para şu zamanda çok kıymetli bir değer olarak gözükebilir ama lakin sağlık her şeyden çok daha önde gelir. Evet, bu konuları daha çok konuşacağız tabii ki. Gecenin 4. karşılaşmasına geçiyoruz. 4. maç başlıyor arkadaşlar. David Adelaide. Burada onu izleyeceğiz. Chris Healy karşısında olacak. Ağır siklete bir başka isim. Tabii bir favori olacak. Bu maç da erken bitebilir. Maçlar erken bitebilir bu akşam. Galibiyetini izledik az önce. Fury takımından ve şimdi David Adelaide'i izleyeceğiz. O da Fury takımından. Aynı zamanda Chris Healy. O ligdeki yerini alıyor. 9 galibiyeti var. 8 kez yenildi kariyerinde Chris Healy. Ve David Adelaide o geliyor. Ekrana yenilgisiz Fury boksör. son Daha maçı 25 ne yaşında, kariyeri var. 8 galibiyeti var. 8 galibiyetin 7'sini knockoutla elde etti. Büyük bir ihtimal Tyson Fury'nin son maçı. Nijerya kökenli. Bu maçtan sonra emekli olacağım dedi. Bakalım olacak mı? Londralı ama kendi evinde, kendi şehrinde dövüşecek aynı zamanda. Anthony Joshua ile daha önce antrenmanlar yapmıştı. Gecenin son Anthony maçı Joshua da yani. tabii ki Aynen kendi gecenin son kökenli. maçı.
aynı zamanda ve Tyson Fury'nin takımından David Adelaide. Tyson Fury Dillian White karşılaşmasında tabii 8 hafta kamptaydı. Antrenman partnerliği yaptı. Boksün Tyson içinde Fury torpil ve var Tyson arkadaşlar. Fury diğer Abi bize antrenman de partnerleriyle göster, biz de bakalım. çalışma fırsatı buldu açıkçası. Bu da onun için çok çok önemli bir avantaj oldu. Onlar kimdir? Tabii söyleyelim. Arkadaşlar Park resmi telif dünya hakkı şampiyonu denilen bir şey var. Martin Yani ben McCoy gösterdiğimde ve Gerald otomatikman Miller zaten kapanacak topuk yani. cezası almıştı Gerald Benim Miller ama Tyson canlı Fury, yayınım da kapanacak. Yani Jared gösterme Anderson şansım ile yok. genç yetenek o sakatlanınca takıma davet etti. Ve o da sonuçta döneminde önemli bir isim. Gerald Miller bu isimlerle de antrenman yapma fırsatı buldu. Dolayısıyla Adelaide için 25 yaşında çok önemli bir kamp dönemi onun içinde geçmiş oldu. Şimdi böyle genç sporcuların, usta sporcular yanında pişmesi tabiri caizse tırnak içinde kariyerleri için çok önemli. Her defasında bir usta sporcuyla girmiş olduğu bir eldiven her geçer arkasına bıraktığı bir round onun için müthiş bir seviyeye yaklaşmış. Antrenmanlar kişiyi bir yere kadar taşır ama sparring antrenmanları insanları çok daha ileriye taşıyor. Çünkü yani bir Maç kol kaçta? vurmak, düzeltme antrenmanı yapmak, lapaya vurmak veya model yapmak boksta çok değerlidir. Ama sparring hepsinin bir karmasıdır ve hepsinden çok daha değerlidir. Arkadaşlar maç 2 maç sonra başlayacak. Ispatlanmış başarısı olan 2 maç sonra maç başlayacak. Kazanmış olduğu tüm Dur bir değerleri saniye. arkasında bıraktığı kamp sürecinde bu maçta göstermesi lazım. Sadece. Evet, bunları da göreceğiz gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü şöyle bir durumu da var tabii. Yani bazıları mesela suyu kesiyorum. Bazıları vardır dövüş sporlarında hani antrenman sporcusudur. Bazıları vardır maç sporcusudur. Eğer iyi antrenman yapan maç sporcusuysan tadından yenmez. Müthiş bir keyif alırsın senin. Pardon. Burada çok motive olduğunu söyleyecektim tabii. Kolunda genç bir çocuk dövmesi var aynı zamanda Adelaide. Ve bir boks eldiveniyle Wembley stadyumunu gösteriyor. Böyle bir dövme yaptırmış kendine ilk profesyonel maçının ardından. Yani rüyası burada dövüşmek işte. Teşekkür ederim. Ve 9. maçında Wembley stadyumunda dövüşüyor. Rüyasını gerçekleştiriyor aynı zamanda. O sebeple dedim. Burada çok iyi bir Adelaide izleyebiliriz. Tabii 9 rakamının büyük bir aslında yansıması var. Bir tanımı var, bir değeri var, bir manası var. Böyle hani sevgi boyutunda ilerleyen insanların Ben yatarım, yarın bakarız. Bu arada ben kung fu yapıyorum. Yeşil kuşağım var. Doğrudur. karşısına çıkartıyor. Evet. Kuşağın şeyini, rengini değiştir. Daha iyi renklere İşte tam şu getir. çocuk. Sol pasısındaki işte. O eldiven tutan çocuk o. David Adelaide. Ve üniversite mezunu olduğunu da belirtelim tabii ki. Böyle çok boksör bulmakta zor. 21 yaşında Wolverhampton Üniversitesi'nden mezun oluyor. İşletme mezunu David Adelaide. Tamam işte güzel. Akıllı boksör akıllı olacak. Ailesi aslında profesyonel Üniversite boksör mezunu olmasına olması karşı çok güzel bir şey çıkıyor. bence. Ama o Yani çok daha iyi dövüşür. profesyonel boksör. Akıllı boks yapar. 14 yaşında. Tanık maçı gene. Daha doğrusu boksu seçiyor 14 yaşında. Aynen öyle. Yani eğitim düzeyi yüksek ailelerden de bazen yani iyi sporcular çıkıyor. Çünkü çocukların çoğu çok yalnız kalıyor. Ancak o alandan kendini ispatlamasıyla birlikte çıkmak istiyor. Boks da onun için iyi bir yarış zaten. Görüntü olarak aslında Ya Yücel çok affedersin. Ya ben bir sporcunun şöyle yani fizikle buralara çıkmasını çok fazla istemiyorum açıkça. Yani bu benim kendi görüşüm. Bunu da her zaman savunmuşumdur. Yani boks gibi kimlik sporu yapıyorsan şu fizikte şuraya çıkmaman lazım. Ne kadar da ağır fizik olsun. şu fizikle Yani derken, insan bir 8 hafta diyet yapar. Biraz şu fizikle çıkma derken olay biter yani. Enduriz de çıktı. Enduriz daha kötü bir fizikle çıktı. Anthony Joshua'yı yendi. Diyor ki bu fizikle şuraya çıkmaman lazım. Doğru ama Anthony Joshua da çıktı. Ne oldu? Enduriz yendi. Fiziği çok kiloluydu. Ama yine de onu geride bırakmasını bildi. Doğru mu? Adelaide en son geçtiğimiz yıl Kasım ayında dövüşmüştü. 5 aydır dövüşmedi. David Adelaide. Ters kalktı Haley. Gövdeye gitti. İkisi de kilolu. İkisi de kilolu boksör. İkisi de güçsüz vuruyor. Çok iyi gözüküyor Adelaide. Bir Joshua eskisi Yani gibi ikisi de yavaş. İkisi de birbirine yumruk atmıyor, korkuyor. ciddi fizik. Al sana boks. Zamanla işlediği zaman tam bir makineye dönüşebilir. Diyor ki sen benim canımı yakma, ben de senin canını yakmayayım. Böyle geçinelim gidelim diyor. Bu saatte Haley. Birbirlerini hiç üzmek istemiyorlar. Canlarını yakmak istemiyorlar.
Tyson Fury ile Dillian White Yani gecenin bu şekilde başında şu anki maç. Ring Magazin kemerleri için karşı karşıya gelecekler. Bir sol sağ geldi. Gardı yüksek yerleri. Gövdeye bir sol. Sağ geldi. Adelaide. Maç bir anda ortamın enerjisini düşürdü. Yani onların ağır oluşu ringde Gövdeye. önemli olan yetenek değil mi abi? Kilo çok Geliyor ama işte sorun mu? atmıyor. Atamıyor daha doğrusu. Yani aynen öyle. Tabii ki önemli olan dövüşmek. Yani yetenekli olmak. Tabii ki öyle. Mesela Andrew Ruiz'in de nasıldı yani kiloluydu. Anthony Joshua'ya nasıl yumruklar savuruyordu çırparak. Yani nasıl yumruklar vurdu Anthony Joshua'ya. Yani şimdiki boksörü söylüyor da Andrew Ruiz de kilolu ama Anthony Joshua'yı yendi. Gücünü yüklemiyor güçlerine. David Adelaide. Arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse bu Muhammed Ali, Mike Tyson, Yıl sonunda Britanya Muhammed Ali, şampiyonluğunun Mike Tyson, hedefini söyledi. Lewis, David Adelaide. Bunun içinde Haney David maçları gibi bu Crawford, şekilde ya da Cash ki maçlar Henry gibi eski hedef enerji atıyor. yok yani eskiden boks Öncelikle bu maçı daha kazanması fazla lazım tabii ki. izleniyordu, enerjisi çok yüksekti. Ama son zamanlara doğru sanki biraz da Şimdi bir soldan boks önce çıktı oradan. basitleşti. Yani biraz daha normal olmaya başladı. Güzel bir sol. Grant geride kalıyor. Şimdi ben bu tip sporcuları seyrettiğim Bu maç zaman, bitmez. yani ekrandaki David Adelaide gibi Mike Tyson'ın çıtayı ne kadar yukarıya taşıdığını görüyorum. Tommy Fury geliyor ekranlara. Tommy Fury, Tyson Fury ile selamlaşıyor. Soyunma odasında. Mike Tyson'ın çıtayı ne kadar yükseğe çıkarttığını görüyorum. Çünkü siyahi sporcularda genelde o patlayıcı kuvvet özelliği, yerinde durmaz enerji yapısını izleyenler bekliyor. Tyson'dan sonra. Yani Lewis'le birlikte o klasiği görmek istiyor. O pırıl pırıl işleyen yumrukları görmek istiyor. Fakat boks o kadar farklı bir spor ki. Yani o bir topacı döndürürsün, etrafındaki her Boks şeyi ticarete dönerek dönüştü, gücünü alarak zevk devam yok. eder. Aynen Aynı öyle. onun gibi sporcuları seviyor. Boks artık şeye dönüştü. İzleme, reklam. Fizik olarak gayet Biz kimden genç, para kazanabiliriz? 18 tane maç yaptı. Nasıl para kazanırız? Kimin olduğu Fakat ilk umurunda hafta değil. vermiş Biz olduğu izlenim kimi bilmiyorum. popüler Bunu yapalım alması ve için karşısına o ilk baştaki kimi istediği yem antrenör olarak belki çıkartalım. daha durağan bir boks yapmasını Onu yensin, kalmadan temiz onu yumruklar atarak o popülerleştirelim roundların ve arasında sonrasında da bırakması, üzerinden roundunu. para kazanalım. Bu Nasıl roundun para nasıl kazanalım? roundlar Dünyaya biz bu değerlendirmesi. boks maçını izletelim. O yani fiziğini Yani biz iyi bir şekilde kullanabiliyorsan parayı kazanalım. almış Boks artık olduğu böyle eğitimin yani. önemi kalıyor. Mesela Yapmış olduğu spor Canelo eğitimi Alvarez'in önemi maçları niye kalıyor. izleniyor? Sporcularla yapmış Dünyada olduğu bir yıldız. Yoksa hepsi Canelo Alvarez dediğin zaman dünyanın dört bir Sadece yanındaki fizikleri boks var. hayranları, boks taraftarları bu maçlara akıyor. Niye akıyor? Güçlü, 7 yaşında bir nakavt olsun. edici özelliği var. Korunuyor her türlü. Arkasında yürü diyen Sağ bakatları iş gövdeye adamı var. getirdi Adelaide. Zengin, para var. Yani Ufak bir uyarı. Kapanıyor. Paris maçında dediği ya maçın heyecanını gölgeledi bence. Prim ve kaybetmemek için hiçbir bir saniye. Bakın arkadaşlar boksun gitgide kalitesinin düşmesinin sebepleri çok. Aslında ben bunu size anlatsam yani aslında bir olay olur yani olay olur. O yüzden fazla bu derin konulara girmeyeceğim. Ama zamanla bazı şeyleri tabii ki anlatacağım. Prim veya kaybetmek için hiç bir ortaya konulmuyor. Ruh, dövüş yok. Smackdown'da döndü bir de senaryo yazın tam olsun. White şimdi arkadaşlar boks dünyada boks. Şimdi Muhammed Ali Clay zamanında, Mike Tyson zamanında bazı şeyler var. Bu yapılan ne gibi mesela Muhammed Ali Clay'in hayat hikayesi, Muhammed Ali Clay'in sözleri, Muhammed Ali Clay'in yaptığı her şey dünyada gündem oldu. Her şey. Aynı şekilde Mike Tyson'da. İşte ikisinin hayat hikayesi ise insanları çok
farklılaştırıyor. İşte Muhammed Ali Clay'in işte yenildiği maç, sonrasında işte Mike Tyson'ın hocasıyla görüşmesi, işte yanımda bir boksör var, işte bu işte şu ismi yenecek demesi, sonradan Mike Tyson gidip o isimle karşılaşması, onu nakavt etmesi sanki bir tesadüf gibi ama yani baktığın zaman bu hikayeler aslında dünyada boksu bir yerde çok popülerleştirdi. Önemli bir ismi de Boksun bir yerde gelecektik Jared Anderson. çok farklı bir spor Ama olduğunu, maalesef sakatlandı. Anthony boks Yarde bu gece dönecekti. O da efsane sakatlandı. barındırdığını, işte Muhammed Ali gibi, Mike Tyson gibi. Mesela Son dönemde benim bu iki ismi hep biliriz. Muhammed Ali ve Mike Tyson. burada da Mesela anlatma fırsatı bulmuş. Mike Tyson'ı yenen Atlas'ta ismi aklıma gelmiyor şu anda. geride kalıyor. Bu round'u daha temiz bir Adını boks siz yaptı. söyleyin. Dilimin ucunda ama söyleyemiyorum yani. Niye o isim Biraz aslında yani efsane olmadı? İki defa Mike Tyson'ı yenmiş bir isim bu yani. bazen sporcular geri adım atarlar. Ha, aynen. Kontratak içinde atak Ha, aynen. Holyfield, aynen. Yani bu isim niye efsane olmadı? Bu isim niye Mike Tyson kadar konuşmadı? İki defa Mike Tyson gibi bir boksörü yendi. Mesela bir Lennox Lewis. Bu da Mike Tyson'ı yendi ama bu tabii Mike Tyson'ı kötü bir zamanda yendi. Yani Mike Tyson'ın boksunun bitme üzere yendi. Bu Lennox Lewis de öyle. Ama hiçbirinin konuşulduğunu görmedik. Az yumruklar almak, ipleri kullanmak. Bunların hepsi birer meziyet bir sporcuya zaten bunların hepsi yüklenir. Hiçbirisinin bu kadar konuşulduğunu görmedik. Yani mesela Tyson Fury şimdi, belki Tyson Fury yarın boksu bıraktığında Tyson Fury ile ilgili neler konuşacaklar. Mesela bazen Muhammed Ali Clay ile ismi bazen anılıyor ama ya Muhammed Ali Clay yıllar geçmiş hala konuşuluyor. Mike Tyson, Tyson Fury bakalım konuşulacak mı? Geçtik. Bu karşılaşmada. Tyson Fury Joshua maçı ile ilgili şunu söyledi. Ben gelin dediğimde kimse gelmedi. Ben onlarla maç yapmak istedim ama o iş artık geçti. Daha onunla maç yapmamız imkansız. Emekli olacağım mı dedi. Emekli olacağım dedi. Büyük bir ihtimal ikisi arasında bir maç gerçekleşmeyecek. Ünlü bir isim Frank Reeves. Bakın arkadaşlar, Yapıyor aynı zamanda. efsaneler efsane olmak için kalıcı Geceye dair tabii izler bırakmak lazım. daha verir. Yaptıkların. Kakase, Yani Jonathan Romero eğer ile kalıcı izler bırakamıyorsan Ama ilk seni roundda insanlar Romero'yu neyle bize anacak? alamadı. Yani örnek vereyim, Tyson Fury'yi neyle anacaksın? Yine güzel bir eşleşme. Neyle anırsın? Yani söyleyin bana, Tyson Fury'ni bugün boksu bıraktı. Tyson Fury hakkında ne dersin mesela? Neyle anarsın? Yaptığı ne var? İnsanlar hakkında yaptığı önemli bir olay var mı? Mesela etkileyici, hangi sözü çok etkileyici? Rakibinin yapması gereken kombinasyonları rakibi yapıyor. Yani eğer bu fiziğe sahipsen iki yumurta kalmaman gerekiyor. Yani bir yumruk, üç yumruk, 4 kombinasyonlar atmalısın. Yani demek istediğim boksta yani bunlar önemli şeyler. Efsane olmak da önemli şeyler. Tyson Fury yenilgisiz ama keşke böyle insanlar bir şey yapsaydı böyle yani. Kalıcı izler. Mesela Beterbiev bile yani yaptığını gördünüz yani Çin'e koyduğu tepkiyi gördünüz. Yani bununla anılacaktır yani bak şu anda Beterbiev'i anıyorum mesela ben. Senin için ileride çok parlak bir sporcu olmayacağını gösterebilir. Çünkü niye Tyson örneği? Tyson belki çok üst bir örnektir ama başladığı andan itibaren karizması ortadaydı, yeteneği ortadaydı. Amacı ortadaydı. Ne yapacağını biliyordu, ne yapacağını da gösteriyordu insanlar. Mesela çok zevksiz bir maç. Bak şimdi. Bu yüzden Çok zevksiz bir maç. Buraya 94 bin kişi gelecek buraya. 94 bin kişi. daha erken de bitti. Yani bu kadar insan gelecek buraya. İlk maçtan tut son maça kadar bu maçların heyecan, enerjisi çok yüksek olması lazım. Vuran vurana, kıran kırana maçlar olması lazım ki Mesaj göndermesi insanlar lazım. yani boksa doyması lazım. İyi ki de geldik demesi lazım. Sağda. Sonuçta para verecek, şey yapacak. Biraz, Bu tarz boksörleri böyle yani daha çok abi normal tabiriyle söyleyeceğim. onların Rakibe saygı duymaması dövüşecek lazım. seviyesinde Mike Tyson örneği yerlerde dövüştürseler biraz bence öyle daha yani iyi. Yani. Gelip ezip geçeceğim seni mesajını vermesi lazım. Ya bu bayramlaşma değil ki yani sarılmayacaksın yani. Bu eğer bir şeyde kutlamıyorsun.
Sonuçta bir ringden çıkıp birbirine karşı hazırlandığın ölçüde yumruk atıyorsun veya yumruklardan koruyorsun. Bakın spiker de orada. Sonuçta bu fiziğe sahip sen iyi antrenman yapmış olman lazım. Evet, Tyson Fury Sivas'la beraber. Nasıl Tyson hissediyorsun? Fury'e soru soruyor. İyi hissediyorum. Like I said in the first coaches all about all the years ago in the backstreet, it could have even been you last week. I said rainbows and butterflies. Looking forward to a good night, you know, watching İyi TV. bir gece bekliyorum. Very Burada relaxed. televizyon izliyorum. I can't Sakinim. do any more than I can do in my life. Classic, may the best man win. En iyisi kazanacak bu akşam. The important thing is, both men get out of the ring in one piece and go home to the families. That's what it's about. En Have a önemlisi good fight, good sport, and go home iyi bir in one savaş piece. olsun. Her ikimiz de tek parça halinde o ringden inelim. Aslında diyor. Tyson Fury'e ben bir ara Fury Paris'te. gıcık gülüyordum ama son dönemlerdeki dediğim gibi konuşmalarını sevdim. Tabii Yani insanlara bir yerde saygı duyuyor. Özellikle de fanlara, boks fanlarına saygı duyan bir isim. Bazı boksörlere arada çivili yapma o kadar olur. Niyetine bağlı. Yani orada böyle zamanlarda işte biraz kuru yemiş verirler, böyle zamanlarda işte buz verirler, böyle zamanlarda mide asitini çok yoğunlaştırmayacak gıdalar verirler. Çok normaldir o. Karbonhidrat seviyesini yüksekte tutmaları gerekir. Yani kan şekeri dalgalanmadan karbonhidrat seviyesi... Rakip uyuyor ayakta. Her an nakalt olabilir. Kompleks karbonhidrat dediğimiz ürünler çok daha verimli. Artık bu maç bitsin. Biraz daha hareketler olmaya çalışıyor gibi Adelaide. Bir sağ sol daha geldi. Hakem araya girdi. Bir sol daha geldi. Tamam, bitti. Ardından Maç sağ bitti. direkt hakem girdi araya ve bitirdi. Maç bitti. Hakem girdi. Maç bitirdi. bitti. Biraz erken mi acaba? Dilimde bildireydim. Bu maç bitsin artık dedim. Gerçekten bitti maç. Kaliteli hakem. Yani o maçın devam etmesinin bir Bir faydası önceki- yok. Yani en de hakem en doğrusunu yaptı. Hemen Zaten o bitti hakem yani. de aynen Bitirebilir. Sonuçta sporcu sağlığı her şeyden çok daha önemli. Evet. Kimse de itiraz etmedi zaten. Zaten yumruğu alan sporcu biliyor maçın biteceğini. O döndü zaten evet. Aynen. Yıllık. Uzatmanın Yeni manası- boksörlerin çoğu para olsun da ne olursa olsun. Ne yapsın, para yok yani. McGregor gibi sahnede Amerika'da konuşup olsa ama yuhalanabilir bana kalırsa. McGregor gibi sahnede konuşup gündem yaratma çabası Fore'nin yaptığı. Aynen öyle. Boksta nefesi nasıl kontrol edilmeli? Yani Ya fotoğraf- benim öyle bir Boksta düşüncem var, nefesi bilmiyorum en siz. önemli konu da bu zaten. Ben yayının başında da söyledim. Nefesi sağlık kontrol için etmek benim için- sağlık her şeyden daha önemli. Bir maçı kaybetmişim veya kazanmışım tabii ki de. Aslında ama sonuçta bu bunu yumruğu yapmak almış bir için birey şu olarak ringde ben sakin biliyorum olacaksın. ne kadar farklı bir şey olduğunu. Yani ağzının ortasına yumruk Nefesini böyle insanlar, hızlı hızlı değil de hakem aslında biraz daha aldığında uzatabilir derler. O kadar ters böyle yumruk yavaşça baksana, gözleri vereceksin. tam çenesine Köşede de almış. mesela köşeye geldin. Sağ direkt. Köşede de mesela Buradan kısa zamanda dönmek güreşmeye girdin de köşeye geldin yoruldun. bir zaman beklemesi lazım. Tertemiz bir sol. Ardından Yavaş ya, tertemiz mesela- bir sağ. Böyle değil. Başarıyla hakeme araya Bu girmek şekilde bekleyen bir olduğu zaman Evet hakem de en son bir baktı sonra salladı elini. böyle yavaşça vereceksin. baksana çok ters yakaladı. Açı güzel ama burada iyi görüyoruz. Yakalanıyor. Burnundan alacaksın. Ardından da sert sağa geliyor. Bu da bir mühür yumruğu oldu diye düşünüyorum. Evet. Yavaş bunu Yani bu biraz şekilde kontrol dediğiniz altında gibi tutacaksın. Yani hani vücut dili olarak bana yeter dedi diyelim. Bana yetti bu dedi. Çok da itiraz etmedi zaten hakem bitirince. Adelaide böylece 9. galibiyetinde 8. knockout'una ulaşıyor. Resmi karar geliyor. Ladies and gentlemen, here is the official time. 52 seconds of round number 4. Our referee in charge, Chas Coakley, steps in to stop the contest. Therefore, your winner by way of technical knockout and still undefeated, David, the chosen one, Adelaide. David Adelaide kazanıyor burada. Haley tebrik etti hemen. Tribünler doluyor arkadaşlar. Yenilgisiz yolda devam ediyor. Teknik knockout'la Usta ben de galibiyete boksa ulaştı. David gitmiştim. Adelaide En 9. çok korktuğum galibiyeti, bu karaciğerine 8. yumruk yemekte beni yatırıyordu vallahi. Ama hala bana kalırsa Ben de zaten Mustafa Baş benim de en zayıf noktam o maçı, o sınır maçı Karaciğer. hala yapmış değil. Yapınca ne olacağını Ben de o tarafa yumruk aldığım zaman biraz Adelaide için. Şimdi benim iş bitiyor. olayın zoru yoktur. Her Buraya bir şey olmuyor çok şükür. ciddi alın. Burası iyi kötü beni ayakta tutuyor. Ama Zaten zayıf zoru noktam bir orası. maç yaptığın zaman Siz nereden coşuyor, izliyorsunuz maçı? maçının bir görüntüsü ortaya çıkıyor. Esport Plus. Tam bir örnektir.
Şimdi Joshua'ya bak, çok iyi bir kamp geçirdi. Fiziksel olarak çok iyi beslendi, çok iyi bir yaşam kültürü gösterdi. Boksörlere de örnek oldu aslında. Yani böyle yaşanır, böyle antrenman yapılır manasında. Oh, David. Röportajdan sonra devam edecek. Evet bakalım neler diyecek Adelaide. Adelaide. Biri bekleniyor galiba arıyor. Havlu isteniyor. Well, David, congratulations. You Tebrikler. deserve it. Nefesimi kesmese devam edeceğim de nefes gidiyor, sinir oluyorum aynen. Bu seyirci önünde kazanmak nasıldı? Harikaydı. İyiydi. Erken bitirmedi. İstiyordu koçum. Birkaç hata yaptım. Zamanı kullanmam gerekti. Momentumu bulmak için biraz performans yükseltmem gerekti. Vuruşlarını seçtin, daha fazla üzerinde çalıştığın bir şey mi? Daha fazlasını yapabilirdim bugün. Kim yendi? Tyson'da çalışmak nasıldı bu kamp? Bu maç öncesinde? Harikaydı. Bu fırsatları yakaladığım için müteşekkirim. Uzun bir kariyer. Tyson Fury maçın 2 maç kaldı arkadaşlar. Frank Ruiz var, önemli bir takımım var. Takımını sayıyor. Aynı zamanda Adelaide. Dövme vardı, bakalım kolunda. Bu nasıl hissettiriyor? Buraya tikleri de atacağız. Kariyerimde arzuladığım, istediğim şeyleri yapa yapa tikleri de atacağız diyor. Listeyi tek tek tamamlayacağını söylüyor bir manada David Adelaide. Şimdi bu kariyer planlamasına geçtiğinde güçlü bir rakiple karşılaştığında bu sefer daha farklı bir kimliğe giriyorsun. Az önceki sorunun cevabı. Arkadaşlar bu maçtan sonra bir maç kalıyor. İyi antrenman Bu maçtan sonra bir maç. Sonra değerli zamanı iyi geçirmişsin. Tyson Fury Dillian White maçı. Rakibe karşılık verebiliyorsun. Lakin zayıf bir kamp geçirmişsen. Tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı. Güçlü rakip karşısında sert Ama tam anlamıyla hınca hınç dolmadı. O ilk yumrukların birbirine dokunduğu nokta. O zaman işte teknik, taktik ve antrenör devreye. Abi Canelo'nun son maçını beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Evet, Tyson Fury Dillian White karşılaşmasında 2 maçımız kaldı. Dünyanın en büyük boksörlerinin nasıl olur da antrenörü kötü olabilir? Olur. Hızlandı, ben de şaşırdım bir anda diğer maça girdiler. Olur. Knockout'ta bitti önceki karşılaşma ama. Yani ben şu anda şurada çalıştıran bazı antrenörleri görüyorum. Mesela öyle bir yumruk attırıyor ki yani saçma sapan bir yumruk attırıyor. Sol sağ, mesela sol. Mesela Floyd Mayweather'ın antrenörü çok iyi. Mesela bak Nick Paul. Floyd Mayweather'ın antrenörü çok iyi. Niye iyi? Boksu biliyor. Düşün şu omuzuyla ön omuzuyla öyle bir şey yapıyor ki yumruğu buradan arttırıyor yani boksu biliyor. Bellerini oynatıyor, kaçıyor. Zamanlama, mesafe çok yumruk attırıyor ve bir şeyler göstertirken bilinçli bir şekilde göstertiyor ve bu da işe yarıyor yani. O yüzden ama bazı boksörlerim var böyle yani İşte dünya yıldız olmazsa ne olursa olsun antrenör bu yani. Avni'nin köşesi de çok sağlamdı. İyi bir antrenör diyorduk ama gördük yani maçı. Yani o desteğini gösteriyor. Hani rahat diyoruz ama biraz fazla mı rahat acaba Tyson Fury diye de ben düşünmeye başladım. Çünkü Lennox Lewis'in söylediği şöyle bir şey vardı. Mustafa Baş. Yani Tyson Fury'yi bu karşılaşmada yenecek kişi kendisi. Tyson Fury demişti. Yani bu maça nasıl geliyor? Odağını kaybetti mi? Çok mu rahat? Bunlar belirleyici olacak bu karşılaşmada demişti. Kendisinin
Haşim Rahman'a yenildiği dönemi hatırlattı. Tarihteki Canelo Artur çok Beterbiev nadir tabii ki üstümüzün korkuyorum. hocam. Bir de yedi zaten. Ben Canelo Artur Beterbier'den korktuğunu Tyson zannetmiyorum. Fury'de ilgili acaba Yani böyle öyle bir bir durum şey yok. var mı? Diğer en Lapa azından tutmak böyle da bir paralel sanat başlı abi. açıkçası. Aynen öyle bak. Şu anda da her yerde yani. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada tamam takım arkadaşı ama buraya Şimdi- kadar gelmesine gerek var mı mesela uğurlamaya? Bir saniye. Şimdi Lennox'da biz Şimdi size şunu söyleyeyim. Burada şimdi arkadaş demiş ki ya mesela burada arkadaş şunu diyor. Dünyanın en büyük boksörlerinin nasıl olur da antrenörü kötü olabilir? Yani doğru. Söylediği şey çok doğru. Yani gerçekten bunlar dünyada tanınmış boksörler, dünyada bilinen boksörler, aynen bunların antrenörü kötü olamaz ama yani olabiliyor yani bazen de bunlar şey yapabiliyor yani bazen iyi antrenörler değil de mesela boksu çok fazla bir yerde bilmeyen antrenörler de bu işin başında olabiliyor yani. Bunlar Türkiye'de de var, orada da var. Yani bir şekilde oradaki şeyler arası iyi, bilmiş gibi yapıyorlar. Yani bu olabiliyor. Mesela Canelo'nun antrenörü iyi, boksu biliyor. Akıllı bir isim. Akıllı boks yaptırıyor Canelo'ya. Tabii hepsini değil tabii. Mesela Floyd'un antrenörü iyi, Canelo'nun antrenörü iyi. Lapa tutmak bir sanattır abi. Zaten şöyle bir şey. Bir boksörün özellikle de iyi boksörlerin gelişmesindeki en önemli şey lapadır. Lapa dersi. Lapa dersi aslında boksta çok önemlidir. Lapa, model. Ondan sonra sparring maçları. Bunlar çok önemlidir. Mesela dışarıdan hoca neyi görür? Sporcunun eksikliklerini görür. Eksiklikler nedir? Dövüşürken onun mesela bakar neyi yapamıyor? Ne eksik? Nerede kalıyor? Zamanlamayı mı ayarlamıyor? Yani birçok şeyini görür. Bunu anlayabilmesi için de boksun içinden gelip boksu bilen hocalar olması lazım. İlk basın toplantısına katılmadı. Sadece bu haftaki basın Bu maç biraz daha zevkli geçecek gibi. Şu ana kadar da görmedik film vardı. Çok enteresan bir durum var bu manada. arkadan bir girdi acaba. Yani sürekli Tyson Fury'yi görüyoruz. Bir yerde Jim White'ı da gösterirler herhalde diye düşünüyorum. Birazdan gelir diye düşünüyorum. Aman yani gelsin. Nick Paul Kesinlikle işte ekranda hocam. 14-0'lık bir karneye sahip dediğim gibi. Bakın arkadaşlar bu konuyla ilgili size anlatacağım ben. Anlatacağım bir video çekeceğim. Kendisi. Video çekeceğim. Nick Paul Şu an güzel bir eşleşme Türkiye'nin olacak. özellikle de sosyal medyada görüyorum. Nick Paul Öyle rezalet ki yani anlatamam yani. Noodle'ı 36 saniyede knockout etti Ekim ayında. Vasil Lomachenko'nun sikleti. Tyson Fury'nin takımından Isaac Love 28 yaşında o da. 21 galibiyeti var. Bir kez yenildi kariyerinde. Ve o yenildi son maçında. Son maçında Luis Alberto Lopez'e 7. roundda knockout oldu. O knockout'tan dönmeyi hedefliyor, planlıyor Love. Gecenin maçı tabii Tyson Fury, Dillian White olmasına rağmen iddialı konuştu Isaac Love. Biz bu şovu çalacağız dedi. Hayatımın en önemli maçı diyor bu karşılaşmaya. Isaac Love. İyi bir maç geliyor arkadaşlar. Bu maç iyi olacak. Aralık ayındaydı o ağır şekilde knockout oluşu. Bu maça dair de zorbaya zorbalıkla karşılık verince geri kaçarlar. Ben de öyle yapacağım. İyi maç olacak. Sert maç olacak bu maç. Çok değerli isimlerle dövüşmedi. Bu karşılaşmada ateşe ateşle gideceğim diyor Isaac Love. Çok Ateşe ateşle karşılık Ardından da verecek. Çok motive gözüktü Evet onu açıkçası. diyecektim. Daha ateşli taraf olan Isaac Love'du. Nick Paul daha böyle sukun tarafını ortaya çıkarttı. Tabii fiziksel bir üstünlüğü var Isaac Love'un. Daha çok tabii Nick Paul içeriye girip knockout yumruğu arayan bir boksör. Bakalım bunu Isaac Love karşısında yapabilecek mi? Görüyorsunuz zaten fiziksel farkı. Ciddi bir fiziksel fark var. Bu maç iyi olacak. WBC'de gümüş kemer için bu tüy Kanalın şiddetli bu çenesi Emir karşılaşma Kağan'da 10 olsa round ne olur üzerinden. da abi. Siyah şort, İyi siyah olurdu. eldivenleriyle Nick Paul'u istiyoruz. Beyaz şort, beyaz eldivenleriyle Isaac Love ringde. Öyle güzel bir sol. Kafaya yöneldi Nick Paul. 1.57 boyunda Nick Paul, 1.70 boyunda Isaac Love 13 santimetre daha uzun. Yani tüy siklette 1.57 hakikaten kısa bir boy. Açık konuşalım. Buna rağmen yenilgisiz buraya geldi Nick Paul. 14 galibiyetin 7'sinde de knockout'a ulaştığını
Tabii hatırlatalım. Bu siklet 126 pound yani 57,2 kilogram. Bir sol geldi. Ve önemli boksörler içeren bisiklet tabii ki. WBA'de şampiyon Leo Santa Cruz, süper şampiyon. WBC'de Mark Magsayo, IBF'de Josh Warrington ve WBO'da Emmanuel Navarrete. Bu bisikletin şampiyonları. Burada kazanan da WBC'nin gümüş kemerinin sahibi olacak ve şampiyonluk yolunda 10 roundluk bir maç arkadaşlar. önemli bir adım atacak. Kemer Sanırım maçı. maç başladı mı? Yok, başlamadı. Bir maç kaldı maça. Bu maçtan sonra bir maç var. Sağ uzaklardan savurdu. Nick Ball. Yine bir sarılma. Isaac Doll dünyanın her yerinde dövüştüm dedi. George Grove. Chris Eubank maçında da alt kartta dövüşmüştü. Las Vegas'ta dövüştü. MGM Grant'te. Tabii bunların bir kısmında da Tyson Fury'nin takımında olmasının da neden olduğunu söyleyelim. Avantaj olduğunu söyleyelim. Bir sol geldi. Nick Ball'dan. Arkadaşlar beğeni koymayı unutmayın. Bir de kanala abone olmayan arkadaşlarım da varsa abone olmasıyı unutmasınlar. Ki sizi sonradan kaybetmeyelim. Abone olup bildirimlerde tümünü işaretlerseniz bundan sonraki atacağım videolardan da haberdar olursunuz canlı yayınlardan. Gerçekten enteresan bir boksör. Nick Ball. Evet, bir sarılma. Yani çok fazla gördüğümüz İlk round bitti. fiziksel tip değil. Nick Ball gerçekten değişik bir boksör. Ve Dylan White dedik. Dylan White'e geliyor arkadaşlar. Dylan White, Dylan White'e onun ekranlarda. Wembley Stadyumuna girişi Müzik ekranlara dinleyerek geliyor. Dylan White'ın kariyerinin en büyük karşılaşmasında olacak. Sakin. İki tarafta zirve performansında diyebiliriz fiziksel olarak ve mental olarak da öyle olduklarını Her söylüyoruz. zamanki Dylan durgunluğu White de üzerinde. açıkçası, Aynen, White geliyor. çok sağlam durduğunu gösterdi. Basın toplantısında da hafta içerisinde yapılan tartıda da gerçekten süper bir maç bizleri bekliyor ağır siklette. Hani Dylan White'a şans verenlerin sayısı az belki ama Dylan White çok dayanıklı, pes etmeyen bir boksör ve Bilgisayar. knockout yumruğunda vurabilecek bir boksör. Yani sol kroşesi inanılmaz. Aldığı başarılar ortada. Yapmış olduğu antrenmanlar senin cümlelerini destekler. Zaten çok fazla bir antrenman bitiriyoruz. İkinci round başladı Bir arkadaşlar. anda geçiyoruz. Gövdeye gitti. Nick Ball. Bir sabitli değil. Bir sol direk. Sol direkleri uzatıyor. Uzakta kalmaya çalışıyor. Dylan White'e çok bekledi bu maçı. Aynen öyle. Yani sabreden selamete eriyor derler ya. Gerçekten Dylan White'e de selamete erdi. Sonunda Tyson Fury gibi Sol aparkat. Dizleri çözüldü. Burada Knockout Isaac Doll'un geliyor. sollar geldi. Bir sol daha geliyor. Knockout Nick geliyor. Ball nefis vuruşlar buldu. bakın arkadaşlar, Neredeyse boksta boyun hani bazen şey derler ama bak boyla bazen önemli değil. Bak Nick Ball kısa boylu neredeyse rakibini adeta knockout bir- edecek. Hani bizdeki tabiriyle bir sağ daha geldi, bir sol daha cep herkülü. Burada Nick Ball fiziksel olarak dezavantajı var ama bunları avantaja çeviriyor işte. Diş hızlı elleri, ayakları da. Isaac Doll ayakta ama fena sarsıldı. Solunu uzatıyor. Sert Yavaş maç. kalıyor. Sollar yavaş kalıyor. Uzak tutmakta da sıkıntı yaşıyor. 1,5 dakika var daha. Sandri'yi uzattı. Isaac Doll. Nick Ball vakti arıyor. Özellikle aparkatlar çok etkili oldu. İşte bir tane daha. 13 santimetre boy farkı var. Bu aparkatları da daha etkili kılıyor. Pitbull Crew çok iyi geliyor. Aynen öyle. Sağ isabetli değil. Eldivenler yukarıda içeriye doğru gidiyor. Bir sağ daha Nick Ball.
Bu maç Elleri 10 round var, sürmez. iyi güç üretiyor. Bir knockout gelebilir bu Sağdan maçtan. Sollar, üçleri solları. Yakalamakta sıkıntı çekiyor Isaac Dove, Nick Paul'u. Yani burada round arasını bekliyorsunuz. Biliyorum Mustafa Baş söyleyecek çok şeyiniz var gibi geliyor bana. Knockout. Nefis bir son. Bitti. Yere indirmeyi başardı. Her an bitebilir dedim Isaac yani. Dove'u, Nick Paul. Bu nasıl Hakem bir sayıyor. boksör? Bakalım kalkabilecek mi? Gerçekten çok istisnai bir boksör. Round da bitmedi. Nick Paul. Ben açıkçası daha önce izlememiştim. Burada bitirmeye gidiyor. 14 galibiyetinin 7'sini nakavla elde etti. Şimdi bir sol aparkat sağ kroşe. Bir sol kroşe daha. Nefis işliyor. Isaac Dove, Nick Paul. Bir sağ aparkatta. Isaac Dove nasıl savunacağını şaşırmış durumda. İçeriye girdikten sonra Nick Paul nasıl savunacağını şaşırmış durumda. Maç- Isaac Dove. İlk Heyecan uzak geldi kazanıyor. maça. Bu maç iyi. Şöyle bir bakış. Küçük dev adam. Ama sallanarak Nick Paul. değil, ama sallanarak da köşeye gidiyor. İstediği kadar baksın olan oldu. Benim için sporda tabii ki bedensel özelliğin önemi vardır. Birisi 13 santim uzun, birisi 13 santim kısa olabilir. Ben Nick Paul'u 13 santim uzunlukla kısalığın arkası yok arkadaşlar. Fiziğini ne olursa olsun uzun veya kısa bunu kullanabilmek önemli. Kullanabiliyorsan sen iyi boksördürsün. Bitmiştir yani. Bunun alternatifi yok yani. Uzun veya kısasın fark etmiyor. Patika yolu buldu. Boksör patika yolu bulduğu andan itibaren oraya doğru çalışır. Şimdi Nick Paul kendi açısından oyun kurgusunu oturttu. Rakibe karşı mesafeyle ileri doğru uzanmaya çalışırken rakibin de Isaac Love'un da kendisine gelmesini avantaja çevirdi. Isaac Love zaten bir hani kendi içinde daha iyi bir boksör olduğu imajıyla ortada ama Nick Paul'un farklı hünerleri ortaya çıktıkça endişeye doğru gitti. Endişe de bunu hataya sürükledi. Nick Paul güçlü bir çocuk. Kısa boylu ama güçlü. Yani fizik olarak çok güçlü bir çocuk. Boyu kısa ama Fiziksel olarak belki çok avantajlı değildi ama kickboksta muazzam işler yaptı. Tıktas sporculardan her zaman çekileceksin. Evet. Nick Paul Ağır siklette bir David Tua örneği var. Aynı uzun sol kroşelerle rakipleri çok yatırmışlığı var. bu tarz boksörleri yenmen için, Nick Paul gibi boksörleri yenmen için bu isimleri yanına yaklaştırmayacaksın. Bu tarz boksörleri. Bu tarz boksörlerden kolay kolay yumruk yemeyeceksin. İyi savunma yapacaksın. Ayakların oynayacak. Reflekslerin güçlü olacak. Attığı yumrukları boşa çıkartacaksın. O güçlü yumrukları. Eğer o güçlü yumruklara hedef olursan 10 roundu çıkartamazsın. İşin de çok zorlaşır yani. Bu tarz boksörlerin yumrukları çok ağır olur. Kaldıramazsın. Mutlaka ve mutlaka elinden geldiği kadar bu tarz boksörlerden yumruk almamaya çalışacaksın. Çok hareket, bellerin çok oynayacak. İyi defans yapacaksın. Attığı yumrukları göreceksin. Hiçbir ezbere yumruk yemeyeceksin. Kolay kolay bu tarzlarla kırışmaya girmeyeceksin. 1-2 yumruk vuracaksın. 1-2-3 vuracaksın. Bu şekilde yenersin. Yoksa bu tarz boksörlerle kırışmaya girersen sana hasar verirler. Kanıyor belki ama çok vuruş da almıyor Nick Paul. Süper bir sol kroşe daha geldi. Çok güzel bir sol kroşe yedi. Gövdeye geliyor Çok Isaac iyi Paul. oldu. Biraz rakibi yavaşlatayım derdi. Ama yavaşlayacak gibi de durmuyor Nick Paul. Gövdeye bir sağda Isaac Love'dan. Sol kroşeler almayı. Kafa kafaya çarpışma. Açıldı sol kaşı. Bir şeyler de söyledi orada. Isaac Love. Sağ direkt geliyor Love'dan. Gövdeye gitti. Bakın arkadaşlar alta vurdu nasıl üste çıkardı hemen aynı anda. Mesela alta rakibin aparkat vuruyorsa aynı anda üste atacaksın yumruğu. Hani ağırlığını Yani biraz yormaya yakalayacaksın çalışan onu. bir boksçuyken. Şöyle köşeye gidip tekrar güncellenmesi gerekiyor. O taktik finansmanın tekrar alması gerekiyor. Sağda geldi. Şu an boşlukta ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Evet. Çünkü rakibin bir şekilde yavaşlatması lazım. Çünkü hızına karşı koyamıyor Nick Paul'un. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Başında kanama devam ediyor. Ona doktor bakacak muhtemelen. Daha doğrusu round Çok sırasında. artık diğerinin Nefis bir işi solda. zor. Ardından bir de sağ geldi. Nick Paul. Nick Paul keyif veriyor boksuyla. Şimdi bu Nick Paul rakibin önce üzerine çekiyor. Rakibi üzerine geliyor. Bu sefer sağ sol kroşelerini vuruyor. Sol. Rakibine ne yapıyor? Knockout edici yumruklar atıyor.
Önce bir üzerine çekiyor. Rakibi de geliyor. Gelişine yumruklar vuruyor. Çok şey boksör, akıllı boksör. Pek bunları yapabildiğini söyleyemeyeceğiz. Ben karakter gereği rakipleri her zaman Bak, saygı duyulan çok kurnaz boksör. Gong çaldığında meslektaşım. İddialı konuşabilirsin ama rencide edecek seviyeye çıkmamalısın. bak şimdi arkadaşlar. Nick Ball gong çaldığında Nick Ball rakibinin gözlerinin içine bakıyor. O kadar kurnaz ki onun kötü durumda mı olduğunu anlamak için iyi mi kötü durumda mı ve bakıyor ki kötü durumda ona göre round başladığında ona göre atak yapacak. Boks bu. Yani ona göre maçı bıraktıracak ona. Yani şimdi bunları hep bilmek lazım. Rakibin yorulduğunu, canının yandığını hep bunları anlayabilmek. Yani bunu da nasıl anlarsın? Rakibinin gözlerine bakarsın. Halinden, hareketinden zaten belli eder ama sen karambole boks yaparsan bunları göremezsin, anlayamazsın. Mesela Canelo Alvarez ne yapıyor? Hep rakiplerinin gözlerine bakıyor. Gözlerine baktığında zaten o sana her şeyini belli eder. Yani canının yandığını, kötü durumda olduğunu. Bunlar boksta çok önemlidir yani. Fury'de. Yanda kenarda babası konuşuyor sürekli. Yanında da Frank Warren var. Gecenin organizatörlerinden Top Rank'te Bob Warren'la beraber. İkinci roundda tamamlanmak üzere. Teknik, akıl, fizik, hız hepsi birleşince böyle kaliteli oluyor. Daha geldi. Profesyonel boksörlük arasındaki İkinci roundda bitiyor. İkinci roundla ilgili izlenimim şu. Görüntüdeki boksör Ve Tyson Fury. Ekranda onun Wembley Stadyumuna girişi. Yine tabii tartıda da herkese yoksa bu sene eğlendirmiş. karşısındakini işte anında analiz Bahsedelim edebiliyormuş. ufaktan Ne durumda figürleriyle. vs. Wembley Şimdi arkadaşlar Stadyumuna girişi profesyonel gerçekleşti. bir sürü Hakikaten, profesyonel boksör var. çok Yani rahat. yumruk at- Görüşmek onun için Şimdi bakın nefes arkadaşlar. almak gibi bir şey. Yumruk atmasını yeni öğrenmiş isimler bile profesyonel boksör olabiliyor, ringe çıkabiliyor ama bunlar ne? İyi boksörlerin karşısına çıkarılan yemler yani. Yemler. Yani ne yapıyorlar? İyi boksörlerin maç sayısını arttırmak için bu tarz boksörleri çıkartıyorlar. İşte karşısındaki boksör 2-3 tane ona patlatıyor. İkinci, üçüncü round maç bitiyor. İşte diyorlar ki örnek vereyim. Ahmet Usta 10 maç 10 galibiyet. Baktığın zaman 10 maç 10 galibiyet. Onundan bir tane boksör anca çıkıyor. Yani kaliteli bir boksör. Yani bu yüzden her profesyonel boksör rakibini çok iyi analiz edecek diye bir şey yok. hem kendini Ama güvenen cesaret, normalde iyi bir yüksek profesyonel boksör, ayrı bir değerlendirme. mesela iyi bir profesyonel boksör bu kim? Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, Billy Joe Saunders, Gennady Golovkin, ondan sonra Tyson Fury, Klitschko'lar, akıllı boksörler o an rakibinin ne durumda olduğunu anlarlar. Çünkü gözlerinin içine bakıyor, hissediyorlar, anlıyorlar yani. Bunlar anlayabiliyor. Önemli olan bunu anlamak. Yemleme doğru hocam, katılıyorum. Açacağız onu. Şimdi Tommy Fury uzun kol avantajını görüntülü sporcu kullanamıyor. Sebebi de şu. Daniel Bosiaski uzun sol attıktan sonra uzun sağa attığı andan itibaren yani başı da bir anda farklı rotasyonla birlikte yani görüntüdeki sporcu Tommy Fury'nin gövdesine yakın olacak. Sen boksta dik durabilirsin. Rakibe önce kontrol sol yumruğu atarsın. Arkasından sağa uzattığın anda eğer dik bir duruşla sol guard yukarıda rakibin sağına yatmadan yumruğu atabilirsen rahatlıkla ulaşabilirsin. Ama rakibin sağına, kuvvetli tarafına ulaşırsan o yumruğu yersin. Oyunun sıkışmasının sebebi de şu. İkisi de çok farklı üçgenli birbirlerine atak yapıyorlar. Bak birazdan göreceksin. Daniel Bosiaski sağ attıktan sonra çok fazla içine giriyor ve hedef bulamıyor burada Tommy Fury. Yani nereye atacağını bilmiyor. Ya sırtına geliyor ya başının arkasına geliyor. Bu maçta bir iki round içinde kılıçlık gelebilir. Aynen öyle. Bence ikisi de her şeyini ortaya koyuyor. Aynen. Bu bir dakika Mesela işliyor. Mesela bu tarz maçlar boks fanlarına, ring etrafındaki boks fanlarına enerji verir, heyecan verir. Bak mesela ne yaptı? bahsettiğim İnsanlar pozisyon- hemen heyecanlandı. Yani sen rakibine sol direk atıp sağ direk atacaksın ama rakibinin o güçlü sağ direğine yatmayacaksın. Ya sol gardı endişeli bir takıma karşı mücadele etmek daha kolaydır. Sadece hedef odaklanmak ve merkezlenmek gerekir.
Bu da kurguyla birlikte bak. Şimdi boyun uzun, rakibe doğru erişmek Arkadaşlar istiyorsun maça akın akın ama geliyorlar. yeterli gücün yok. Seni ileriye taşıyacak bir gücün yok. Bundan dolayı da Nick Bob o gücü yerinde. Büyük bir ihtimal full çakılacak zaten. Bu Evet, maçta Doktor 1-2 Bakacak round tabii ki içinde o crash son card gelebilir. taşa. Bence ikisi de her şeyini ortaya koyar. Evet abi onlara kendilerini tanıtmak için önemli. Aynen Round öyle. Oldu tabii ki hakem kartına gideriz. İyi maç oluyor. İyi maç. Yok orada kamera yok. Uzaktan çekmeye çalışıyor ama ne dedi? Devam ediyoruz galiba, evet. Ama bir yerde bitebilir gibi duruyor. Çok kötü bir açılma çünkü. Şu anda devam ediyoruz. 5. rounda geldik. Tabii kazayla yumruktan değil kazayla baş başa çarpışmadan Bakın dolayı arkadaşlar. hakem kartlarına gittiler eğer doktor durdurursa. 4 round olduğu için onu da belirtelim. Güzel bir sol geldi. Nick Ball'den. Son aparkat Nick Ball. Ardından bir sol kroşe. Arkadaşlar Nick Ball bak kısa yumruklar vuruyor. Ve zamanlamayı çok iyi ayarlıyor bak. Bu Nick Ball'un en büyük özelliği bu bak. Zamanlamaya iyi ayarlıyor. Kısa yumruklar vuruyor. Vurduğu yeri görüyor. Ezbere yumruğu yok. Yani bu yüzden de Nefis yakalıyor şu anda. boksu özellikle de ring etrafındaki insanların ve biz izliyoruz bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi görüntüye bakınca hangi sporcunun kontrolünde maç? Yani öyle doğru gitmeye çalışan Isaac Dova ama kontrol işte az önce yumruğu atanda tabii ki. Bak gelişine yumrukları çok güzel vuruyor Nick Ball. Güzel bir sağ aparkat daha sıkıştırdı. Sarıldılar. Uzun Tekrar evet abi ortadalar. onlar da kendileri Yalnız o uzun da bence son iyi oynuyor karşıda ama da içeri çok Isaac giriyor. Dova Ya bu tarz boksörler şimdi bak üzerine Nick Ball ne yapıyor mesela? kazanacak büyük ihtimalle. Üzerine çekerek dövüyor. Üzerine çekiyor mesela bak. Üzerine çekiyor atak yapıyor. Durur muydu sence? Yani bu tarz boksörler ne yapacaksın? Bu maç Orta yok, distansta. bence gene devam Orta eder. distansta oynayacaksın. Boşalıp vuracaksın bu boksörleri. Yumruklarının çıkmasını bekleyeceksin. Oynayacaksın. Attığı an çıkıp vuracaksın. Kovalim maçındaki başını hatırlıyoruz tabii ki. Bak boşa atıyorlar. Acayipti. Aldatacaksın. Yumrukları Maçta çıktığı aynı anda zamanda vuracaksın. tabii Açıldığı Tyson anda. Fury'nin ne kadar büyük bir boksör olduğunu da gördük. O açılma olduktan sonra boks taktiğini değiştirip o açıkta devam etti. Maçı bitirdi. İyi vuruyor her şey Nick var Ball. Tyson Fury'de. Sert yumruklar Bu vuruyor. gece Özellikle bakalım de nasıl Kenny'e bir nokta Fury vuruşları göreceğiz. var. Gecenin maçında Dylan White karşısında. Yavaş yavaş aralarda tabii ki konuşacağız. Çok fazla bir şey de kalmadı. Biz zaten niye bu izleyemiyoruz? maçın ardından. Yana Esport başladı. Plus'tan izleyebilirsin. Osman'la Barrington Hatley arasından. Ondan sonra da kıyamet kopacak. Tyson Fury Dylan White karşılaşmasıyla. Sağ parkat geldi yine. Nick Ball'dan. Uzun yıkılmıyor ama konuş. Tarafta Ya biraz aslında uzun kötü tabii bir çok boksör değil ama yanlış güçlü, dövüşüyor. yüksek Yani tempoda yanlış bir boz. maç Böyle geçiyor. kapalı yumruklarını boşalıp vurması lazım. Biraz da nefesleniyorlar. Yumrukları açıldığı an vurması lazım. Özellikle bu son bölümde ama Bak gelişine bak. atmaya Geliyor, devam ediyor. açılıyor bak. İsabet Farkında mısın? bulamadı. Gelirken açılıyor. İşte açıldığı an gelirken uzun boylu olan vurması lazım. Bunu yapmıyor. Ortalama her round Ne yapıyor? yumruk sayısı belli. Onun üzerine gidiyor. Üzerine giderken de zaten rakip onu istiyor ki üzerime gelsin de gelişine vurayım istiyor. O da onun istediğini yapıyor. Yumruk alıyor. Burada %20'lik dilim Joshua and Ruiz 2'deki gibi mi? Aynen öyle. Yani üzerine çekip vuruyor. Burada görüntüdeki sporcu Biraz da örnek ver akıllı belleriyle bellerini oynatarak ise kapalı yumruk hattında iyi kitlese kendini yumruk almasa bu kadar dağılmayacak. Maçı nasıl izleyeceğiz? Tyson Fury White maçını. 3 tane attığı yumruktan sonra Dizon ve Esport Plus'tan bu maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. ilk bola bırak. Şimdi bu roundda ne olması lazım? Burada daha fazla uzun Bu arada gelmişken bir zahmet videoya beğeni koymayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bize destek verin. Zaten gideceksiniz. Giderken de bize bu iyiliği yapın. Canelo vs Plant'ın yaptığı gibi mi olması lazım abi? Aynen öyle. Savaştan Bak, çıkmış gibi şortu. bak Plant'ın yaptığı boks akıllı boks. Yani Canelo Alvarez gibi bir boksöre
nasıl dövüşmesi gerekiyorsa onu yaptı Caleb Plant. Bak yani kimse o kadar 10. rounda 11. rounda kadar gideceğini beklemiyordu ama akıllı boks seni beklenmedik yerlere kadar taşıyor. Şimdi sol aparkatı yedi yine. Yani aparkatların hemen hepsini yiyor zaten Isaac Çok Lop. müthiş, cidden inanılmaz keyif aldım o maçtan. Sol boşa gitti Nick Yani Paul'dan. akıllı boks yaptığı zaman öyle ama boks fanları keyif almadı çünkü Plant'tan beklenmedik bir performans İki geldi. adımlıyor. Paul. Canelo Alvarez'in 3. 4. roundda Kendi knockout ileri etmesini sıkıştırdı bekliyordu ama yine herkes. sağ aparkatı Bunlardan bir tanesi de benim. işte içeriden çok iyi yerleştirdi Nick Paul. Sağ bir soldan. Nick Paul'dan. Bak bak çekiyor şimdi bak. Çekiyor vuruyor. Ödeye gidiyor Isaac Lop. Bak çekiyor şimdi üzerine çekiyor geliyor geliyor gelişine vuruyor bak geliyor Soldan bekliyor ilk hareketi. Nick Paul. bak çekiyor bekliyor Rahat boşalıyor yumruklarını. Isaac Lop'un. bekliyor vuruyor. Daha 25 yaşında olduğunu hatırlatayım yine Nick Paul'un. Ama şeye de helal olsun çocuğa da helal olsun iyi mücadele diyor yani. Üzerine gitmeye çalışıyor ama şöyle bir savurdu. Oo. Sol aparkat geldi. Fena sarstı rakibi. Hakem ya. Ve havlu geliyor. Havlu geliyor. Neler oldu orada? Şöyle Knockout. savurdu rakibi. Orada kaldı. Isaac Love kaldı. Bir daha bakacağız tabii ki o pozisyona ama havlu da geldi. Hakem araya girmeden tabii ki arkasını dönemez. Her an kendisini koruması lazım boksörün. Bu kendi sorusuyla oradaki aparkata diyecek legal bir aparkat. Round'un başında zaten sana söylemiştim. Bu round çok daha farklı bir Nick Paul olacak demiştim. Çünkü dinlendi. Orada hakem durdurması lazım. Hakemin de yaşlı adam yani vermişler adamı. Yoluna yürüyemez adamı ne olduğunu da anlayamıyor. Dalmış adam. Dedim ya sana hani sol aparkat. Adam zaten krok olmuş maçı durdurmuyor hakem. En sonunda hocası havlu attı. Hocası akıllıymış Allah'tan. Hemen havluyu attı. Çünkü beden kimyası vücudunda olan bütün olayları sana zaten özetliyor. Ben buradan görebiliyorsam Nick Paul da zaten rakibini yakından görüp en azından analiz edebiliyor. Çünkü temas ediyor. Aldığı Kısa nefes, ittirince her adam yumruğun bir ne döndü kadar orayı. kuvvetli geldiği veya güçsüz geldiği, Anlayamadım. Ben de savunmayı ne anlayamadım kadar orayı da eksik şimdi ona yaptığı, ne bakacağım. kadar tam yaptığı, Şimdi bir versinler bir. yardımın ne kadar sağlam olduğunu senden benden daha iyi Dur bir biliyor. bakalım bir. O yüzden Nick Paul tarzı sporcularla tekrar söylüyorum. Mücadele etmek istiyorsan çok temkinli olmak zorundasın. Bu sporcular bir topaç gibidir. Etraftaki her şeyi yakar yıkar. Şurada ne oldu ama? Şöyle bir savurdu Nick Paul İşte Isaac Love'u. uyudu, maçın içinde değildi. Artık vücut yoruldu. Orada rakibi arkasını dönmemesi gerektiğini kendisi bile bilmiyor. Anladın mı? Hatırlıyor musun? Fury Klitschko maçında da Hakem aynısını bakıyor ya. Klitschko Hakem yok ya. yapmıştı. Ya da bir Klitschko yapmıştı. Yani burada Bak hakem Bu bakıyor. seviyedeki boksörün yapmaması gereken bir hata. ne oldu? Evet hakikaten çok acayip. Yani bence orada vurmaması Burada lazımdı. hakemin araya gireceğini düşünüyor muhtemelen. Mümkün değil. Ama- Ama zaten. Yani işte akıl karışmış, boşa almış durumda muhtemelen. Isaac Love. Şimdi nabız 170, Yaşlı hakem 80'ler gözü olmuş görmüyor. olsa Aynen öyle. Yani o maçta rakibin de vurmaması gerekiyordu. Sonuçta Nick Paul ringin tarzı sporcular bunu affetmez. iplerin dışına çıkmış Şimdi yani. itiraz ediyor şu anda Isaac Love. Ama köşesi avlu attı zaten. Daha neye itiraz edecek? Geçti. Rakibi vurması avlu lazım. Attıkları avlu da yani kan revan içerisinde tabii. Maçı özetliyor zaten. Anlatıyor sana bir şey. Yanlış. Evet resmi karar geliyor. Liverpool'lu Merseyside'ı yine bir dönüş yaptı. İngiltere'de tabii ki Liverpool. Nick Paul 15. galibiyetini aldı. 8. knockout. Our referee, Victor Laughlin, stops the contest. 6. roundda knockout'a ulaşıyor. İtiraz ediyor gibi Isaac Love burada ama işte bu kemer WBC'nin gümüş kemeri bisiklette bolun oluyor. Dünya şampiyonluğu yolunda çok önemli bir kemer, çok önemli bir adım. Yani böyle işini yapmayı seven, sadece işini yapan, rakibe karşı saygısını sonsuz gösteren sporcuları çok beğeniyorum. Geldi, işini yaptı ve gidiyor. Geleceğe çok parlak, çok iyi bir sporcu olacaktır bence. Küçük rutuşlarla büyük maçlara hazırlayacaktır takımı. Isaac Love bence kendisine çok iyi bir çek etmeli. Tekrar nerede hata Güçlü boksör, iyi boksör, daha seyredin. akıllı boks yapıyor. Üst siklete tercih ederim. Vücudu doldurmak, ama üst siklette mücadele dövülmeyecek bir etmek boksör daha değil. olacaktır. Akıllı bir boksör. Nick Paul Her iyi türlü hazırlanmış.
bu ismi geride bırakabilir ama Gidiyor, bu çocuk temas noktalarında biraz daha buluşan, toplu olduğu sürece en azından çoğu rakibini götürecektir. Yani belli bir yere kadar gidecektir. boksörler genelde cesaretli olduğunu söylerler. Güçlü isim. Seyirciler de cesaretli spor. Güçlü yumrukları var. En azından seyrettiğinde görüyorsun. İçeri girmekten, kenara çekilmekten hiçbir zaman rahatsızlık duymuyor. Round'un her anında içeride. Evet, bence de özellikle işte Mike Zombie Arkadaşlar, bu maçtan sonra Tyson Fury Dylan White bence maçı. avantajı iyi çevirmiş. O aparkatlar özellikle kolların da kısa olması Ama çok aparkatları güçlü. içeriden de kısa mesafeden Hocam, de link çok var etkili mı? atmasına olanak Maç sağlıyor. için. Yakın mesafede sarılmaya çalıştığı yerlerde long, Link yok arkadaşlar. çok Varsa fazla arkadaşa kısa link mesafe. verin. Sonuçta maçın içindeysen rakiple birebir kalıyorsun ya güzel. O yumruk almaktan uzaklaşamıyorsun. Çünkü ayaklarında derman kalmıyor aldığı yumruklardan sonra. Hareket edemiyorsun. Hani izleyenler belki şunu söyleyebilir. Ya niye bir tane daha vuramıyorsun? Mümkün değil. Çünkü gücün kalmamış. Anladın mı? Evet. Ya işte gücünü toplamaya çalıştığı, o sarılmaya çalıştığı yerlerde de aparkatlar yapıyor. Dedi zaten bu boyda olup da çok fazla kilo kaybettikten sonra böyle bir iki gün içinde toparlanmak çok zor oluyor. Evet. Kilo fazla yüksek kilodan düşmek de tabii ki dayanıklılığı etkiliyor. Çok yani. etkiliyor. En az %30 etkiliyor. Böyle ateş topu gibi bir rakibin karşısında bu çok büyük bir dezavantaja götürür seni. Bakalım Nick Paul'un röportajını bekliyoruz. Aynı zamanda büyük ekranda da işte Wembley Stadyumunda bandajı geliyordu ekranlara. Tyson Fury'nin yine şarkı söylemeye devam ediyor bandaj yapılırken de Fury. Her zaman böyle zaten. Nick Paul Arkadaşlar, bu bir maçtan sonra Tyson Fury Dylan White maçı. Haberiniz olsun. Evet, belki insanlar eleştirebilir ama onlar için geldiği yerler, geleneklerin içindeki kurallar oradan motive oluyorlar. Çünkü oradan aldıkları her kuvvet yaşayacağı zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor. Evet, Nick Paul'a gidiyoruz galiba. Hop. Gidemiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Nick, that was incredible. Explosive İnanılmazdı, fight. patlayıcı bir karşılaşmaydı. Nasıl hissediyorsun? It was good. I'll have to watch the fight back 'cause I'm full of Tekrar izlemem lazım karşılaşmayı. I'm just chill out now and actually just find it. Rahatladım şu anda. When you fight, you're just in the zone and focus. So yeah, it's good though. Boss to boss feeling. İyi hissediyorum burada. Yaptığım Tyson bokstan. Tyson Fury'nin en bir arkadaşıydı. Kendine güvenilmez derecedeydi. Yenebileceğine dair her zaman tabii kendine güveniliydi. Bu kendini gösteriyor. İyi akşamlar. Bahadır. Abi ikisi de çok az bir saniye. Az şu yorumu dinleyeyim bir saniye. Hemen döneceğim. Evet, kendine güvenli olduğunu söylüyor. Kısa kesiliyor. Şimdi dur. Röportaj. Abi ikisi de çok hevesliydi. Kondisyonları iyiydi ama Canelo ve Seplant'ı kızlaşınca arada çok büyük fark var. Aynen öyle. Cidden o farklılığı çok anlaşılıyor. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Rıfat Yeşil. Son dönemde Nick Paul da keyif verdi açıkçası dövüşüyle. Ben çok beğendim. Takdir İyi boksör. Yani ediyorum. Boksör. Tyson Fury Dylan White maç öncesi Nick Paul maçı enerji yarattı. Yani ortama bir enerji getirdi. Yani bu şekilde maçlar bence Tyson Fury Dylan White maç öncesi iyi, yine bu şekilde maçlar büyük maçlar öncesi olması lazım. Örnek vereyim, Canelo Alvarez Pivol maçı öncesi böyle enerjisi yüksek maçlar alt kartlarda mutlaka olması lazım. Çünkü ring etrafındaki seyircinin enerjisi her zaman yukarıda tutmak gerekiyor. Olacağız değerli izleyenler. Eko ve Suman'la Darren Tetley karşılaşacak. Bir ara rica Selamlar ediyoruz. hocam. Aleykümselam. Ya, aleykümselam. Bu maçtan sonra Tyson Fury Dylan White maçı arkadaşlar. White'e yatıracak tüm dünya şoka girecek hocam. White'e yatıracak tüm dünya şoka girecek. Bakalım. Yani herkes diyor ki White'e yatıracak. Bakalım, izleyip göreceğiz. White'e kazanacak. Başladım abi. Bir maç. Bu maçtan sonra Tyson Fury Dylan White maçı.
Bir maç kaldı arkadaşlar. Bu maç ne zaman başlıyor? Bir maç kaldı. Bir maç. Resul Taşdelen bir maç. Abi sen ne düşünüyorsun Fury vs White için? Ben ne düşünüyorum? Maçın %85, %90 Tyson Fury alır. Sürpriz Dillian White'den bir sürpriz bekliyorum. Sürpriz yapacak isim Dillian White'e. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tyson Fury mi, Dillian White mi? Bu maçta performans olarak ama en önemlisi de Tyson Fury'nin performansı önemli. İyi performansla gelirse büyük bir ihtimal Dillian White alacaktır. Tyson Fury alacaktır. Ama sürprizlerin ismi her zaman bende Dillian White. Aynen öyle. Hocam size Fury mi White mi? Maç ne zaman başlıyor? Kendi yok olabileceğini bilse bile. Mike Tyson'dan sonra efsane Tyson Fury en iyisi Mike Tyson'dan sonra ama. Ya Tyson Fury dediğim gibi şanslı bir boksör. Şanslı bir boksör. Yani şu anda yenilgisiz ilerleyen bir isim. Yani Klitschko ile karşılaşmış. Birçok boksörle Deontay Wilder gibi yenilgisiz boksörle karşılaştı. Kaç maçı var? Birinde berabere kaldı. Son 2 maçı kaybetti. Yani ben gerçekten şok ediyor beni ya. Deontay Wilder aslında kötü bir boksör değil. Yani hırçın, sert vuran bir isim. Abi nereden izleyebiliriz? Kardeşim bu maçı DAZN ve Esport Plus'tan izleyebilirsin. Hocam maç ne zaman başlıyor? Bizi bilgilendirir misin? Bir maç sonra başlıyor arkadaşlar. Bu maçtan sonra Tyson Fury Dillian White maçı. Bu maçtan sonra. Ekranları başında mutlaka olun. Bekleyin. Maç başlayacak. Bu maç erken bitebilir. Erken biterse maç başlıyor. Bana çok mantıksız geliyor abi. Joshua Whitey'i knockout etti. Joshua Whitey'i knockout etti. Bir saniye. Bana çok mantıksız geliyor abi. Joshua Whitey'i knockout etti. Fury Joshua'dan çok daha iyi mantıken White'in hiçbir şey yapmaması lazım değil mi? Hiç belli olmaz boks bu. Hiç belli olmaz Bahadır. Hiç belli olmaz. Tamam teşekkür ederim hocam. Rica ederim kardeşim. Resulta tamam hocam teşekkürler. Rica ederim. Hocam başladığında haber verir misin? Verirsiniz değil mi? Olur veririm. Veririm. Burada olursan haber veririm. Konuşuyor. Klitschko konuşuyor. Vitali Klitschko konuşuyor. Klitschko konuşuyor. All your help is needed and appreciated by the mothers, fathers and children of Ukraine. Please don't stop as we need you now more than ever. Good night to you all in London and cheers from Kyiv. Thank you very much, Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko konuştu arkadaşlar. Değerli izleyenler, Vladimir Klitschko'dan bir mesaj vardı. Tabii ki destekler için teşekkür ediliyor. Maalesef işte Rusya'nın Ukrayna işgali, savaş devam ediyor. Ukraynalı bir boksör geliyor herhalde ringe. Dur. Ukrayna tabii ki o da cephe gerisinden çıktı ve Joshua ile karşılaşacak. Pek çok boksör ve dövüşçü de MMA dövüşçüsü de Ukrayna'da şu anda. Vladimir Klitschko'da buradan gelen desteklere teşekkürlerimizi. Ukraynalı bir boksör geliyor arkadaşlar. Ve biz yanına karşılaşmaya geçiyoruz. Bu maçın ardından da Tyson Fury ile Dillian White. Bu maçın ardından başlıyor maç. Paylaşacaklar. Uzun süredir beklediğimiz karşılaşmada. Ama öncelikle Ekova'ya sunanlar Darren Tetley. Welter sikleti, İngiliz Milletler Topluluğu, Britanya şampiyonluğu ve IBF Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecekler. Öncelikle Darren Tetley ringe doğru geliyor. İlk olarak o davet edildi. Darren Tetley 2015'te WBO Avrupa şampiyonluk kemerini almıştı. Ve uzun süre yenilgisiz gitti. Aslında Darren Tetley ama 2010 yılında Ian Taylor'a kaybetti ve yenilgisizlik serisi böylelikle sona ermiş oldu. 20 maçlık yenilgisizlik serisi sona ermiş oldu.
Ardından İngiltere şampiyonluğu için Samuel Hunt ile karşılaştı geçtiğimiz yıl Şubat ayında. Ona da teknik knockout'la yenildi. Ardından Kasım ayında Evgeni Vazem'le buluştu. Onu 6 roundluk puanla kazandı. Tabii çok yüksek seviye bir rakip değildi. Geçiş maçı diyebiliriz. Ve şimdi seviye yükseltiyor. Darren Tetley, Eko Essuman'la karşılaşacak. İşte bu çocuğa dikkat diyelim. Eko Essuman James Brown'la girişini gerçekleştiriyor. Tabii Tyson Fury'nin nasıl giriş yapacağı da merak konusu, onu da ekleyelim. Her şeye yavaş yavaş maça yaklaşıyoruz tabii ki gecenin maçına ama Eko Essuman da çok etkileyici bir boksör. Eko Essuman aslında daha önce de Conor Benn'le karşılaşması bekleniyordu ama Conor Ben onun ismini çok yüksek bulmadığı için bu karşılaşma olmadı. Kemerlerini ikinci kez korumaya çalışacak. Jenkins yenerek kemerleri almıştı. Enteresan bir kariyer tabii. 2019'da daha otellerde dövüşüyordu. Daha küçük organizasyonlarda ve şimdi Wembley Stadyumunda boksunu gösterecek Eko Essuman. Engin Akila lakabına sahip. Durmak bilmeyen bir boksör. Nottingham'lı. 3 ay önce Frank Warren'la bir kez daha sözleşme yeniledi ve 3 yıllık sözleşme uzattı. 16 galibiyeti var kariyerinde. 7 kez knockout'la galibiyete ulaştı 33 yaşında. Bakalım nasıl bir maç olacak. Botswana doğumlu. İşte görüntüdeki Eko Essuman. Lonsdale kemeri de ekrana geldi aynı zamanda. 12 round üzerinden olacak bu karşılaşma. İşte ışıklar söndü. Wembley Stadyumu'nun tadına daha da bir varıyoruz. İşte kemerler. 3 kemerde burada Essuman'da. Lonsdale kemeri. Hocam başlarında haber verirsiniz değil mi? Önceki maç iyiydi. Bakalım bu maç nasıl olacak. Ve IBF Avrupa Şampiyonluk kemerleri. It is sanctioned by the British Boxing Board of Control, steward in charge, Charles Giles. Along 3 with tane kemer ortada. Bu maçın ardından yine hatırlatayım, altını çiziyorum. Tyson Fury, Dillian White ringde olacaklar. John Latham, Kieran McCann ve Marcus McDonald karşılaşmanın puan hakemleri. Ve çok tecrübeli bir hakem tabii ki Steve Gray. Britanya'da boks geceleri izliyorsanız Steve Gray'i tanımama ihtimaliniz yok. Bu maçın ring hakemi olacak Steve Gray. Arkadaşlar bu maçtan sonra Tyson Fury Dynamite maçı başlıyor. Çok şık bir kemer hakikaten. Hasan'la Yüzey'i tebrik etmek lazım yani. Göze hoş gelen bir kemer. Genelde boks kemerleri çok güzel. Özellikle bu Tyson Fury, Dillian White için yani Özel beyaz bir tabii kemer yapıldı. zeminde çok güzel bir bayrak görseliyle birlikte güzel bir kemer yapıldı. Bayılıyorum. Ben WBC kemerini çok daha fazla seviyorum. Evet, WBC kemerinin herkes tarafından bir ekstra özelliği var. Yani Muhammed Ali ile de özdeşleşmiş bir kemer bir yerde. Tyson çok severdim. Mike Tyson da aynı şekilde. Yeşil olması ayrı bir çekiyor. Ağzımdan al. Evet. İşte arkadaki o gökkuşağı renklerinde olan Commonwealth kemeri, İngiliz Milletler Topluluğu kemeri. Madalyası da benim çok hoşuma gidiyor. Bir de yani siyah zeminle güzel bir tişört de giydiriyorlar. Genelde Golovkin'de görüyorum onu. Evet. Golovkin Canelo'da geliyor. Evet. Burada 16 galibiyetin 7'si nakavta. İyi şeyler arkadaşlar. Kıran kırana bir maç izleriz inşallah. İşte Lonsdale kemeri sağdaki hakikaten çok şık bir kemer. Eski usulünü koruyan bir kemer. Bizim Kırkpınar kemerleri benzemiyor mu? Biraz benziyor evet. Ve yan ana maça hazırız. Burada tabii şunu belirtelim. Aslında burada karşı karşıya gelecek isimler Anthony Kakase ile Alt kartlarda fazla maç koymak iyi değil ya. Aynen öyle. Romero vize alamayınca o maç iptal oldu ve bu karşılaşma aslında gelecek haftanın ana maçı. Gelecek hafta karşılaşacaktı bu ikili. O boşluğu doldurmak için yan ana maçın Bu maç da iyi maç doldurmak olacak. için Frank Warren tabii bu ikiliyi buraya aldı. İyi de yaptı. Hazır iki elemanı hemen çağırdı. Tabii. Çok yerinde. Yani bir hafta sonra dövüşeceklerdi ama Bir gecede 4 çok maç fark eder oldu. mi? Bir hafta Aynen öyle. dövüşmeleri? Etmez, evet. Daha bir an önce çıkmak isterler sporcular.
Artık Bir de Wembley Stadyumunda. sıkıldım da bu geceyi. Birinci round başladı arkadaşlar. Evet, ilk round başlıyor. Siyah şortu, siyah eldivenleriyle Eko ve Suman'ı izliyoruz. Darren Tatley ise sarı şortu, beyaz eldivenleriyle ringde. 12 round üzerinden bu karşılaşma. Britanya, İngiliz Milletler Topluluğu ve AOPF Avrupa Şampiyonluk kemerleri ortada. Bu kemerler Eko, Esuma'nın. Bakalım bunları Hocam koruyabilecek maç ne mi? zaman başlar tahminen. Bu maçtan sonra başlıyor. Beyaz kartlı Darren Tatley. 11.30 gibi başlar herhalde. Karşılık Esuman. Belki biraz daha geç. Welter siklette bu karşılaşma solu var. Tatley'nin. Welter siklette tabii söyleyelim. 66.7 kilogram. 147 pound. Geçtiğimiz hafta Bir saate yine bence. Aynen öyle. Esport'ta izlediğiniz, Esport Plus'ta izleyebildiğiniz nefis bir maç olmuştu. Errol Spence Junior'la ve Ordenis Ugas arasında. Hocam hangi O kanal maçta veriyor işte ki maçı? Welter siklette Esport 3 kemerin Plus sahibi olmuştu. bir de Dizon'dan Errol Spence izleyebilirsin. Junior. Esport Plus Dizon. İkili de bu siklette mücadele ediyorlar. Güzel bir sol geldi. Kontrası var. Esuma'nın da. Hocam Güzel bir sağ. bilgisayardan maçı telefondan size Şimdi bir açacağım. sarılma. Sizin Konusu. anlık yorumlarınızı maçı daha güzel kılıyor. Tamam olur. Teşekkür ettim. Maçı nereden izleyebiliriz hocam? Esport Plus'tan izleyebilirsin. İki tarafta fiziksel Paralı olarak çok iyi dostum gözüküyor ama maç indirim Esuma daha kodunda fazla, bulamadım, daha iyi ben gözüküyor. indirim olsa keşke. Açıkçası. Benim PC çift ekranlı, birinde Erdal Hoca ve diğerinde maç. Zaten Güzel. öyle yapın arkadaşlar. Birine maçı, birine beni koyun. Oradan konuşuruz maçla ilgili. Esuma sağlı sollu ediyor ama boşa attığı vuruşlar. Sol direk. Esuma'dan bu maçın Bak şimdi ardından ters karda olan Fury yattığı Defiance. yere vursa, bak yattığı yere sağ aparkat vursa, bak sağ aparkat mesela Aslında tabii ki çok önemli daha bir fazla neti karşılaşma olacak. Mesela onu kandırsa, Joshua ile yattığı Alexander yere Usyk vursa karşılaşacak ve mesela çok iki rahat maçın puan da alacak ama birbirleriyle karşılaşabilir. Her ne işte bak, kadar boğuşuyor, dersinde kendini bir yoruyor olacağını bak. Söylese de. Güzel bir sağ denedi. Ensuman. Ensuman sert bir boksör. Güce dayalı belki bu maçı Görüntüdeki sporcu alabilir. Şey, Eko Esuman rakibine göre önden bir çök, tek sol, arkasından sol sağ direkte ikili bir Maç başladı. İyi yorumlama maçı hocam. İyi yorumlama maçı hocam. Maç başladıktan sonra round round yorumlayalım. Tamam, olur. Hocam maç puana gider. Bence siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar, Tyson Fury knockout etmeye gelecek. Dylan White'e de aynı şekilde knockout etmeden bu maçı alamaz zaten. Büyük bir ihtimal ikisi de knockout'a gidecek. Bakalım kim kimi knockout edecek. Bir saat sonra Fury maçı başlar arkadaşlar. Param var, her şeyim var. MMA Azerbaycan'da Sport Plus. Tabii bir saniye. Param var, her şeyim var. MMA Azerbaycan Sport Plus üye ol. Bilemiyorsun. Başka nerede izlemek mümkün? Dizon'dan da izleyebilirsin. Dizon. Bak buraya yazayım ben. Buradan da izleyebilirsin bak. Buradan dene. 12 roundu sonunda görebiliriz. Buradan dene. Belki bu karşılaşmada evet uzun bir yol var. Öne doğru Buradan gelerek dene, başladı. buradan Esuma izlemeyi önce dene. işte bandajlarını yaptığını gördük. Yine Tyson Fury'nin ve Dylan White'ın. Sol. Bu maçtan sonra başlıyor. Bu maçtan sonra Tyson Fury Dylan White maçı. Bu maç. Bu maç bitince Fiziksel başlıyor. olarak da birbirlerine benziyorlar tabii ki. Çok uzun değil. 3 santimetre uzun sadece David Tatley. Genelde bu siklette birbirine benzer fizikler var. Edward Siklette. Yoksa barınamaz. Hakikaten ama muazzam bisiklet. İşte Terence Crawford da burada WBO'nun şampiyonu. Şimdi Conor Ben geliyor. Nigel Bennett'in oğlu.
Virgil Ortiz var. Katılır mısın? Yine Ağır bisiklette. bisikletten sonra welterweight çok daha ünlü bisiklettir. Yani cruiserweight. Zevksiz bir maç bu. Mesela Canelo zamanında Bence öyle şu anda. Zevksiz bir maç. Şu anda öyle. Hafif bisiklet de çok iyi. Kurvazör bisiklet zaten. başlı başına arada kalmış bisiklet gibi yani. Evet, şimdi Bridger Wade çıkardılar zaten. Güzel, Bridger bak. Bisiklet. Kurvazör siyah ama sadece WBC bunu Bak. uygulamaya koydu. Sağ Diğer büyük organizasyonlar daha girmedi. sol aparkatları vurduğu zaman rakibinden puan alıyor. Rakibine Kime sorsak şey şampiyon yapıyor ama söylemesi de zor. buna dikkat etmesi Yani lazım. hard sert Rakibinden de buradan ters bir değil yumruk ya. yiyebilir bunu vururken. Süper şampiyon. Zamanlamayı çok iyi ayarlayıp vurması lazım bu yumruklara. Yuka Makabu, bunu duyduk WBC'nin şampiyonu. Yani tabii ki biliyoruz da genel izleyici algısıyla söyleyelim. Canelo sayesinde duyduk aslında Makabu'yu. Onunla maç yapacaktı. Maris Briedis'i biliyoruz. Yani Muhammed Ali kupasından dolayı. Hani ben başka bir Gıspedir organizasyonu vardı. İlk orada çıkmıştı. Ali Kap biraz daha onu böyle yani parlattı diye düşünüyorum. Evet. Lawrence Sokali, o da WBA şampiyonu. Onu Ki da- David Hay'le birlikte tanıdık cruiserweight'te insanlar. Evet, evet. İkisinin de Hani zamanlaması çok kötü. Zamanlama. Mayıs ayında. Yani Yani zamanlamayı ayarlayıp yumruk vurmuyorlar. Boşa çok yumruklara gidiyor ikisinin de. Son dönemde muazzam işler yapıyor. Saul Canelo Alvarez burada güzel bir solu var. Yakınlığı yok. Bak ikisinin de yakını yok. Çok kötüler bak. Yakında çok kötüler. Yani profesyonel boksör oldu diye, ringe çıktı diye, her boksör iyi olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani boksu bilmek yani. Yakında bak kapanma yok. Yakında boşa yumruk yiyorlar bak. İkisine de bak yani. Yakında toplu olacaksın. İkinci roundda tamamlanmak üzere. Bak boşa giden ikisini de bak. Boşa giden yumrukları çok. İkinci round bitti hala bende çok zevksiz bir maç. Biraz daha hareketli gördüm. Derin Teddy üstüne gelen rakibi sağ direkle kontrol edip sol uzun direkle cevap verdi. Esuman ise bu round'u biraz daha Arkadaşlar. kullanması gerekiyordu. Çünkü o oyunun kurgusunu bozması Okey. lazımdı. İmdat geldim. Kafam gidip geliyor. Bazen yorum yaparım. Olur. Çok fazla kullanamadı. İçeride rakip müsaade ettikçe Şimdi bakın arkadaşlar. sol kroşeye uzandı. Hakem Boksu biraz daha izleyen burada insanlar, sporculara veriyor. Çünkü boksu takip eden boks fanları boksta heyecan ister. Enerji ister. Nasıl ki Mike Tyson maçları, Muhammed Ali Clay maçları hep bir enerjiydi. Hep bambaşkaydı yani. O Muhammed Ali Clay'in o dans edişi, yumruklardan kaçışı, yumruk atışı, mesela kombine yumruklar vuruşu, aynı şekilde Mike Tyson'ın ayak hareketleri, ondan sonra belleriyle girişip aparkat kroşe vuruşları hep boks fanlarında bir heyecan uyandırıyordu. Hep ne yapacak, knockout mı edecek, işte nasıl dövüşecek, Muhammed Ali Clay için maç öncesinde ne söyleyecek, işte ringde nasıl boks yapacak. Yani bu maçları hep fanlar izlemek istiyordu bu iki ismin. Knockout yüzdesi Abi var. uykum geldi herhalde. Darren Till ise Yok, yok. %39'luk. Başlar maç. Bekle, maçı bekle. Başlar maç. Bisikletlerde biraz daha geç roundlarda. Knockout'u daha fazla görüyoruz. Daha sıklıkla görüyoruz. Göreceğimizin de bir garantisi yok şüphesiz. Frank Warren'ı da tebrik etmek lazım. Hani hiçbir yere gitmedi. Gecenin başından beri orada aynı koltukta oturuyor Frank Warren. Rakiple dalga geçmesi güzeldi. Aynen öyle. böyle başarılı oluyor hocam. Yani Clay. ekibine güveniyor muhtemelen. Hiç kendisine ihtiyaç duyulmuyor. Hani Türkiye'de bir organizasyon olsa promotör oradan oraya, oradan oraya gitmek durumunda kalıyor yani. Hocam bu spikeri hiç sevmiyorum. Keşke Bilgihan Demir olsa. Ama ringin kenarında Yani olduğu onunla bunun sporcular arasında da- farklar var arkadaşlar. Yani o daha profesyonel. Bu biraz daha yarı. Her Yani şey yani aralarında zaten fark var ekip tabii her ki. şeyi hallediyor şu anda muhtemelen. Şimdi böyle bir organizasyonda minimum 200 kişi aktif olarak çalışıyor. Evet. 94 bin kişilik bir stadyum. Yani sadece sahip Şimdi bu ikisinden biri biraz daha akıllı boks yapsa Oraya gitti abi, maçı- kafaya gidiyor. Esuma- maçın favorisi şu an belli olacak. Yani diyeceğiz ki Ama şu belli çok ama şu an fazla hiçbirimiz etkileri şunu için diyemiyoruz. Şu kazanır bir diyemiyoruz. rahatsız Yani etmek için. bu şekilde giderse bu maçı bu alır diyemiyoruz. Niye? Çünkü mesela bir Canelo, Gennady Golovkin olsa hani deriz bu maçı Canelo Alvarez alır. İşte Gennady Golovkin alır ama şurada diyemiyoruz. Kimin ne yaptığı belli değil yani. Duyuyorsun
Ne onun ne onun. 90 bin kişi toplanınca böyle bir ses çıkıyor. Tyson Fury maçının başlamasına yakın tribünler doldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. 94 bin kişilik stat hemen hemen doldu. Çok az boşluklar var. Güzel bir sol var. Suman'dan 45 saniye. 3. round'da. Bir sağda. Abi bir önceki maçtakiler sanki daha profesyoneldi. Aynen öyle. Yani biraz daha enerjiyi yükseltmişlerdi ama bunlar düşürdü yine. Hocam Wilder, Takipte. Deontay Wilder bitti mi? Geri gelip bir başarı sağlayabilir mi? Kardeşi bu tatlı. Sağlayabilir. Deontay Wilder geri gelip başarı sağlayabilir. Öncelikle Deontay Wilder'ın bir ortam değiştirmesi lazım. Deontay Wilder'ın antrenör değiştirmesi lazım. Küba'ya gidip biraz Küba'da boks yapması lazım. Sonra da gelip önüne çıkanı harcaması lazım. Yani bence oranın enerjisini alması lazım önce. Tamamlanıyor böylelikle. Şimdi ekonomik Plansız, analizsiz dövüş gibi. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleykümselam. daha fazla bedene Wilder Joshua'yı görmek bir taktik saniye. olarak da doğru olabilir. Nedeni de şu. Hocam Wilder bitti mi? Wilder Joshua'yı görmek istiyorum. Yani olabilir. Niye olmasın yani? Deontay Wilder Joshua maçı olabilir. Bedenini koruma ihtiyacı, almış olduğu yumruk sayısı hem karın boşluğu hem de diyafram merkezi içerisinde Ama ben daha çok keser oluyor. Ben size onu Tyson Fury Anthony Joshua maçını isterdim yani. bundan da avantajlı. Mesela Deontay Wilder Joshua maçını değil de Tyson Fury Derin kendi Anthony Joshua maçını isterdim yani. zaten kol ve bacak mesafesi gayet iyi. Rakibi uzun sağda kontrol edip sol direk veya sol kroşeyi tercih ediyor. Rakibine göre bence daha Olursa Wilder Joshua'nın içinden geçer. O Esuman bedene çalışsa da senin de dediğin gibi sadece eldiven dışı bir görüntü veriyor. Yani olur, niye olmasın yani, boks bu yani. Sonuçta menajerler devreye giriyor, alıyor. Farklı gardlar. Ters kalpli sporcuyla maç yapmak her zaman çok zor. Olursa Ne öldür. kadar da 4 Yani hafta boyunca sparring partnerlerini ona göre eşleşse de kolay değil. İşte iki tarafta bacaklar arasındaki boşluğa almaya çalışıyor rakibi. Dolayısıyla öndeki ayaklar sık sık birbirine basıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi solu hazırladı, atmadı, aslında uygundu Bentley için. Öndeye gitti, şimdi bir solda. İşte Gray araya giriyor. bence Güzel bir sol bu direkt. Tedli sol yumruklarını çok kullanması gerekiyor. Sol yumruklarını çok vurur. Evet, orta mesafe Sol direk, kalkıyorlar. Şimdi sol iki kroşe, kombinasyon geldi bunları çok zaten. vurması, sol aparkat, bunları çok vurması gerekiyor. Bu maçtaki Sakalar, bu maçın sollar. rengi değişsin. Yani yattığı yere aparkat vurması gerekiyor veya çapraz kroşe, yani bunları çok vurması gerekiyor. Bak, vurduğu zaman çok net yumruklar vuruyor bak. Kalkıyorlar. Mesela sağ direkt sol kroşe vurabilir. Mesela Özel bir gece İngiltere'de. pardon. Tabii çok önemli maçlar oldu tarihte. Sol direkt Lennox Lewis, sağ kroşe vurabilir. 1993 Ee, yılındaydı. aynı O şekilde karşılaşma. sağ Tarihte aparkat, oldu tabii ki o. çene ucuna sağ aparkat, Carl Froch, sol direkt vurabilir. George Gross, bunları hep vurması lazım. Nigel Benn, Chris Eubank. Kazerge Eubank. Evet. Baba. Çok kandırması lazım. Bu tarz boksörlere, Old Eubank'ten bahsediyoruz. Ensuman gibi boksörleri çok kandırması lazım. Eğer ki bu tarz boksörlerden kandırıp yenmesi lazım. Zaten Ensuman düz bir boksör. Bak, düz bir boksör yani. Muhammed Ali ile de karşılaşmıştı. O maçta Abi, İngiltere kaç dakika tarihinde kaldı önemli bir White Safari? karşılaşma. Bu maçtan Son sonra dönemde, arkadaşlar, Josh Taylor, bu maçtan Jack sonra Catterall kaçırdı. keşke maç daha geç saatlerde olsaydı. Josh Taylor Sahura kemerleri kadar bozamadı, bekleme çok da bahanemiz kaybetti. olurdu. Şimdi maçı izleyip uyursam 2 saat sonra uyanmam. O da Uyumasam nefis saat bir maç 3-4'te olmuştu. kadar kim bekleyecek? Nasıl yapayım hocam, tavsiye.
tarihe Uyu geçecek sahura güzel kalkmak yer sevaptır yani. karşılaşması olacak. Uyu sahura kalk. Bir saat de olsa uyu yani. WBC, Dünya Maçı nereden Şampiyonluğu izleyebilirim? mücadeleleri Esport'tan, içeriyor. Plus'tan Karşılaşma izleyebilirsin. aynı Ayhan zamanda Koyun. İşte Burak, Önder Öner. şunu Normalde söylemek Fury istiyorum. White'yi çok rahat Arkada bıraktığı Tyson Fury roundlara White'yi oranla daha keskin bir çok round. rahat yener. Söz konusu kişi Fury ise Yapmış olduğu olmazlar hep ataklar, olur. oluşturduğu Fury kombinasyonlar, kemer delisi biri değil. Çok atılan tutarsız bir yumruklar, boksör. kaçma, Son çok maçı fazla kenarları olması kullanmadan sebebiyle bilerek içeride yenilip golü kemeri White'ye verebilir. orada başarılı. Yani Derin tet bir- bilerek yenilmez. Ben Bazen zannetmiyorum yani yaklaşıyor. kemeri de vereceğini zannetmiyorum ama motivasyonu nerede göreceğiz. tutacağını Şimdi uyursam yani sahura eski yeteneği kalkmam olan mı, imkansız bu gece, eski uyku yeteneği yok. olmayan mı? Uyku Gidiyor o yoksa an. sahura kadar uyumayacağım. Yoksa ters kalpli bir sporcuyla mücadele ettiğinde Bu maçtan sonra onun başlıyor. yumruklardan çok daha net bir şekilde sıyrılması gerekir. Görüntüdeki sporcu derin tet ama bir karmaşa içerisinde hala zihnen oturtmamış bazı şeyleri var. Bundan dolayı da antrenörler de Terin belki Teddy'nin kendilerine yapacağı şey şu arkadaşlar yani nasıl davranacağını ona anlatmış sol olmalı. direğini Ki bakalım bu roundda sağ tekrar kroşesini karmaşa vuracak. uygulayabilecek. Yani çok vuracak. Özellikle sollarını çok vuracak. Evet, yakın geçen bir karşılaşma. 5. rounda geldik. 12 roundluk bu buluşmada. Welter Siklet'teki bu buluşmada sağ direkleri atıyor Tetley. Bak mesela Suman takipte güzel bir sol geldi Tetley'den. bak bunlarla oynayacak. Oynayacak. Ayrıldılar. Ondan sonra sol direk, sağ kroşe, sol kroşeyi vuracak. Yani bunları çok vuracak. Veya sol aparkat, sağ kroşeyi vuracak. Bu yumrukları Boşa çok gidiyor. vuracak. Vurması gerekiyor yani. Bu yumruklarla Suman bu şekilde götürür bu işi. şimdi bir sol aparkat denedi. Gövdeye gidiyor. Suman kafaya üçlü bir kombinasyon geldi. Sağ kroşelerle sallanıyor. İyi. Sarstı rakibi. Esuman Ersuman biraz daha bu round daha iyi. Yani bu şey değişebilir. sarılıyor. Kilitliyor burada boksu. Tetley. Güzel bir sağda. Mesafeyi açmaya çalışıyor Esuman ama Tetley biraz nefeslenmenin peşinde. Evet, Steve Gray Boğuşuyorlar. araya girdi. Esuman bir solda makine çalışmaya başladı. 1,5 dakika var. Rakibi istiyor arkadaşlar. Ersuman istiyor maçı. İstediği için de çok mücadele ediyor. Çok savaşıyor. Uyarı gelebilir bana kalırsa. Uzak tutmaya çalışıyor. Bak çok güzel vuruyor. Kapandı. Sağ aparkatını peşinden sol direğini bağlamıyor. Sol direğini sağ kroşesini bağlamıyor. Bunları da bağlasa çok güzel olacak. Göğüs göğüse. Puan alacak. Mücadele sağ var Esuman'ın. Yanlış yumruklar atıyor. Zamansız. Teddy çok yanlış yumruklar atıyor yani. Sağ uzattı. Şimdi solungar Esuman'ın. O kontrolleri istediği gibi vuramıyor bu roundda. Tetley. Tek taraflı bir round. Farid White'i 4 veya 5 Şu anda izliyoruz. bu round için. İzleyip göreceğiz. Cenk Hoca White'i alacak dedi. Ne düşünüyorsun? Almış durumda. Şimdi bir hareketlilik. Tetley'den Arkadaşlar sağ Tyson Fury kolay kolay maç vermez. Knockout etmediği sürece Tyson Fury'den maç alamaz. sonunu iyi getiriyor Bu arada Tetley. arkadaşlar beğeni koymayı unutmayın. Videoya beğeni koymayı unutmayın. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone Şimdi olsunlar. son saniyeler. Bildirimlerde de tümünü işaretlesinler. Attığım videodan haberdar olmaları için. Cenk Hoca birine kazanacak diyorsa o kaybeder. Bakın arkadaşlar. Şimdi birçok kişiye bakarsan antrenör, Rico ve Suman birçok bu kişiye roundda bakarsan boksu anlatıyor. daha çok Ama yakın temas yumrukları hepsine var. bakıyorum. Çoğu yanlış anlatıyor. Çoğu yanlış konuşuyor boksla ilgili. Yaklaşık 7-8 Yani yumruktan sonra ama içeride yapacak bir şey yok. Onların emin olun. sol Benden daha çok takipçisi var. Bu Benden yumruktan daha sonra çok destekleniyor. derin Ama tet, yapacak bir yavaş şey yok yani. Yani Onlar bu dördüncü alanda vitesteyken bir anda vites benden 3'e önceler 2'ye düştü. yani daha yeniyiz. Dur Yani bakalım. karda arada Sürpriz durmak olup bak- White alırsa çok iyi olur. Sonrasında bu yavaşlayan rakibini gören Eko Yani Suman olabilir, niye üstüne olmasın? gitti. Dylan Daha White'e de çok alabilir. bir Boks bu. son 50 Dylan saniye White'ı aldığında kadar ben şaşırmam atılan yani. tek yumruk buydu. Beni şaşırtmaz Burada çünkü çok boks büyük bir etki oluşturmadı. sürprizlerle dolu. Olabilir. Boks 8-9 tane gerçek var olan gerçek. bir tane karşı Tyson Fury yani gayet teknik normal. olarak, fizik olarak En azından
tecrübe olarak bu maçı alacak. Bu yani Bu roundda %85, %90 aldı. knockout Son olmadığı skor. sürece. Maçı nereden izleyebiliriz bilen yazsın. Frank Esport Bruno, Plus'tan evet, burada. izleyebilirsin. İşte Lennox Lewis de 1993 yılında Cardiff'te o efsane maçı yapmışlardı. Açıkçası Lennox Lewis de o karşılaşma Abi bence hakkında sabitle. konuştu bu hafta içerisinde. Tyson çok Yani, rahat alır knockout'unu. Tabii Kanada adına olimpiyata katılmış bir boksör. Zaten ikisi de knockout için geliyor. Tyson da Olmasına rağmen Lennox Lewis. Ve konuştuğu şey Frank Bruno'yu o dönem halkın daha fazla tuttuğunu, daha ben fazla bunu işte öyle desteklediğini dedim. söylüyor Canlı kendisine değil. izleyemiyorum. Ama Yardım orada lütfen. 7. ya da 9. roundda teknik takatla kazanıyor. Ve 15 TL değil sonrasında Dizon'da bu hatta maç. Daha fazla. İzleyemezsin. Daha fazla Sen başlıyor Esport Frank Bruno'yu Plus'tan izle yendikten güzel sonra. kardeşim. Kariyeri boyunca Lennox Lewis böyle çok İsat Pitbull, Ryan Garcia kim alır sence abi? İsat Pitbull Cruz alabilir maçı. cümle kullanmak istemiyorum. Alabilir dediğim yani alır. Net bir şekilde özetliyor. Sevilmedi açıkça. Halbuki çok iyi bir profesyonel. Ama onun bir nedeni var. Bence. Hani bunun üzerine de ben yazmıştım açıkçası. Biraz okudum, araştırdım. O dönemi de hani biraz sonundan denk Maç gelebildim 30 tabii TL. yaş itibariyle. Orada Lennox Lewis aslında medyaya hiçbir şey vermiyor. Yani kullanabileceği hiçbir malzeme vermiyor. Medya sadece bir tek hani satrancı sevdiği Arkadaşlar, satranç oynadığını biliyor mesela. Lennox Lewis'le 6 round sonra hani Tyson sevgilisi Fury var, Dylan White mesela maçı hani başlıyor. magazin tarafını da arıyorlar, bulamıyorlar. 6 round Hiçbir şey sonra vermiyor. Tyson Fury Dylan White Biraz da maçı bunun başlıyor. nedeni var. Lennox Lewis'in bir Fari kapalı çok kutu olmasının hantal, da nedeni var bana kalırsa. Yoksa Fari çok mükemmel bir hantal, boksör. ciddiyetsiz biri. Tesadüf maç almıştı. Bu açı Bir dakika, White'e kesin 20 alacak, saniye. sürpriz olmaz. Altıncı Şimdi- roundda Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Tyson Fury'nin bazı şeyler çok tuhaf. Ekran karşısına çıkıyor. Yani maç günü yani boxer'ıyla geliyor. Yani orada maça çıkacak birisinin yani bu iş normal şeyler değil yani. Bence Bruno biraz daha karşılaşmasıyla bazı beraber, konulara o ciddi maçtaki olman hikayeyi gerekiyor yani. biraz Kim değindik. olursan ol. Hani bu En tür sevdiğim eşleşmeler boksör, Britanya için hakikaten çok en önemli. sevdiğim boksörlerin bir Yıllarca Canelo konuşuyoruz. 1'de 1993 GG yılında Golovkin Lennox Lewis, izlemeye Frank doyamazsın. Aynen Bruno, öyle. işte George Groves, Tabii çok Afroç, joy inanılmaz farkı bir var boksör. ama Cruz cüce gibi kalmaz mı Garcia'nın yanında? Britanya'da şöyle bir etkisi Şimdi de var. arkadaşlar Boksta Garcia hızlı bir boksör çok etkili bir ülke olduğu için ama dayanıksız. hani onların Cruz konuşması prese dayalı boks konuşması yapıyor. demek Yani prese dayalı bir boksöre de kolay kolay dayanacağını zannetmiyorum. Ryan Garcia'nın çok da yumruk atıyor, sert de vuruyor. Belli de olmaz. Ryan Garcia da alabilir yani. O da çok kötü bir boksör değil. Doğruya doğru yani. Fury'nin dedesi bile boksörmüş, zavallı bildir. 18 yaşında başlamış, o kadar olur ama Küstah kendini çok beğeniyordu. O kadar George Foreman gel sana birkaç Bir de yumruk başka atmayı bir ağrı öğreteyim. oluyor. Burada Dinlemedi, Britanya'da öküz karşılaşınca, Wilder. sonra dünya Ya aynen şampiyonu öyle olmak arkadaş. için kemer maçı Maçın tutmuş birisi nereden tabii izleyebilir ki yazar ama, mısınız? Normalde başka bir ülkede olsa o maçlar ona verilmez. Hangi belki. artiklet Amerika'da boksör olsa daha mesela, belki psikopat sonra veya o yenilgilerin sosyopat? ardından, hani Bill White'la Tyson, karşılaştı. Mark Tyson. Pek çok önemli isimle karşılaştı. Joseph Parker'la gerçi Bill White karşılaştı galiba. Bence o düşüşteki boksöre o isimler verilmez ama Britanya'da isim yaptığı için, geçmişine de saygı duyulduğu için o isimler yani işte Derek Chisora Arkadaşlar isimlere nereden rağmen izleyebileceğinizi Bill yazdım. White'la Buralardan ücret ödeyerek izleyebilirsiniz. Agit kamerayla kaybettiği maçı seviyorum. O gece de Dimitri Gülü oldu. Arkadaşlar Tyson Fury Dylan White'e maçı başlıyor. Maçın başlamasına arkadaşın bildiği kadar psikopat olamaz. Yo Mike Tyson daha psikopat. Tyson Fury Mike Tyson kadar psikopat değil. Onu bir defa bir kenara koymak lazım. O Chisora maçını kaybettikten sonra ben büyük bir soru işareti koydum. Ama Chisora maçını kaybetse Arkadaşlar, Chisora'yı ringde görmek istiyorum. 5 round sonra İddialı tarafı Tyson Fury Dylan White'e maçı başlıyor, haberiniz olsun. Bir şey daha söyleyeyim sana mesela. Bu Sik maçında ben 7. rounddayız. kaybetme neticesine ben biraz şaibeli 5 round sonra Tyson Fury Dylan White'e maçı başlıyor. 5 round. Mike Tyson tarihin psikopatı, kulak kemiren. Bana çok enteresan Aynen geldi. öyle Ben o yani. maçın Mike Tyson galibiyetini kabullenmedim. gibisi Bana yok. sinmedi. Yani o maç bence berabere bitebilirdi. Yani 94 bin kişilik stat şu an dolmuş durumda. Yani ringin etrafında yeri yok. konuyla alakası yok ama berabere bitti. Bence o Çok maç gole büyük bir taraftar Diğer kitlesi maç, var.
Hani öyle aldı. Özellikle de Tyson Fury maçına yakın doldu. Ona kadar çok boştu. Kararlar veriyor. Benim gözümde Wilder. Tabii canım çok sıklıkla veriliyor. Benim gözümde Wilder. Riddick Bowe nasıl bir boksördü be. Şimdi yerinden Bir kalkmıyor. boksör sürekli kazanamaz. Yani Mağlubiyeti de tatlı. hepsinin bir zamanı var yani. O zaman Huzuriyet'ten gelen bir sporcu ağır maç sesle ne zaman bir bitecek? maç olacak diye bir kanun yok. 5 round sonra bitiyor arkadaşlar. Dövüş sporlarını Mike Tyson karşılaştırırsak uçakta boksta kendini tabii rahatsız ki eden daha müşteriyi mağlup tokat elinden kardeşlerin zor aldı. sayısının az olması Mike önemli. Tyson. Mesela ben o konuda hani algısı önemli. O konuda ben MMA'yi takdir ediyorum. İnşallah erken bir nakat olur da Faribey'i izleriz. Ayıplanan bir şey değil mesela. Erken olmaz. Çünkü MMA'de şöyle bir Bu söz maç var. MMA'de herkes yenilir. Hani bu bir sorun değil. Erken bitmeyecek Nasıl gibi arkadaşlar ama hiç de belli nasıl olmaz. kaybettiğini önemli. Şimdi Ngannou UFC'de yenilerek geldi oraya. Esuma'nın Tabii. kombineleri var. Kolay gelmedi. Oradan nasıl Ama- dersler aldığı önemli. Rakibi de dayanıklı, vazgeçmiyor. Bu maç sanki puanla bitecek gibi ama hiç de belli olmaz. Ama görünen o ki puanla bitecek gibi. İzleyip göreceğiz. Yayında Junior vardı, story attı, çocuğun kaşını yardı. Bu maçtan heyecan alamadım hocam. Aynen öyle, ben de öyle. Çok zevksiz bir maç. Solu var Tapley'in. Bu maçın ardından. Abi boksta boy çok önemli mi? Canelo vs Tyson kendinden çok daha uzun adamları indirdi. Sen düşünüyorsun. Aleve verecekler. Boks. Wembley'de. Nefis bir dörtlü kombinasyon geldi. Güzel bir kombine geldi Enstrümandan Ersuman'dan. Arkadaşlar boy ve kısa boy ve uzun boy fark etmiyor. Sen sol yeteneğin kroşe. önemli. Yetenekliysen kısa boylu da olsan, uzun boylu da olsan bunu kullanabiliyorsan bitmiştir yani. Hiç fark etmiyor. Araya giriyor Uzun Nick boy Gray. tabi bir yerde avantajdır ama çok da önemli değil yani boksta. Boy kabakta da var. Aynen öyle. Sağda denedik gölge. Güzel Hocam bir sağ. Mike Tyson Bastır dalgıç maçında seks yapmış çıkmış ondan kaybetti diyorlar. Sen daha Bazı iyi sekanslar bilirsin. oluyor belki Hocam bilgi roundlarda. var mı yoksa Evet, yalan mı? tehdidin ön plana çıktı Yani ama her bu şey round diyorlar ama bilmiyorum yani doğrudur olabilir. sanki Yani bomba Mike Tyson bu diyorum ya Dediğim gibi o geçiş- yani onda da psikopatlık manyaklık var yani. Kişi eğer aparkat ve kroşeye sarılmışsa oradan çıkıp da sol sağ direkt atmasını istemek. Rio Ferdinand da burada. Manchester United'ın efsane futbolcusu. Beyaz boksör dayanıklı ve teknik power olmasa bile genelde şeyleri derler. Ama kazanacak bana kalırsa. Siyahi boksörleri derler dayanıklı diye. Emeklilikten bahsediyor. Sen buna inanıyorsun. Yeteri kadar para kazandı. Bu olabilir tabii ki. Canelo boylulara boysuzluk gösterip tokatladı. Arkadaşlar yani yetenekliysen boyun kısa da olsa uzun da olsa fark etmiyor. Yani boksta Karşılaşmada yetenek önemlidir yani. Yetenek diyor. İşte o gene işi aynı yapabilecek şey. fiziğe sahip olmak buradaki mevzu bir nevi yetenek. Bak az önceki boksör de kısa boyluydu bir maç önceki. Rakibini mahvetti yani bıraktırdı. Yani burada hani Joshua ile karşılaşma. Neden? Hani bu Benim de süper kendimden kısa muhtemelen boksörlere belki yenildiğim oldu yani. revanş Benden da kısa alacak. boksörlere yenildim. Usyk Yani ile bu oldu karşılaşması yani. daha mantıklı kemerleri birleştirmesi için aslında. Benden Ama daha mı Joshua- iyiydi? Daha iyiydi. Joshua'yı Tecrübe görmek olarak istiyor iyiydi. bir Yani hocam çok kazanıyorlar ya. Son noktayı koymak. Aynen öyle ama yani emin ol o yumruğu yiyince parayı marayı gözün görmüyor yani. Para yumruk yani aklın gidiyor. Canelo Golovkin 3 olsa şu an ne olur? Ha, büyük bir ihtimal 3. maçı olacak gibi ama bence yaşadığı sürece, o coğrafyada yan yana oldukları sürece artık gene de Golovkin emekli olsa iyi olur onun için. o maçı konuşmak Canelo isteyecekler. Golovkin yeter. Evet, burada, Aynen öyle yani bu 3. maç olduktan sonra bence emekli olsun gene de Golovkin. Hocam siyahiler niye boksta başarılı? Siyahiler daha fazla çalışıyorlar diye mi yoksa doğuştan? Zaten geriye bir şey de Ya kalmadı. siyahiler biraz daha kemik olarak daha Ve belki dayanıklı Joshua maçıyla olduklar, kemerleri dayanıklılar. birleştirdi. O Belki yüzden. maçı aldı ama ikinciyi de boks mu? Her şey olabilir. Canelo ile Jackie Paul maç yapardı ama Canelo Jackie Paul'una Daha kalk eder. avantajlı görüyorum ama hani Britanyalıların bu arzusu Joshua'nın iştahı açısından Joshua'nın 4 round. Son 4 round. iştahı açısından Tyson Fury Dylan White maçına 4 round. Joshua'nın rövanşı alıp Joshua'yla Hobi ya da mesleğin para için yapılmaz. Para için Sonunda gidersen ikisi de az onun eder. Doğru katılıyorum. sonun Yani olur. Aynen öyle. Usyk, Andy Ruiz'in yaptığı hatayı yapmaz. Bence de. Çok usta bir sporcu. Çok 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 özel yeteneği olan usta bir sporcu. Nasıl hazırlanacağını çok iyi bilir. 8. roundda
güçleri sunmanın devam ediyor. 4 round sonra Tyson Fury Dillian White maçı. Çok az bir 4 round. süre kaldı Tyson Fury Dillian White karşılaşmasına. Dolayısıyla biz de biraz tabii Abi ben solağım. maçtan uzaklaşmış değiliz Boksta ama, solak oraya olmak doğru, avantaj gecenin mı başına sence? doğru, ana Aynen ekmeğe avantaj. doğru Ters kart işaretleri olma, ters kartsın değil mi? alıyoruz. Kanarya parçaları Jackie atıyoruz Paul yapıp zarfın Mustafa içine Baş'la beraber. koyar sonra abi slogana verir. Burada bir sarılma Aynen daha. öyle. Bıçaklama olayları çok oluyor bizim burada. Arkadaşlar boks Dev sol aparkat. ters kart. Tamam işte ters kart avantajdır boksta. Doğrudur. İyi de kullanırsan avantajdır. Bizim ülkede boks diye spor yok, hobi olarak yapıyor millet. Aynen öyle. Sayesinde bu boksu yönetenlerin sayesinde ne yazık ki öyle arkadaşlar. Tabii 29 yıl önce Luis Bruno maçı. Oradaki sayı Cardiff'te stadyumda olmuştu o. 25 bin kişiydi. Burada 94 bin kişi. Aynı zamanda şimdi sol sağ boşa gitti. Boks öğrenmek yerine Evander Holyfield ne yapar Yani şimdilerde? geride bırakılan roundları oranla Artık belki de emekliliğin bu tadını round daha çıkartır. iyi. Ne yapacak yani? Çünkü En son bir knockout olmuştu herhalde. roundları geride bıraktıkça Rezil etti kendini. çok daha fazla yumruk atmayı hissettiriyor. Tyson Fury dans ediyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Dillian White'e de asılıyor. Kollarını açıyor. Düşünebiliyor musun? Spor salonlarında olan tüm materyaller sporcuların Dillian refleksleri White çok üzerinden sakin. Çünkü Çok bedensel sakin. hazırlık fonksiyonel formun bir devamıdır. Sen eğer fonksiyonel Sanki olarak- ringde de öyle gerçi. Onun üzerinde bir oturmuş bir hava var. Onu hiç bozmuyor Dillian White'e. Çok rahat. Dillian White'e çok rahat. Tyson Fury her zamanki gibi Artı gülüyor, dans ediyor. ısıtıp maça hazırlamak Bir şeyler için yapıyor ama disabilitasyon sanki Tyson Fury'nin yüzünde bir endişe var. önemlidir. Bir endişe var. Ayak bileği Onu da anlamış değilim. Neden böyle bir endişe var? sporcunun Onu görebiliyorsun yani yüz ifadesinde. Dillian White'e sanki maça çıkmayacakmış gibi böyle rahat, durgun, kendi halinde, sakin. Futbolda soyunma odalarında o durağan spin bike'ların hazır bulunacağı. O kadar Son 3 değişik round arkadaşlar. Son 3 round. 3 round sonra Tyson Fury Dillian White'e maçı başlıyor. Avni Yıldırım ülkeyi öyle bir hale soktu ki korkak bir millet olarak tanınıyoruz. 3 aya Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Dillian White size nasıl gözüktü fiziksel olarak? Allah'ım. Ben yorumumu Bu Avni, bu Avni maça çıkıyor ayrı bir dert. Çıkmıyor ayrı bir dert. Maç kazansa sıkıntı, kazanmasa sıkıntı. Bu Avni keşke profesyonele geçmeseydi. Amatörde kalsaydı daha iyiydi. Yani profesyonel buna yaramadı. Fury White gelecek ekrana. Keşke abi endişesini göstermemek için eğleniyormuş gibi davranıyor gözüküyor mu? Aynen öyle yani Tyson Fury üzerinde o şey var yani endişe var yani bir hani olur ya yani ters bir yumruk yerim bir şey olur kemerler gider Boşa gitti. seri bozulur. Tabi Dillian White'e çok rahat yani kaybedecek bir şeysi yok. Dillian White'e kemer yok bir şey yok kendi halinde Merak ediyoruz. yani Özellikle birçok şey son kazanacak eğer bu maçı kazanırsa. karşılaşmada İnanılmazdı. İki tarafın Dur bakalım. işi inanılmazdı. Onun rahatlığı var Dillian White'ın üzerinde. Salona Tyson Tabi Tyson Fury'ye de hak vermek lazım. Sonuçta kemerler onda, ünvanlar onda. Yani White'e sert adam vurduğunu yatırabilir ama yakalama ihtimali de zor bence. Doğru, güzel yorum Barbaros'ta. Sevdim yorumunu, güzel. Tyson Fury'yi yakalamak zor. Yani Dillian White'ın onu yakalaması zor. Biraz ağır kalacak. Doğru. Boksör olup bu ülkede bu sporu hak ettiği yere getireceğim. Şu anki sporcularımız gibi boksu ülkede değerini düşürmeyeceğim. İnşallah kardeşim. İnşallah yani Türkiye boksunu geliştireceksen ben de senin yanında yer alacağım. İnşallah. En keyif veren boksör Canelo Chris Eubank Jr. Aynen. Ringe yakışıyor bu isimler. Saate de baktı sanırım. Bunlar zaten 14-15 yaşından itibaren öğretilir spor. Bu hataları yapmamak lazım. Attığı sağ direkler etkisiz. Uçta vuruşlar etkisiz. Çok zevksiz bir maç. Yani insanlar izliyor ama ne izlediğini bilmiyor. Ringdekiler dövüşüyor ama Zaten hani neye dövüştükleri de belli değil. Ne yaptıkları da belli değil. Bir enerji yok, bir şey yok. Bir teknik yok, bir görsel şov yok.
Yani boks artı görselliktir. Boks artı şovdur. Mesela Muhammed Ali Clay'in en büyük özelliği şovudur. Tyson Fury'nin şovlarıdır. Yani yaptığı hareketlerdir. Terence Crawford'ın, Canelo Alvarez'in duruşudur. Özgüvenli duruşudur. Yani bunlar boksla ringde bir şeyler olması gerekiyor. Yani insanların dikkatini çeken, insanların enerjisini yükseltecek. Yani bunlar boksun içerisinde olmadığı zaman olmuyor ring içerisinde. Bir şeyler olacak yani. Bilerek atıyor. İyi dans edersin. Ayak hareketlerin, duruşun, tekniğin, yani nasıl söyleyeyim, Bir taraf bir şey olacak yani orada ring etrafını etkileyecek. 1, 2, 4 Avni korkak boksör değil. Yürek yok Avni'de. Ben geçtim Canelo'da vurmaya korkuyor. Yüksek yumruklara hedef olabilirsin. Çünkü sen yüksek motivasyonla rakip yönde Bakın arkadaşlar, rakip kenarda mı? yavaş yavaş Sağda mı diye bir tereddüte giriyor. Türkiye boksunun gerçek yüzünü zamanla anlatıyorum. Karşına aldın. İstediğin Bundan gibi sonra da yolda anlatacağım. Burada da derinde Acele etmeye gerek yok. son üç round Bir anda bir şeyler olmaz net bir ama şekilde Eko Esman'a karşı emin olun veremediği Türkiye'de boks de yanlış yönetiliyor. rakibin Türkiye'de aldığı boks her düzgün yumruğa yönetilmiyor. özellikle Yönetilmediği bedene için aldığı de yumruklarda çok daha Türkiye'deki boksörler dünya arenalarında değil. Bunu da bilin yani. Sol direği Birebir tutarak bu işin başladı. içinden Üçüncü gelen birisi rounda olarak yavaş söylüyorum. yavaş sona geliyoruz. 3 kemer mevzu bahis tabii ki bu karşılaşmada. Son 2 round. Britanya, Bu rounddan sonra son 2 round. Avrupa şampiyonluğu. Birilerine benden oturup sürekli konuşmak isterdim. kemerler, siyah eldivenli ve siyah şortuyla izlediğimiz Eko ve Suman'da Ben ben de konuşmak isterdim ona. Birlikte konuşuruz. şortuyla izlediğimiz Darren Tatley. Ne konuda yanlış hocam? Birçok konuda. Birçok konuda. İstemediğin kadar yanlışlık var. Her şey sıkıntı. Boşa gitti. Her şey. Attıkları adımlar, yaptıkları şeyler, her şey sıkıntı. Ara ara Anlat anlat bitmez yani sabaha kadar anlatsın. etrafına da bakıyorum. Tabii simalar var mı diye. Sol geldi. Artık şu maç bitsin yani. Dua ediyorum şu maç bitsin. Bir dakika geride kaldı 10. roundda da. Hakem de çok temiz bir maç. Her şeyden önce Türkiye'de boksörlerine vermiyorlar. Hayır güzelliği bence. bu Arkadaşlar, sarılmalara, yakın burada mesafe, boksörlerde yemek şöyle bir şey var göstermesi. yani. Boksörler zaten birbirine Amerika'da düşman. mesela çok fazla araya Boksörler giriyor. birbirini Hemen istemiyor. araya giriyor. Antrenörler birbirini Aslında istemiyor. boksun bir parçası. Yöneticiler birbirlerini istemiyor. Yani bir kaos ortamı var. Bu kaos ortamından sen boksör çıkacağını mı zannediyorsun? Nasıl çıkacak? Birinci roundda itibaren Boksörün çıkacağı ortamlar bilgili insanların olduğu, anlayışlı insanların olduğu, hakkaniyeti gözeten insanların olduğu, adaletli insanların olduğu yerler olacak ki buralardan boksörler çıksın. Yani sporculara yanında olduğunu hissettiren antrenörler olacak. Her konuda, her yerde bunlar olacak ki Türkiye'den boksörler çıksın dünya arenalarına. Burada şöyle bir şey var. Türkiye'deki boksörleri bitirmek amaçları. Başka hiçbir şey değil. Bu yüzden Türkiye'den boksör çıkmıyor. Bunu da ben size bir sürü ispatını göstertirim yani açık gözlerle göstertirim. Yani açıklayarak göstertirim. Zamanı gelince bununla ilgili de zaten bir video çekeceğim. bundan dolayı Hocam ülkemizde neden önüne gelen bıçağa güveniyor özellikle de gençler. çok önemli bir değerdir. Yani moda olmuş yani Türkiye'de. Bastığın noktada tüm gücü yerden alır, Nice yukarıya doğru transfer çaplar, edersin. kuryelik, Bu emeklilik yüzden yaptırıyorlar. herkes Sistem güçlü yok. olmak zorunda, bacakları Aynen öyle olmak kardeşim. zorunda Çok ki doğru diyorsun. bacaklarından gelen kuvveti Türkiye'de karın sistem kısmından yok. omuzlarına Türkiye'de taşıyarak kaliteli kuvveti boksör ulaştırabilesin. boksör çıkmaz. Sistem, sistem, sistem. Aynen öyle. Sistem Neden? Çünkü kötü. antrotasyonla Yani birlikte sistem kötü olunca doğal olarak da verim alamıyorsun yani. Deneme görevi gören kasını çok daha maksimum denemeye çıkartıyorsun. Bu da sporcunun bir kuvvetinin Şu maçın sonucunu belli ediyorum. Şu maçı kime verecekler yani. Bundan dolayı ne kadar Kimin ne yaptığı belli değil yani maçta. Hocam Sinan Şamsam nasıldı sizce? Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi boksörü Sinan Şamilsam'dı. İyi boksör. Yıldızlar dünya şampiyonu, gençler dünya şampiyonu, büyükler dünya şampiyonu. İyi boksör. Farid Joshua gibi adamlar mesela adamlar bir maçta çıkıyor 50 milyon dolar alıyor. Aynen öyle. Çok yetenekli insan tanıyorum. Maddi sıkıntıdan dolayı dövüşemiyorlar. Biri de ben. Ben de öyle mesela.
Joshua ne alemde, ne alemde. Joshua kendi halinde takılıyor yani şu an çalışıyor. Usyk'i yenmek için mücadele ediyor. Ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorum ama bence Tyson Fury onu nakat edecek. Evet, Daniel Kaluuya. Biz göremedik Ekrandaydı. Bildiren Joshua maçını. Özellikle Get Out. Erdal Hocam senin eski rakip geçen çok felaket bayıldı ringden uçurdular Michael Conlan'a. Aynen öyle. Michael Conlan çok kötü dayak yedi. İşte bir yerde bitiyor yani. Antrenman yapmadığı zaman, çalışmadığı zaman doğal olarak da en etkili bokstan geri durduğun zaman bu şekilde dayak yiyorsun. Boksta bu var ya normal. tabii ki Mixed Martial Bu maçta Arts bitmek saatleri bilmedi. demek. Uçlar geliyor, Sumanlar Şarjım sıfır. altı. Hocam şu anki maçtan çıktı. Adeta Boks yapmıyormuş gibi Ayak görünüyor. iti yaptı. Hocam Koordinasyonlar bokstaki kadar kazançlar etkili ama nedir? Yani maça çıktın sadece oyuncuları da onun parasını mı alıyorsun yoksa Reşitman başka yapıyor paralar da mesela. alıyor musun? NFL oyuncuları da Yani sponsorluk parası alırsın. Maça çıktığında işte belli bir maç onu alırsın. Yani bunlar hep var. Maaşın olur. Kulübün varsa maaşın olur. Eskiden sporculara halter Bu şekilde. yapılmazdı. Boks kazançları hep böyledir yani. Bilimsel yapılan her antrenmanın sporcuya faydası var. Bu zaten atlayamayız. Beni de bir kenara bırakalım. Arkadaşlar son bir round. Hangi antrenman yönteminin Bu rounddan sonra son bir round. eksik tarafını iyi tespit etmek lazım. Size ben ne dedim? Bu maç dedim kolay kolay nakavtla bitmez. Puanla biter dedim. İnşallah bundan sonra bir nakavt gelir diyeceğim ama gelmez yani. Puanla biter bu maç. Olay belli zaten. Görünen köy kılavuz istemez. İki taraf da yumruk savuruyor ama tabii Boks biraz yolculuk sen bana var. ben sana. İşte sen bana ben sana. Tamamen Biri demez ki az aklımı kullanayım. Biraz daha farklı bir zekamı öne koyayım. Bu maçı alayım demez. Demediği için de ortada gider bu maç. Hakemler karambole birini seçer. İşte şu kazandılar tamam. 10'a 9 olarak kariyer Yani. Direkt yumrukları uzatıyor ama o eskisi gibi çok fazla küçüktü değil. Şimdi bir sol buldu ama. Çok Esuman- normal Yücel. Şimdi bu maçın başlı başına kariyeri vardır. Yani maçı iyi okumak lazım. Okuduğun zaman da zaten 11 round boyunca çok iyi mücadele ettiler. Böyle veya böyle. Şimdi yumruk atmak kadar hani yumruğu almak da çok zor bir iştir. O kadar etkili gelir ki yani dışarıdan çok kolay gelir insanlara. Yani biz konuşanlara bile kolay gelir ama o yumruklardan bir tanesini vücuduna alan insanın hani 3 gün yüz kıramayacak hali olur. Bunu düşünmek lazım. Güzel bir konu geldi. Geldiler. Hocam bokstaki kazançlar nedir yani? Abi Devin Haney ve Kambosos kim alır sence? Devin Haney Kambosos maçında Kambosos Haney Kambosos'a ters gelebilir ama Kambosos Junior taraftar arkasına alacak. Yani elinde var olan kemerleri var. Haney de bu maçı çok ciddiye alıyor. Çok iyi hazırlanıyor kendini göstermek için. Bu maç ikisi için aslında ortada bir maç ama bir tık daha Kambosos önde diye görüyorum. Bakalım. Kambosos'un alacağını düşünüyorum. Bir tık daha, bir tık. Millet olarak liyakati sağladığında kalite gelecek. Ay inşallah aynen öyle. PPV gelirinde de Yani inatla alıyorsun devam değil mi ediyor. hocam? Zaten ondan alıyorsun zaten. Böyle Yani performansı ondan alıyorsun zaten. beğeniyorum. yok PPV'den almazsın. Onu kanallar alır. Sen sözleşmedeki parayı alırsın. Haney ve Kambos maçını Haney'in almasını isterim. Bu maç için Haney her şeyi kabul etti. Çok saf. Bu çocuk kaybederse çok şeyi kaybedecek. Farkında değil. George yener mi? George Kambosos yakın. Galibiyete yakın. Bence Kambosos yener. Vasily Lomachenko yürüyen Garcia'yı yener mi? Vasily Lomachenko yürüyen Garcia'yı yener. Hocam bazı insanlar hak etmediği rakiplere çıkabiliyor. Avni Canelo gibi. Bunlarda bağlantı torpil oluyor. Şimdi Avni Canelo maçında ne var arkadaşlar? Avni Canelo maçında Ahmet Öner etkisi var. Doğruya doğru yani. Ahmet Öner olmasa sen şimdi Canelo Alvarez gibi bir boksörün karşısına nasıl çıkacaksın yani? Yani rüya maç onlar. O tarz bir boksör için. Doğruya doğru yani. Öyle o maça kadar seni yutarlar yani. Topluluğu ve IBF Avrupa Şampiyonluk karşılaşması Eko ve Suman'da Devin Taylor. Lomachenko ayrı bir efsane. Şimdi Suman. Aynen öyle. Timo'den ses yok. Tabii
Hakemleri de, puan hakemlerine de kendilerini gösterdi. Son round arkadaşlar. Çalışıyorlar. Bu Aynı maçtan zamanda sonra şu Tyson Fury Dillian White maçı. Son round. Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bak şimdiden verdim haberi. Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor arkadaşlar. sarılma. Tabii Ya çok abi da normal bayağı şartlarda Canelo'yla çok fotoğraf kolay. bile çekilemezdi. Bırak maça çıkmayı. Ulan ya. Bana bazı yorumlar gerçekten beni güldürüyor ya. Sağ ol hocam söylediğiniz için. Sen de sağ ol kardeşim benim. Sen de bize abone olup destek verirsin herhalde. Bildirimleri açıp bize destek ver. Benim videolarımdan haberdar olmak için. İleride çok güzel teknik videolar gelecek. Boksla ilgili. Errol Spence Junior Canelo maçını olsa nasıl olurdu? Güzel maç olurdu. Güzel maç olurdu. Hocam bir soğuk su içelim. Sıcak oldu havalar. Aynen öyle. 12 round saydık. Bitmek bilmedi. Oldum bile hocam. Geç kaldınız söylemek için. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Wilder'ın büyük eksiği teknik boksör değildi. Bir de tekniği olsaydı biraz daha erken başlatıcı işler çok farklı olurdu. Aynen öyle. Çok güzel yorum İmdat Bey. Sana katılıyorum. Son 20 saniyede yaklaşık 16 tane yumruk attı. Asuman son roundda biraz Ulan bir arttırdı. Bakalım bu maç kimin olacak merak ediyorum yani sonucunu. Hakemler kime verecek yani. Maçın tamamını Kimin ne yaptığı belli değil yani maçta. Bakalım hakemler kime verecek Bana maçı. kalırsa da 4 rounddan fazlasını aldığını düşünmüyorum ben. Abi sen de bir şey isteyeceğim. Uzun boksörlerle dövüşürken çok Fazla zorlanıyorum. fazla Bu konu not hakkında vermeyiz video yani. çeker Yani misin? Teknik ben lazım. aldığını düşünmüyorum açıkçası. O bende. Üstesinde yani. Bundan sonra çok daha iyi dövüşeceksin. Fazla iki round verebilir. Artık uzun boksörleri Az önce yayının isteyeceksin başında da karşısında. söyledim ya sana sevgili Yüce. Uzun Bazen boksörler 12 gelsin roundluk bana diyeceksin. mücadelelerde O sporcular çok basit. 12 roundluk bir planlama yaparken ilk 3-4 roundu alır, 5'i verir. İşte 6-7'yi alır, 8'i verir. 9-10'u alır. Belki 11'in kıyısından dokunmasını ister. Ama Ha, 12'de yorumlar akıyor. İnşallah. günün sonuna baktığımızda Kimin maçı? 8 round veya 9 round. Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor arkadaşlar. Bu aslında onun Erdal hocam performansını buyur düşük kardeşim. olduğunu göstermez. Buyur. Maçın stratejisini Söyle. belirlediğini, uzun bir yolda olduğunu ve dinlenerek de maçı tamamlamak istediğini gösterir. İyi bir taktiktir. Maç bitti arkadaşlar. tamamlandı. Abi Devin Haney Ama yani Esma'nın Floyd böyle bir şey yapmadı. Mayweather olabilir mi? Devin Ben Haney. en az bir 10 roundunu aldığını Yok, düşünüyorum. olmaz. Şimdi derin Bari tekniği pataklar şunu bunu. söylemek isterim. Arkadaşlar Fiziksel olarak çok iyi bir sporcu. abi Volkan İyi Gökçek maç hazırlanmış. programı nasıl geçiyor? Ama Ekor Esuman karşısında yeterli olmadı. Bilmiyorum. performans. Bayağı terlemişsin Erdal hocam. Maçı seyredecektir. Aynen ya bu maç beni strese soktu ya. Arkadaşlar Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor şimdi bak. Maç başlıyor şu anda başlayacak. Haberiniz olsun. Ekran başına geçin. Maçı bekleyin şimdi. Su için. Aynen bana bir su lazım. Aynen öyle. Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor arkadaşlar. Maç başlıyor. Zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şimdi çıkacaklar. Tyson Fury hazır. Bu arada işte ekranda Emanuel Ekranda Silva'nın Tyson yayını. Fury. Gronk Jim'den yayının başında bahsetmiştik. Gene bahsedeceğiz zaten. Bu eğitmen Tyson Fury'e çok şey kattı. Söyleyeceğim Kesinlikle. neler kattı. Bundan dolayı da Ekor Esuman ve Derin Tedbey boks sporuna yakışır 12 roundluk bir mücadeleye imza attılar. Tebrik ediyorum ikisini de. Arkadaşlar maç başlıyor. Tyson Fury Dillian White maçı başlıyor. Hiç karışmadı. Yani Şu an sütlüye karışmadı maç derler, başlıyor. Aydor'un gibi. Gerçekten şu bir gerçek. Şunu bir kez daha anladım. Hakemlerin böyle de bir özelliği var. Bazı boksörlerin maçına geliyor. Bizzat boks fanları Tyson Fury maçına geldiğinde tribün bir anda full doldu yani. Full çakıldı. Judge Kieran McCann scores it 117-111. Abi ben bizim Türk boksörlerin önde olduğunu düşündüğüm bir boksörümüz olduğunu Diğer iki hakem düşünüyorum. aynı puanlıyor. Kim? 116, 112. Abi aynı çok iyi oldu. Sen yayın açmasaydın gidip İngilizleri izleyecektim bir şey anlamadığım halde. Sizin için buradayız. Ekol, Esuman. Ersuman kazandı yine. Volkan Gökçek. Burada
Maiko ve Suman 17. galibiyetine ulaşıyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Yani devam ediyor. desteklemek gerekiyor. Arkasında olmak gerekiyor. İyi bir takım olması gerekiyor. Topluluk kemerlerini ikinci kez korumuş oluyor böylelikle. Başlıyor arkadaşlar. Kendi yenerek. Esuman maçı aldı. Burada Esuman'la bakalım röportaj olacak mı? Tyson Fury Ama Dylan White'a maçı başlıyor arkadaşlar. asıl mevzu geliyor. Yavaş yavaş. Geliyor mu? Wembley Stadyumu işte ekranda ve gecenin maçına doğru. Gecenin maçı başlıyor. Tyson Fury, Dylan White Abi Kerem Özmen karşılaşmasına diye bir boksör kadar var. Türk artık amatör hiçbir dünya şey kalmadı. şampiyonasında final Geriye oynadı. Bu maç çocuk kalmadı. ileride iş yapabilir mi? Uykuları İş kaçıracak yapar olsa yani, ya. desteklenirse yapar yani, bir şeyler yapar. Ama amatörde iyi olan profta iş yapamıyor. Profta iş yapan Muhtemelen olacak. amatörde Esuman'da yapamıyor. da bir Bu röportaj işte. şeylik olabiliyor bazen, Bu dengesizlik. saatlerden görüyoruz tabii Wembley çok Tyson olduğu Fury için, Dylan White'a maçı başlıyor arkadaşlar. Türkiye İngiltere maçı bu stadyumda. Ekranları başına geçin maçı izlemek için. Maç başlıyor. 58 kişi oldu izleyen sayısı. Koşarak bu stada geçmiş. Aynen öyle, çok şükür. Rabbim Sen sayısını önce arttırsın gideceğim, inşallah. Ben sonra gideceğim diye birbirleriyle yarışmışlardı. Bunlar bir espri olmuştu. Yani maçta o kadar depar atmamışlar. Bin kişi olmamız lazım. 1000. Ben daha önce ayak basacağım zihniyetinde olan. Evet, Çok takip etmedim. uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. hangi maç? Merhabalar Tony Reis. Seni tanıdım. Hoş geldin. 2-0. Maç burada mıydı bilmiyorum. Yok, İngiltere 8-0 var. Bunlar bizim eski Nerede fanlar. o? Şimdi buralara girmek istiyor musunuz? Eski takipçiler. Yok, bu Ama stat güzel. mıydı yani? Yok, Ortam yani. çok güzel. Gerçekten stat muhteşem, güzel bir stat. Bir şey yok yani. Olabilir 8-0 da kaybedersin. Abi 8-0 da yenersin. sen seri video çek. 1 Ya o milyon zaman da bulur. futbolda, İnşallah. futbolda İngiltere'nin o kadar gerisi Nasılsın değil. abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Yani kimlere teslimdi? Futbolcular hepsi iyi niyetliydi. Değerli büyüklerimiz çok iyi de profesyonellerdi ama kapasite o kadar. Ne yapsın insanlar? Ben onu nasıl Onların takip çalışma- edeceğim? Volkan Gökçek Çalışma diye bana ortamları bilgi bizim verebilir misin? çalışmadığımız gibi değildi ki. Ben Volkan Yani Gökçek'le çok, ilgili ikonik bir tabii bilgi ki yok ya. geceler Erdal oldu. Yoldaş maçı nasıl Wembley izleriz? Stadyumunda. Reis Güzel maçı bir Espor tabii ki Plus'tan Wembley izlersin. Stadyumu Yıllar içerisinde. İşte havaya giriyor burada 94 bin kişi. 94 bin izleyici. Gerçekten doldu tribünler. Ringe Tarihi kulağım sende hocam. gecelere tanıklık etti ve Ama bende boksta da olsun bir hocam. tarihi gece Link lazım. geliyor işte Merhaba artık. abi. Link Bu stadyumda çalan müzikte Tyson boksa Fury yakışıyor Fight be. karşılaşmasına doğru gidiyoruz. Aynen, çok güzel. İngiliz izleyiciler zaten muazzam bir atmosfer kurmada dövüş gecelerinde. 94 bin Sayın kişi, hey izleyicilerden maşallah. olduğunu söyleyebiliriz. Britanyalı izleyicilerin en son üyesi Londra'ya geldi. Chris tabii ki. Schubert maçında Orada da çalıyordu bu müzik. Oto Arena'da muazzam bir atmosfer vardı ve şimdi Wembley Stadyumunda bu 94 bin kişi inanılmaz Gerçekten bir atmosfer ortaya Kanka koyacak. biz nasıl izleyeceğiz? Ve- Abi Ali, Tabii arkadaşlar, ki Sweet Caroline'da Esport Plus'dan izleyebilirsiniz. Bir Yavaş gerçekten yavaş şu bir gerçek. ısınmaya başlıyor. Özellikle de Maalesef Tyson ekranda Fury'nin maçını Tyson izlemeye Fury'nin geldi. eşi Çok büyük bir kitle 17 yani, yaşında ismin tanışıyor. çok büyük olduğunu bir yerde Tyson gördüm Fury yani. onunla evleniyorlar. Önemli olduğunu 6 çocukları var. şurada gözüküyor yani. İkinin. Onun da bir önemi var tabii ki Tyson Fury'nin başarısında ve Ambiyans gerçekten Her- çok güzel. galibiyetinin ardından bir manada orada ona şarkı söylüyor. Bakalım bugün de şarkı söyleyecek mi? Yani ne gruplar böyle bir seyirci grubuna konser verememişsin. Ben boksu Tyson niye Fury ben yapabilirsin. bırakmadım aslında boksu. Efsane şarkı Sweet Caroline. Biraz buna kulak verelim. Son Türkiye şampiyonuyum. Yani boksu ben bırakmadım. Onlar beni şampiyon oldum. Kampa çağırmadılar. Ondan sonra da artık daha boks yapmamaya karar verdim Türkiye'de. Bizim Türklerden böyle atmosferde görebilecek miyiz? İnşallah. Maçı verecek misiniz? Maçı ben değil, hiç kimse canlı verme şansı yok. Bazı kanallar hariç, Esport Plus, 110 gibi. Çünkü yasak. Telif hakkına giriyor. Maç başlıyor arkadaşlar. It has been created by the WBC and Opus, and with gracious support, Queensberry and Top Range are Meksikalılar bu sporda niye çok iyi sence? Amerika'ya yakın. Amerika'ya yakın. Meksika'da da pro box gelişmiş. Çok antrenör, çok kulüp var.
Doğal olarak hepsi birbirini çekiyor. Bir rekabet var Pro Box'a Meksika'da. Özellikle de Prof'a çok fazla ilgileri var. Bu yüzden de yani Prof'ta iyiler. Maç başlıyor arkadaşlar. Tyson Fury Dillian Whyte'a maçı başlıyor. Good evening. I'm Ukrainian. I'm Vladimir Klitschko. I wish I could be with you tonight in London, but as you all know, we've got our own fight going on. Klitschko konuşuyor. And it is the most important fight of our lives. We take this opportunity to thank all of our friends and partners around the globe, especially our WBC and Opus family, for all the support and fundraising efforts with the auction of WBC Greatest Fights Opus Ukraine Peace Special Edition. The challenges we are facing every day are the greatest of our lives. Vladimir Klitschko We are konuşuyor. stronger knowing we have your support. All your help is needed and appreciated by the mothers, fathers and children of Ukraine. Please don't stop as we need you now more than ever. Babam, annem, çocuklarım için Ukrayna'yı savunacağız diyor. Cheers from Kyiv. Sizin fikriniz nedir bilmek isterim. Bizim boksörler önde gördüğünüz biri var Tekrar mı? birlikteyiz. Değerli izleyenler, Vladimir Klitschko'dan da Arkadaşlar, mesaj vardı tabii ki, destekleriniz Bizim için Türk teşekkür boksörlerde çok iyi ediyorum. boksörler var ama hepsi de harcandı yani. Hepsinin boksu bitirildi, bitti yani. Desteklenmedi, küstürüldü. Soğuttular, önce soğuttular, sonra küstürdüler. Hepsine boksu bıraktırdılar yani. Bu yüzden de birçok Türkiye'nin kaliteli boksörü boksu bıraktı. Bırakmasaydı şu an dünya arenalarında, prof camiada birçok boksörümüz olurdu. Ve biz yalana karşılaşmaya geçiyoruz. Bu maçın ardından da Tyson Fury ile Dillian Whyte dostlarını paylaşacaklar. Başlıyor arkadaşlar maç. Uzun süredir beklediğimiz karşılaşmada. Ama öncelikle Eko ve Asuman'la Darren Tetley. Bedensel olarak çok büyük bir değişim yaşadı. Bu değişimi yaşadığı andan itibaren ayağını yere bastığı plantar fasyada boyun köküne kadar tüm kaslarını çok daha iyi çalıştırdı. Atletizm temelli, güç Çok güzel temelli, atmosfer. kuvvet temelli, sıçrama temelli, ileriye doğru vücudu çok iyi taşıma temelli, sparingi farklı oldu, lafası farklı oldu, torba antrenmanları farklı oldu. Birebir temele inildi. Erdal'ım, İstanbul'da bir kulüp açma şansın var mı? Böylece kendisi de bundan Bakalım memnun işte, şu an olduğu antrenmanları İstanbul'dayız. artı İstanbul'dayım. Tyson Fury'ye Düşünüyorum, geldiğinde bakalım bir kulüp açmayı antrenörü düşünüyorum. değiştirerek, antrenörü Biraz değiştirerek bir Money, nevi kendisini Moneyi yükseltti. bulursam, Bu antrenör Tyson Moneyi Fury'ye bulduktan sonra açacağım ama para yok. Ne olacak peki Türkiye'nin boks hayatı? eksik olan kimliğini oldu. İnşallah Daha atak, yönetim daha değişecek. güçlü, rakiplerine iyi insanlar güzel atlara binip tekrar geri gelecek. bombardımana altına rakibini Ee, sokar. Güzel insanlar gitti. Geri gelecek ve Türkiye boksu yeniden hak ettiği değeri görecek. Türkiye'de de İnsanlar dünyada da. Tyson Fury'nin boyu poza baktığındaki 2 metre 6 santim zannedersem nasıl bu kadar hareketli olduğunu düşünüyorlar. Halbuki boks Aynen, oyununda Billy Joe'yla dövüştü. Şeyde Adem Billy Joe'yla dövüştü olimpiyatlarda. Billy Joe yendi. Ringin etrafında istediği gibi yönetmesi. Hem de farklı yendi yani. Boks IQ'sunu bize net Ama olarak yenildi adam. Aynen. Billy Joe'ya Bundan farklı dolayı yenildi. bugünkü maç çok farklı Erdal'ım, bir maç. para İki tane usta bulurum antrenörün ben. bir savaşı olacak. Çünkü onlar Tamam, sen para dövüşçülerin bulursan elinde sıkıntı yok. sporcuları bakalım nasıl yönetecekler diye bekliyoruz. Para bulursan hemen Ama YouTube'dan iyi ara bana hazırlanmış atabilirsin. Tyson Fury, YouTube'da iyi hazırlanmış orada Dillian Whyte, destek ol şey var, para butonu var, ona tıkla. Oradan istediğin kadar gönderebilirsin bana. Ve dakikalar kaldı. Bu patlamayı, bu alevi görmek için ringde Wembley Stadyumunda Jimmy Allen Jr. az önce ilk anonsunu yaptı, ilk sunumunu yaptı. Tyson Fury Arkadaşlar, maç başlıyor. WBC ve Ring Magazine Abi, ekrana şampiyonluk görüntü verecek misin? karşılaşması. Ekran birkaç canlı dakika yayın içerisinde kapanır. başlamak Kapatırlar verirsen. üzere. Benim ekran kapanır şu anki. Yasak. 94 bin kişi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya'da yapılmış Selam, en bu arada büyük Türkiye'de boks para gecesi. gözü oldukça ne Tyson boksör Fury, yetişir ne Dillian de Whyte hiçbir gecesi şey. başlamak Aynen üzere. öyle. 1993'ten sonra 29 yıl sonra Link var mı? Lennox Lewis Frank Bruno karşılaşmasından sonra WBC kemeri için onlar da karşılaşmıştı. İki Britanya ağır siklet şampiyonluğu için Abi inşallah karşı savaşan karşıya insanları geliyor. görmek Burada istiyorum. 94 İnşallah kardeşim, kişinin inşallah önünde yani
Türkiye boksu inşallah hak ettiği derecede dünyada Ve görecektir. artık Yani çok kısa bir süre dünya kaldı ekibin boks gelmesine. arenalarında da Türk boksörler Fury nasıl yapacak, ne artık yapacak? Tabii ki yerini bu alacaktır. önemli. Fury Abi bu geriden maça en geliyorsun, aşık biraz şekilde ileri al gireceğim istersen. demiştim. Öyle olmadı. Fury'nin Yo. lafına bu şekillerde, bu manalarda pek güvenilmiyor açıkçası. Geriden gelmiyorum. Yo. Şu Tyson anda Fury son Deontay Wilder karşılaşmasında Tyson 125 Fury kiloydu ama bu maça maçını takipte ne zaman? 121.1 Şimdi başlıyor. kilogram Şimdi başlıyor çıktı. Tyson Fury Yani maçı. daha hafif. Canlı yayını Dolayısıyla hızlandırır acaba abi. O ringin zaman kenarında düzelmiyor. dans edecek, hareketlerini kullanacak, ayak çalışmasını mı kullanacak? Bir saniye ya. Yo. Bir saniye geriden gelmiyorum ya. Hangisine güveneceğimizi bilemiyoruz. Şöyle olacaktı yani gong çaldığı andan itibaren Tyson Fury'nin üstüne bir beton bloğu gelecekti. Çünkü Dillian White'ın o aparkat ve kroşeleri yani Tyson Fury Dillian White'a maçı başlıyor arkadaşlar. Abi 5 saniye kadar geridesin, o yüzden dedim. Olabilir, doğrudur. Çok farklı yere taşıdı. Ama Dillian White'e geride arkadaşlar. Yani rakibe bir torbaya vurur gibi vuruyor. Dillian White kendi uluyor. yumruğunda değil, sanki 5-10 kalas vuruyor. Yani öyle can Dillian yakar. White ulumaya başladı. Kola vursa koldan getirir, omuza vursa omuzdan getirir. Çok Dillian White'e geliyor arkadaşlar. Abi bu maçta Evet, White'in Dillian şansı White, var o mı gelişini sence? gerçekleştiriyor. Boksta Dillian her White, zaman şans vardır. Jamaika'da Boksta her zaman oldu. şans Çok zor vardır. bir hayat. Dillian White'ın hayatı tabii ki. Çetelerin Türkiye'de arasında devlet geçti, desteği İngiltere olmasa ailesinin boksunda yanına geldikten başka sonra, ben 20 yaşımı görmem sporların bir diyordu. yere geleceği Ya da yok. Aynen hapishanede öyle. Ben olurum izlemeye gibi, gidiyorum. hapishanede Nereden olurum izleyebilirim diyordu. ya? Esport Ama Plus'ta. işte bir arkadaşının yanında bir boks salonunda Dillian bir White'e spor geliyor salonuna arkadaşlar. gitmesinin ardından Ringe Dillian doğru White'ın geliyor hayatı Dillian White'e. değişiyor. İşte 20 yaşında Boks bir görüyor yumruğa ve bakar. şu anda Aynen. daha ötesini de görüyor. Dillian White Dillian White'e geliyor. 34 yaşında, 28 galibiyeti var. 19'u knockout'la, 2 kez yenildi. İkisi knockout oldu. Yenildiği isimler Atmosfer çok iyi. Alexander Povetkin. Ring Roşan'dan etrafı rövanş kalabalık. alma şansı olmadı tabii ki ama Alexander Povetkin'den Muhteşem manzara. rövanş aldı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında ve böylelikle Çok büyük bir kitle var. WBC'nin Gerçekten bir numarası maça olmak, gibi büyük. sorunlu rakibi olma unvanını da Povetkin'den Abi yayına rövanş yeni geldim, bu alarak maç için tahminim ne? sağlamış oldu. Bu Tahminim karşılaşma için tabii ikisinden biri Portekiz'de birbirini çalıştı, nakavt aynı edebilir zamanda, veya puanla Tyson Fury maç bu alabilir. hafta geldi İngiltere'ye, Londra'ya ve şimdi ringe doğru ilerliyor. Nefis görüntüler Wembley Stadyumunda. Dillian White'e geliyor. Ve ilk basın toplantısına katılmamıştı. Onu da belirtelim tabii ki. Çünkü Maç başlıyor arkadaşlar. anlaşmazlıklar yaşadı burada Frank Warren'da. Kendisine gereken saygıyı gösterilmediğini düşünüyor aynı zamanda. Abi peki çok parayı- enteresan bir karakter. yenebilecek Tyson Fury boksör tabii ki kim sizce? boksör bir aileden Mike geliyor ama Tyson. Dillian White sokaklardan Abi yayına geliyor. yeni geldi bu Belalı maç. sokaklardan geliyor. 3 kez bıçaklanmış, 2 kez vurulmuş bir isim. Ve bu şekilde kickbox, MMA ile başladı. Dövüş sporlarına boksla devam etme kararını veriyor ve şimdi kariyerinde zirve noktada en büyük yerde dünya şampiyonluk maçında Wembley Stadyumunda 94 bin kişinin karşısında Dillian White. Dillian White geliyor Ve arkadaşlar sakin diyor. gözüküyor açıkçası. Şimdi öyle başlayacak. Hiçbir hani Sakin, motivasyon istekli. görüyor musun gözünde? Kesinlikle hayır. Bu sporcunun Maçı biraz istiyor Dillian davranış White'e. göstergesidir. Yani sporcu Rahat. arkasında bıraktığı her antrenman sayısıyla kendini bir şekilde daha da çok güçlendirip kendi içinden çıkarttığı güçle rakibe karşı çok daha rahat bir şekilde cevap verebilir. Kıyafeti çok Dillian güzel. White çok iyi antrenmanlar yapıyor. Şapkası çok güzel. Ben 8-9 aydır çok iyi takip ediyorum. Görüntüsü güzel Dillian White'in. Emin tüm vücudunu tekrar yeniledi. Artı güncellenmiş bir fizikle hazır bir Muhteşem bir bedenle kalabalık var. Tyson Fury karşısında neler yapacağını herkes görmek istiyor. Ben de çok merak ediyorum. Aslında maçın sonu çok rahat bir şekilde kesilecek bir maç Harry değil. Joshua'yı yenebilir. Yani hani derler ya futbolda 3 tane Joshua yapamaz seçenek mı? var. Galibiyet, mağlubiyet ve beraber. Ya burada ya Dillian White'e birincilik duasını elinde ediyor. kalmayacak. Belki erken de bitecek. Şapkasını çıkartıyor. Çünkü Gok'la birlikte Dillian White Tyson Fury'nin üstüne saldıracaktır. Yani uzun Şimdi ringe girecek sağ Dillian kroşelerle, White. uzun sağ bileklerle bırakmayacaktır mesafeyi. Paris Saint-Germain. Tyson Fury ise biliyor nelerle karşılaşacağını.
ilk 3-4 round çok güçlü yumruklar alacağını biliyor. Bu maçı Dillian Whyte alır Fury'den bu akşam. Ringin ortasında buluşabilir mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz bu maçı kim alacak. Arkadaşlar aynı zamanda birbirlerini de uzun süredir tanıyorlar tabii ki. 11 yıl önce antrenman yaptılar. Uzun süre bu açıdan da tabii çok uzun bir süre geçti ama birbirlerini bu açıdan tanıyorlar. Tyson Fury geliyor arkadaşlar. Evet, Maç çekimler başlıyor. üçün yarı şimdi de Tyson Tyson Fury'yi Fury davet geliyor. etti ringe. Tabii Dillian Whyte için şunları da David Price'la antrenmanlar yapmış, boks dünyasını bu şekilde ısındırmış bir isim. Belki ilk de karşılaşmamış olmasına rağmen Tyson Fury ile de işte daha önce antrenman yapmıştı. Ve American Pie'la geliyor. Tyson Fury. Sübhan'dan. Türkiye'de yaşasan boksör olmazdı. Yaşasa boksör olmazdı. Bence abi ben arkadaşlar Şarkısını Deontay Wilder yendikten sonra da canlı söylemişti ve maç başlıyor arkadaşlar. geliyor sanırım. Disciples of the Gypsy King, get ready, good subjects, for the coming storm. Evet, ekrana geliyor Tyson Fury. Tyson Fury ekranda. Ve Ring Magazin kemeri onda. Yenilgisiz Tyson Fury. Ring Magazin kemeri Kırmızı bir iki bornozu var. farklı dönemde kazanmış. Geliyor. Muhammed Ali ve Brock Maç Lesnar'dan başlıyor. sonra ilk boksör aynı zamanda Tyson Fury. O Ağır darbede siklet başka türlü tarihine dayanamadım. geçmiş bir isim. Deontay Wilder karşılaşmaları tabii ki üçleme olarak ağır siklete geçmiş bir isim. Vladimir Klitschko'yu yenerek aslında ağır sikletin tarihine yön vermiş bir isim Tyson Fury. Klitschko hanedanlığını yıkmış bir isim. Onun ardından yaşadığı işte Bu maç çok kokain sürmez, bağımlılığı, 6 veya 7. roundda alkol biter. bağımlılığı, Bakacağız. ağır depresyon, ölmek istemesi ve 3 yıl sonra, Klitschko galibiyetinden 3 yıl sonra ringe dönmesi ve bir kez daha Deontay Wilder karşılaşmasıyla şampiyonluğa ulaşması, kendine geri dönüş Yorum kralı yok mu kral? gelmesine de
neden Kral, oldu ve burada Links Esport Plus var. adeta Başkan yolcuyla ikimiz yok. geliyor sanırım burada. Tyson Fury geliyor arkadaşlar. Kenarlarda şövalyeleri görüyoruz sanırım. Tyson Fury geliyor. Müthiş bir karakter, müthiş bir hikaye. 450 gram doğmuş Tyson bir Fury adam. çok Ve rahat doktorların kazanır, yaşayamaz kalır. dediği bir isim. Yani babasının eline ancak sığıyormuş doğduğunda ama babası Ben hocayı işte izliyorum, maçı Mike izlemiş gibi Tyson'dan oluyorum. esinlenerek Sağ ol. Tyson ismini veriyor ona. Tyson Fury ismini ve yaşayacağını, dünya şampiyonu olacağını düşünüyor. Bir nevi kehanette bulunuyor ve öyle de oluyor açıkçası. Ve doktorların Yayını göstermeyeceğim mi dediği hocam? orada da geri dönüyor. Yayını göstermem Yaşıyor. yasak, canlı yayın kapanır. Benim canlı yayın kapanır. Yasak. Ekranı döndür ve kanka izleyelim biz de. Yasak. Canlı yayınım kapanır. 94 bin kişi işte Hemen bu kapatırlar. stadyuma topladı Wembley'e. Aslına bakarsanız Mustafa Baş burada Anthony Joshua ile Tyson Fury'nin maç yapması Kırmızı bir bornozu var. Bence Fury alır maçı. Knockout olmadığı sürece Tyson Fury'nin maçı. Biraz daha geride tutabiliriz bence. Bu stadyumu ben Var olan gerçek Tyson Fury maç alacak ama sürprizlerin ismi Dillian White. Dillian White sürpriz yapabilir bu maçta. Hayranlık besleyecek seviyede buraya geldi. Yani senin dediğin gibi yani bu kadar kişiyi buraya toplamak kolay değil. Sempatisinin yanında merak edilen, merak uyandıran tarafı da çok fazla. Tyson. Yani insanlar belki boks tarzını beğenmeyebilir ama yaşantısını eleştirebilir ama eğer bir insan bu kadar kişiyi buraya topluyorsa bence en büyük sosyal medya fenomeninden çok daha ünlüdür yani. Kolay değil. Yani Islık'ta mahalleden adam toplamıyorsun. 92 bin, 93 bin kişi. Kolay değil. Yani şehri boşaltıyorsun resmen. burada tabii şöyle bir durum var. Skandalları da imza attı. İşte homofobik söylemler, seksist söylemler, antisemitik söylemler kariyerinde. BBC'nin işte 2015 yılında yılın sporcusu Tyson Fury yine tahta oturdu. Onun katılmaması için 1 milyon imza Tahta topladı. oturdu Tyson Fury. Tahta oturuyor yine. Özür diledi tabii ki bu yaptığı açıklamalardan sonra. Tartışılan bir figürdü ama açık konuşmak gerekirse Deontay Wilder maçları ve ondan önce de depresyonu konusunda açık açık konuşması, nasıl hissettiği konusunda insanların bence takdirini topladı ve Deontay Wilder maçlarıyla beraber Amerika'da kendini süper yıldız haline getirdi ve İngiltere'de daha fazla kabul etti onu bana kalırsa. İlk kucaklanması Amerika'daydı. Tahtına bindi ve şimdi de koşuya başladı. Tyson Fury ringe doğru geliyor. Deontay Wilder maçıyla Tyson Fury ringe doğru geliyor arkadaşlar. İlk defa koşarak geliyor tabii. Evet. Mesafe uzun ondan belki Tyson Fury depar atıyor. yani bayağı bir enerji sarf etti ya. İlk round hazırlanıyor. Bir şey yap. Tahta çık. Koş. Maç başladı hocam. White hormonlu bence öküz. İnanılmaz enerji. Zaten bir nevi rakipleri de bu şekilde zaten bunu atıyor. Bu şekilde motivasyon. Çok kötü, Yani bu yönünde çok kötü bir fiziği var Tyson Fury'nin. Şu belinin şuralarındaki etleri. Gerçekten adam yani. Kolay değildir. Yani daha içe kapanık bir performansla gelebiliyor genelde. Ama yenilgisiz adam şu anda yani yapacak bir şey yok. Ama hep bir düşünce vardır. Çünkü maçı yaşar boksör. Kendisi de diyor zaten fiziğimle diyor benimle dalga geçen insanlar diyor Savunmada ne yapacağını bilir. çok şaşırtıyorum diyor maçları kazandıkça diyor. Ama Maç başlıyor arkadaşlar. geçerli değil. Bu sanki evine gelir gibi veya çocuğunu parka götürür gibi davranıyor. O da onun değişik bir özelliği. Bambaşka bir Tyson. Ringde iki boksör de ringde arkadaşlar. Kesinlikle Son anonslar. Ligdeki yerini aldı ve rahat sevdi. Queen geliyor. Şimdi birazcık maaşı. Amerika marşı. Pardon İngiliz marşı. Henüz başlamadı hocam değil mi? Yok maç başlamadı. İngiliz marşı çalıyor. Dillian White bence vücut geliştirme yarışmalarına Başta katılsın. okundu. Wembley Stadyumu her açıdan ekranlara Şifresiz geliyor. net.
Ve iki tarafın fiziksel özellikleri ekranda. Çok ciddi avantajı olacak Tyson Fury'nin tabii ki. 2.06 boyunda izleriz. Tyson Fury. Buna karşılık 13 santimetre daha kısa Dillian Whyte 1.93 boyunda. Kanata çıktı 2.16 Tyson Fury'nin. Maç başlıyor arkadaşlar. 98 yani Maç başlıyor. 18 santimetrelik de bir vuruş mesafesi avantajı olacak Tyson Fury'nin Dillian Whyte'a karşı. Evet, Jimmy Lennon Jr.'a şimdi de kulak verelim. Gecenin açılışı için. This bout is sanctioned by the WBC, the president in attendance, Mauricio Sulaiman, and the supervisor, Alberto Leon, along with the British Boxing Board of Control, the steward in charge, Sir Charles Giles. Introducing our three judges scoring for ringside from Bergamo, Italy, Guido Cavalieri. From Tijuana, Guido Cavalieri, Juan Carlos Pelayo ve Robert Tepper karşılaşmanın puan hakemleri. Dillian Whyte bunu da eleştirmişti. Neden İngiliz hakem yok diye ama böyle bir tercih yapıldı. Mark Wilson karşılaşmanın ring hakemi. Alright fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBC Lineal Heavyweight Championship of the world. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, the wait is over, the time is now, live from Wembley Stadium in London. It's time for the main event of the evening. Maç başlıyor arkadaşlar. Introducing to you first the challenger. Öncelikle Dillian Whyte Out of the red corner. tanıtılıyor. İşte seyircinin tepkisi Wembley Stadyumunda. Fighting out of Brixton, London. 28 galibiyet, 19'u knockout, 2 kez yenildi kariyerinde. 34 yaşında rüzgarlı Xavier Miller onun koçluğunu yapıyor. Two losses. He has 19 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the WBC interim heavyweight title holder. Please welcome tonight's challenger, the heavy-handed WBC #1 ranked heavyweight in the world, known as the Body Snatcher. Introducing Dillian Whyte. Evet, Dillian Whyte tanıtıldı. Aynen öyle. Ve şimdi Gypsy King, Tyson Fury. 31 galibiyet, 22'si knockout'ta Tyson Fury'de. Koçu Sugar Stewart'la beraber de bir knockout Çiğ'e dönüştü diyebiliriz tabii ki. Kronk Jim'le beraber. He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 31 wins, no losses, one draw with 22 wins coming by way of knockout. Tonight making his anticipated return to the UK, here is the two-time world champion in his 5th world title appearance and one of the great stars of boxing today. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated, reigning and defending WBC and lineal heavyweight champion of the world, introducing the Gypsy King, Tyson Fury. Evet, Tyson Maç Fury başlıyor. tanıtıldı. Artık her şey söylendi ve WBC Ring Magazine Dünya Şampiyonluğu karşılaşması ağır sikletle artık başlayacak, hazırız. Dillian Başlıyor. Whyte mı? Tyson Fury mi? Kemerleri koruyabilecek mi? Tyson Fury, Dillian Whyte mı? Dillian Whyte sonunda istediği dünya şampiyonluğuna ulaşabilecek mi? Bunun yanıtını alacağız. Son uyarılar geliyor. Aynı zamanda tabii 12 round üzerinden bu karşılaşma ama 12 round Birbirinize saygı duyun diyor. sizce maç başlarken hızlıca sorayım Mustafa Berç. Yani Maç başlıyor arkadaşlar. 12 round'un Maç başlıyor. Köşelerde boksörler. Dillian Whyte saldıracak. Maç başlıyor. Boksörler köşelerde arkadaşlar. Roundlarda maçın Her an başlayabilir. Gong çalabilir her an. Sonra maçın dengesi oturduktan sonra gerçek maç Başlıyor. diye düşünüyorum. Yayının başında da söyledim. Erken de bitebilir.
tahmin edemiyorum bu maçı. Çünkü performanslar çok farklı geçer. Evet. Gecenin maçı başlıyor Wembley Stadyumunda. 94 bin kişi önünde ve Sport Plus'ta. Tyson Başladı Fury arkadaşlar herhalde maç. koruyabilecek Maç bir başladı. fight'a karşı. Siyah şortu ve siyah eldivenleriyle izliyoruz Dillian White'ı ve beyaz şortu ve beyaz eldivenleriyle. İlk defa ters katladı. Dylan White'e ters kart dövüşüyor. Dylan White'e ters kart dövüşüyor. Başladı, evet, Dillian Ters kart White. başladı. Bu arada halka açık çalışmalarda ters kart oynayan hep Tyson Fury'ydi. Hep ters kart çalıştı. Burada düz kart başladı. Dylan White'e ters kart Ama- başladı. Gördüğünüz gibi Dillian White ters kart başladı. İlk hamle bir manada Dillian White'tan geldi. Ki zaten karneye bakıldığı zaman hani çift kartta da mücadele edecek bir kimliği var zaten. Gardı istediği gibi değiştirebiliyor tabii ki. Orada çok Tyson Fury. Ortada birbirlerine yumruk vurmadılar daha önce. Dillian White'ın sol kroşeleri özellikle. Birbirlerini çok- çözmeye çalışıyorlar ikisi de. Birbirlerini yokluyorlar, deniyorlar, bakıyorlar. Dylan White'e ters kart başladı. Biraz da tedirgin oynuyor Dylan White'e. Aynı Sollarını zamanda çok hareketli solları. Solluyu uzattı Tyson Fury. Henüz bir şey yok. Tyson Fury sakin. Bir nevi tanışma roundu. Her ne kadar 11 yıl önce antrenman yapmış olmalarına rağmen Çok tedirgin ikisi de. aradan Çok uzun tedirginler. yıllar geçti. Alta Uzun bir tane süre geçti. sol direkt vurdu Dylan White'e. Bir sağ denedi. Bir sağa geldi Tyson Fury'den. Çok sert değil. White'ın vücudu çok iyi gözüküyor ama Tyson Fury de bu maç öncesinde George Lockhart'la çalıştı, onu belirtelim. Nütrisyonist. Dylan White hareketli yalnız. Bellerini oynatıyor. Biraz daha hareketli. Conor McGregor gibi pek çok şampiyonu pek çok şampiyon da Beklediğimizin çalışmış. dışında biraz. Dylan White biraz daha hareketli. Evet. Belleri hareketli. Bunun etkisini görecek miyiz? Şimdi bir sağ geldi. Tyson bir sağ kroşe vurdu. Çok önemli, çok ciddi bir kol avantajı var tabii ki. Tyson Fury. Bacakta bir kol var. Henüz çok bir şey yok karşılaşmada. Şu anda çok fazla bir şey yok. Uzaklardan atmaya Bir çalıştı. sağ kroşe vurdu Tyson Fury. Dylan White'e kapandı. Bir tane sağa soktu içeri Dylan White'e. Sağ direkt. Ters kart başladı ama Alta bir tane attı. Sağ direkt yine Dylan White'e. Ama isabetli değil. ters karta alışkın değil gibi gözüküyor açıkçası Dillian White. Biraz tutuk gördüm ben. Siz ne dersiniz? Tyson Fury bir tane sağ vurdu. Gibi geldi. Yani ilk yumruğu aldığından itibaren bir panik yapıyor. Farkındaysan bir anda gardını yukarı kaldırıyor. Aslında ne yapacağına kendisi karar vermiş. Ters karda geçmiş ama maçın tamamını ters karda. Aynen öyle. Yavaş yavaş öğreneceğiz bu işi. Bu bir nevi tepki de olmuş. Boş boş hayır su ekranı çevir de Bir tanıma roundu. biz de Yani nasiplere. uzun soldan, işte Benim burada canlı sağ- yayını direkt kapatırlar çevirdiğim White zaman. köşedeyken bir anda maç sıkışınca uzun sol kuraşılar. Tipik olarak bu Dillian Birinci White round bitti arkadaşlar. normal garda geçtikten sonraki sol direğin arkasına atacağı sağ kroşe, rakip üstüne geldiği zaman etkili sol Hocam kroşesi anlatır belki zaten oradan artık ikinci oradan takip rounddan edeceğiz. sonra görebileceğiz. Lakin Dillian White'ın ne fiziksel yapısı Bence ne Dylan de White teknik kapasitesi, yanlış dövüşüyor. ters gardla Tyson Fury Bence gibi yanlış bir dövüşüyor. Dylan boksörün White karşısında düz götürebilecek kart devam kapasitede etmesi değil. gerekiyordu. Aynı eski Hata yapar. boksuyla Bu anda gelse ters çok daha iyi yönlü olacaktı ama toparlanamaz. Bir insan ters normal kart alışmış olduğu garddaki ilk round ters kaldı. iskiviyle, Bakalım fanatiğiyle hep böyle miydi? aslında çok farklıdır. Hataya Yani- götürebilir insanı. Bu yüzden bakalım Bilmiyoruz, şu bakalım anda niye böyle yaptı. Doğal bir ters Evet, kart şimdi değil. dediğimiz gibi başladı. Şimdi normale döndü Dylan White'e. Düz karta geçti. Belki de Tyson Fury ters bu karta taktikti. geçti yalnız. Bu sefer Tyson Fury ters kart oldu. Medya günlerinde yaptığı gibi, açık antrenmanlarda yaptığı gibi. Bir taktik ters savaşı kart bu. Tyson Fury. Aslında hazırlık aşamalarında işte kameranın çektiği her yerde Bir tane ters sağ- kart gördük Tyson Fury. Sol direkt geldi Tyson Burada Fury'den. da şimdi enteresan. Satranç gibi. Şunu söyleyebilirim. Dillian White'ı mağlup edecekse sadece kendisinin olan o yüksek özgüveni olabilir. Yani ona bu yüksek özgüven hata yaptırabilir. Onu Düşüncem. sıkıştırmanın peşinde Dylan White'e Tyson Fury'yi. Lewis de dediği gibi. İplerde Tyson Fury. İpe çok yakın. Şimdi tekrar rüzgar. Bir tane sağ attı, bir tane sağ aşağı attı Dylan White'e. İki taraftan da maçın başlangıcında sağ. O çok güzel bir tane vurdu Tyson Fury.
Yine düz garda döndü Tyson Fury. Bayrağının desenlerinde eldivenleri Tyson Fury'nin. Tyson Fury daha çok rahatladı. Şimdi biraz daha rahat Tyson Fury. Gövdeye bir sol direk. Alta bir tane sol direk vurdu Tyson Fury. Aynı şekilde Dillian White'den de alta bir tane sağ direk geldi. Bir solu geldi. Bir White. Sol sağ deniyor. Öne doğru geliyor Dillian White. Aslında Dillian White'ın tabii böyle bir dövüş stili var. Ama arkaya adımladığı zaman sıkıntı yaşadığını görüyoruz Dillian White'ın. Yani defansı yok zaten. Sollar Konuda- isabetli. konuda bence Tyson yeterli Fury'den. eğitim almamış. Evet, Sol kroşe sağ direk Tyson Fury. kabul Ring, ediyor Dillian White ring iplerinde de adımlamasını. sarıldılar. Ring iplerinde sarıldı. Yine uzaklardan bir sağ denedi. Tyson Bunlar Fury'den zaten beklediğimiz vuruşlar. bir sol sağ direk Direkt sağ Tyson direk. Fury'den. Çok iyi bir sol direği var. İyi kapandı tabii ki. Dillian White'e. Ve guard değiştirdiği zaman sağ direği Tyson Fury'nin ikisini de iyi yapabiliyor. Güzel bir sol kroşe. İyi, güzel savunma Bir Dillian tarafta White'e. doğal guardlarına dönünce sol direği çok iyi işlemeye başladı Tyson Fury'nin. Sol direkten. Güzel bir sol Fury'den direk Tyson Fury. Bir tane boks haline geçecek. Dünya boks tarihine geçecek karşılaşmada ikinci roundunda sonuna geliyoruz. 94 bin kişilik Wembley Stadyumunda. Şimdi Oo, sol sağ çok direkt güzel bir atak. sıkıştırmaları Dillian peşinde. White'den. İplerdeler. Yakalamak hakikaten zor ama Tyson Fury'yi. Şimdi normal kartlara geçtiklerinde Round bizler bitti. birbirlerinin kimyasının ne kadar farklı olduğunu gördük. Ama biraz daha Dillian White'e Dillian sağlam White'ın geliyor. özelliğidir. Rakibe yaklaşır. Dillian White'e sağlam geliyor. Ringin iplerine böyle bir 50 santim, 1 metrelik bir mesafe yakaladığı Biraz anda daha işte görerek şu vurması gördüğümüz gerekiyor. yumruğu Biraz daha. Bundan kaçmak kimine göre zor, kimine göre çok kolaydır. Ama Tyson Fury gibi usta bir boksör. bunun daha Tyson öncesinden Fury'de çalıştığı için nedense bu birçok maçta bir sparring endişe var. partnerleri Yani denettim. üzerinde bir Son endişe var pozisyonlarda yani. Ben kenara doğru çekildiği Tyson için Fury'yi ilk defa böyle gördüm. maçın Endişeli bu yani bu anlamda maçta. diriyken rahat tutuyor. Merhaba, Ama görüntüyü ilerleyen biz de roundlarda görsek ne ve gösterir bunu bilemeyiz. yorumuna devam etsin. Tyson Fury de klasik sollarla Görüntüyü kombinip uzun gösterdiğim sağ, zaman telif güzel, yerim. uzun sağ, Canlı yayın uzun otomatikman translarla YouTube kapatır. ikinci roundu arkasında bıraktı. Görüntü açsan hocam. Evet, Tyson Fury bu arada 2018'den Harika olur. sonra Francesco Pianeta maçından sonra ilk kez Britanya'da dövüşüyor 4 yıl sonra ve seyirciye bir de bir İşte yani neden endişe var bilmiyorum. Yani Tyson Fury'nin üzerinde bir endişe var. Rahat değil yani bu maçta. Ben hiç onu böyle görmedim. Bunun da altını çizmişti. 3. round başlıyor şimdi. Sol direklerle başladı. Dillian White. Sol direkten Alta uzatıyor sol direk vurdu White. Dillian White. Tyson Çok Fury, güzel bir sol güzel kroşe bir vurdu sol. Tyson Fury. Aşağı bir sağ direk vurdu Dillian White'e. Sol direk daha yine o sağ kullanmak İplerde, istedi. iplerde Dillian White'e vuruyor. White. İplerde White. sıkıştırdı ipleri. Hakem bir şey demedi. Devam ediyoruz. Güzel kontrol. Bir tane sağ kroşe savurdu ama isabetli değil Dillian White'e. Yani çok dengesiz kalabiliyor. Tyson Fury'den Attıktan sonra ikili kombine. Güzel bir sağ daha geldi. Güzel bir sağ geldi. Sağ gövdeyi atıyor. Dillian White. Aşağıya bir tane sağ vurdu Dillian White'e. Fury. Rahat. İlk hamleyi White'tan bekliyor. Tyson Fury. Gövde. Aşağıya çok güzel bir sağ geldi aparkat vurdu Fury'den. Tyson Fury. Çok kısa sürdü iki tarafın guard değişimi. Düz guard devam ediyorlar. Gövdeyi Aşağıya bir sol direk Fury'den. Tyson Fury'den. Bir tane sol direk Dillian White'den. White köşede sıkıştırmak Dillian White'e istiyor yaklaşıyor şimdi. Tyson Fury'ye. Bir sarılmadan. Sarıldılar birbirlerine. Ringin ortasındalar. Tyson Fury sarılıyor. İşin ne kadar önemli olduğunu burada görüyorsun. Evet kesinlikle. Ağırlığını da üzerine yıkabiliyor Tyson Fury tabii. Dillian White biraz daha canlı. Özellikle çok şikayet etmişti bundan. Ama taktik bu
Yani Evet. hani güçlü yumruklar atmaması için bedensel yorgunluğa Sol, yaklaşılması gerekiyor. solların biri isabetli Dylan White'e. Başarıyor. Deontay Wilder da tabii o maçlara ilk maça 96 kilo çıkmıştı. İnanılmaz. Çok zayıf. Belleri iyi. Dylan White'ın belleri iyi. İyi kaçıyor yumrukları. Tyson Fury'den Ben ilk defa onun bellerini böyle iyi kullandığını gördüm. İyi savunma yapıyor. Tyson Fury'den yumruklar var ya. Sol direkleri güzel. Sol direkleri. Siz bir yerde Tyson Fury'nin Deontay Wilder 2 ve 3. maçlarda olduğu gibi özellikle ikinci maçta ileri gidip basacağını düşünüyor musunuz Tyson Fury'nin? Dylan White'e boşa giden yumrukları. Birkaç round daha. Yani görmeden attığı yumruklar. Yani hep dediğimiz yani. Ayaklara bak gitmiyor ileri Dylan White'in. Bir sağ. İki tarafında kardiyosu ama muazzam. Fury'nin de. Güzel bir savunma yaptı Dylan White'e. Bir sıkıntı. İllaki yorulacaklar tabii ama. Şimdiye kadar Zannetmiyorum. normal. Ortada. Yumruk ortalaması ağır sete göre yani İzliyoruz ya. üstlerde yer alan Bir canlı izleyebilir miyiz? kombinasyon olarak 2, 3, 4 atabilir. Bunun bir tanesi etkili, diğer 3 tanesi etkisiz gelebilir. Ama Hocası bağırıyor. olarak değilse bile üstünlük olarak hakemler tarafından kabul edilir. Öbür taraftan görüntüdeki sporcu Dillian White ise Şu adamın ayaklarını düzeltmediler. Şu adamın ilerisi yok adamın ya. Böyle bir şey yok ya. Yani bir kum torbasının karşısına geçersin. Böyle ağır taş gibi bir kum torbasının karşısına. İşte Hocası sağ kızıyor koldan Dylan parmak White'ye. vurursun veya sol direk arkasından sağ Biraz daha direk aktif vurursun. ol diyor. Biraz Bir de daha bir kum torbasını yerinden hareket ettirir. Yani çok organizmasını atak yapıyor. bozarsın. Şimdi Dillian White gibi sporcular da yüksek kombinasyon seviyesine sahip olmadıkları için her vurduğu yumruğun etkili olması lazım. O yüzden de rakibine yaklaşması lazım. Tyson Fury 4. round arkadaşlar. Dillian 4. White ise round. yakın mesafe boksan hoşlanan bir spor. Round 4. İçeriye girmeye çalıştı işte bu şekilde. Yakına Dylan White sol direkleri ikileyerek. Şimdi Çok güzel bir sağ geldi. direk Tyson Fury'den. Tyson Fury. Çok güzel isabetli bir sağ Yakaladı direk. bir Sol direkten. Sol direkten mesafe kapandı. Sarıldılar. Mesafe kapanınca Fury'ye karşı gelmek çok kolay değil. Bunlar olmaz tek mücadelede. Yani hakemin Sarıldılar. kontrol etmesi gerekiyor. Oo. Maç kızıştı arkadaşlar. Maç kızıştı. Tyson Fury sinirlendi Dylan White'den. Çok kızıştı maç. Tyson Fury çok sinirlendi. Birbirlerine bağırıyorlar ringde. Hakem araya girdi. Maç çok kızıştı. Dengesini kaybetti burada. Aynen Tyson Fury çok kızdı. Bağırıyor. Hakem uyarıyor onu. Hakem kızıyor Tyson Fury'ye. O zaman ayrılıyor hakem. Hakem kızıyor. ön kolunu kullandığını gösteriyor. Aynı şekilde Tyson Fury. Dylan White'e de. Çekme diyor. Evet. Durdurdu maçı. Maç başlıyor yeniden. Biraz daha alevleniyor gibi. Maç alevlendi aynen. Dördüncü Ateşlendi roundda maç. Biraz daha sert geçecek maç. Temizler de burada Güzel. işte kirli boks orada devreye giriyor. Heyecan gelecek. Sol direk. Tyson Fury'den sol sağ direk. Oradan aşağıya adeta Tyson Fury'den. Öğütücü bir sağ. Sol direk. Sollarını oynuyor Tyson Fury. White içeriye Dylan White girmeye hareketli. çalışıyor, baş hareketleri. Dylan White'a maçı istiyor. Yerden kırılıyor ama daha fazla işte. Oo, Sol tarafı kruş çok güzel bir sol sol kruş attı ama isabetli sol değil. kroşe. Tersi de çok daha iyi. İçeriye Aşağı attı, aşağı bir aparkat vurdu Dylan White'e. Sol daha denedi. Kontra sol kroşeleri gerçekten çok tehlikeli. Dylan White'ın bir kombinasyon Tyson Fury'de. Bir sol Sarıldılar. sağda. Sarıldılar. Tyson Fury sarıldı. Aynı zamanda hakemi. Adeta bir güreş işte. Burada Aynen güreş yapıyorlar. Altı bulmaya çalışıyor Tyson Fury. Koltuk altında rakibi. Yani bu mesafenin kaybolduğu yerler gerçekten başka bir hikaye olacak. Maçta o gözüküyor. Dylan White hareketli. Bilinç pozisyonları. Çakışma maçında da böyle davrandı. Yani Dillian White agresif bir tavrı vardı. Güzel bir sağ direk. Tyson Fury'den. Güzel bir saha. Belki de bunun işe yarayacağını düşünüyor. Tyson Fury Boş. karşısında. Boşa iyi boşaldı. Yavaş yavaş yorgunluklarda başlıyor tabii ki o boğuşmaların içerisinde. Bir sol direk geldi, bir sol daha geliyor. Tyson Fury geriye doğru adımlarken çok tehditler. Yaptı bir gülümseme de attı burada. Dylan White'a ve ağırlıkta Tyson Fury sarılıyor. Dövüştürmüyor Dylan White'yi. sarılmak dedik. Sarılıyor. Dövüştürmüyor. Bak biraz nefes nefese gidiyor. Önünde açıkçası. Daha Güzel bir aparkat vurdu Tyson Fury aşağıya.
Biraz da maç hareketlendi. Var. Üçten mi oldu Kaç- acaba? Kafa kafaya çarpışmadan mı? Dilling Dylan White'ın White. kaşında bir açılma var. Hakem ayıramıyor. İnanılmaz. Sarıldılar birbirlerine, Hakem köşedeler. ayıramıyor, İnanılmaz. Aynen yükleniyor Bilmiyorlar üzerine. hakemi. Ya da bilmiyorlar. Köşeden ringe su atıyorlar. Ring etrafında. Hakemin burada kontrolü eline alması lazım. Şart yalnız. Hakem Dylan White'e kızıyor. Dylan White da hakeme kızıyor. Ayıramıyor hakem. İşte Dillian White tarzında Sürekli uyarıyor. Durdurup maçı uyarıyor ikisini de. Söz dinleyin diyor, yeter diyor. zaten sağlıklı. Kafa atma diyor hakem. Tyson Fury'e de Yeniden ortada var, başladı maç. enteresan bir noktadayız. Henüz 4. roundda yine içeriye girmeye çalışıyor Dillian White ama vuruşla değil. İkili kombinasyon. Güzel bir sol aparkat vurdu aşağı Dylan White'e. Öteye gitti. Tyson Fury'den boşa giden yumruklar. Sol direkt daha geliyor. Ben Dylan White'i ilk defa böyle hareketli gördüm. Takdir etti. 4. roundda böylelikle bitiyor. Tyson Fury elini Kurallar- kaldırdı. Taraftarlar kurallar elini gelene kaldırdı. kadar Zaten Tyson Fury Dillian White'ın sıkıştığı anda yapacağı tüm Maç biraz daha hareketlendi. Biraz daha enerjisi arttı maçın. fiziksel olarak da zihinsel olarak da Aynen maç kızıştı. mücadelelerde daha net bir şekilde ayakta durması gerekir ki maçın sonlarına doğru daha güçlü. Abi ilerleyebilsin. frenin almasına imkan yok. Şu an Dillian iyi adam. White tarzı sporcular Şu anı böyle iyi götürüyor ama kafa, dirsek, kol yani Dylan White'e biraz daha şey, yani kimse kullanmaz diyemez. Kullanabilir. biraz daha ortalaması çok daha maçı yüksek. istiyor. Bundan dolayı ben artık bu Dylan round White'e maçı itibariyle istiyor. maçın Gerçekten istiyor maçı yani biraz daha yükleniyor Tyson maça. Fury'ye kayacağını düşünüyorum. Çünkü Tyson Fury'nin Tyson Fury sanki şeyi yok. Performans olarak mentalitesi eski performansı yok Tyson Fury'nin. Yani o eski canlılığı, yüksek. hırçınlığı şu an yok. Kustan yer. Biraz daha durgun sanki Tercih kondisyonu eksikmiş gibi. Dillian White hatalara Yani o başlarsa, şeyi yok. yani Biraz daha Dylan White ama hareketli isteyen taraf Dylan White gibi yani gözüküyor şu anda. Fury'ye de- Hırçın olan yani. Evet, hakemden sert bir Hakem uyarı çok geliyor. uyarıyor, Haklı sürekli olarak uyarıyor. Muhtemelen beni dinleyin diyor. Başladı maç. 5. round başladı arkadaşlar. Benden memnun değil hakem. Sol direkleri kilidi. Tyson Fury. Böyle birbirlerine aman aman yumruk vurmadılar bu zamana kadar. Böyle çok canlarını yakacak. Çok güzel bir sağ kroşe vurdun. İşte White'dan beklediğimiz Dylan sol White'e. kroşeyi Tyson Fury atıyor. Gövdeye ikili kombinasyon. Dillere yapıyor şimdi. Aşağı bir Sağ tane geldi, sol, Sağ gövdeye, sol vuruşlar White'dan Dylan White'e. direkleri kilidi Tyson Fury'den sol direkler. Başında kafa kafaya çarpışmadan dolayı açılma oldu. Dylan White'ın. Sürekli üzerine giden Dylan White'e. Bir dakika geride kalıyor. 5. roundda. Direkleri sol tekleri. Fury. Köşede işte Stewart da bunu gösterdi zaten. Dylan White'e çok bekliyor. Bu kadar beklememesi lazım Tyson Fury'yi. Sağını devreye sokmasını. Tyson kadar Fury ama beklememesi sağ lazım. devreye girmedi henüz. Aynen hala girmedi. Hala neyi bekliyorsa Dylan White'e Yine sol direği uzattı. bu maçı istiyorsa çok yumruk atması lazım. Çok mücadele etmesi lazım. Aşağı güzel bir sağ vurdu vücuda. Köşede şimdi Terse Tyson döndü. Fury Terse döndü. Tyson Fury'den bir sol sağ geldi. ayağına bastı. Muhtemelen onu gösteriyor. Dylan White. Çok bekliyor Dylan White'e. Bu şekilde alamaz maçı. Vuracak. Şunu uzattı White. Tyson Fury de çok bekliyor. Dikkatli. Dylan White. Aşağı bir sol kroşe, sol aparkat vurdu. Dylan Tyson White. Fury net bir sağ attı gövdeye. Altından solları uzatıyor. Gövdeye bir sağda. Sağ aparkat vurdu ama çok zayıf yumruklar. Yani çok güçlü değil. Boşa giden Dylan White'e vuruyor. Sol aparkat attı ama boşa gitti. Hakikaten zor bir isim Tyson Fury. Hem vuruyor hem konuşuyor. Bir solda. Maçın enerjisi şu ana kadar çok yüksek değil. Bir ara arttı Rakibin ama yine aklına düştü. girmek için tabii ki bunların hepsi. Birinden bir etkili bir yumruk. Bir sol sağ direkt. Bir Tyson Fury'den. ardından Bir sağ daha vurdu Tyson Fury. Tyson Fury işlemeye başladı Dylan White'e. Sarıldılar yine. Fury'nin yumrukları sanki biraz zayıf. Zayıf.
güçlü ikisi de bu zamana kadar böyle Basalar acaba. sağlam yumruklar vuramadılar birbirlerine böyle net. Ama Sol Dillian Whyte'ın yine sol kaşında, Dillian Whyte. sağ kaşında açılma var pardon. Son 10 saniye. 5. roundda da 5. round bitiyor, son 10 bizim saniye. için iyi bir round oldu. 5 roundu geride bırakıyoruz böylelikle. Sanki birbirlerine yumruk atmaya çekiniyorlar. Şimdi bu roundda Abi devrilir maçı sonraki roundlara alacak, iyi izle. White'ın oyun planını bozdu aslında. İstediği yumruklara attı, istemediği yumruklardan çok rahat bir şekilde uzaklaştı. İkisi de bence Yani kontrol yumruğu, bir tane kondisyon, uzun ikisinin de bir tane kondisyonu iyi kontrol değil. yumruğu, bir tane İkisinin de kondisyonu iyi değil. kafaya attıktan Gitmiyor sonra yani. Dillian Whyte'ın diğer Ayakları yumruğu gitmiyor. kendisine Yani gelmesi yumruk atmaya şey yapıyorlar. ve ona göre Yorulacağım Dillian diye. White sarılıyor. Yani Sarıldığı her noktada da Dillian Whyte etkisiz kalıyor. Etkisiz kaldığı zaman da bu tip hani rakibi yıpratan yumrukları yedikçe yani ne oluyor? şey yok yani. Sinirsel olarak bir adım daha geri düşüyor. Dillian Whyte tarzı sporcular genelde üstünlükle ilerlemeyi tercih ederler. Ama şu ana Faryalar kadar hocam round boydan olmuş avantajlı, tanesi bence güç kazanamadı. hayvan gibi. Çünkü Yani ben maçı dediğim motive gibi eden, Dillian Whyte'e maçı çok iyi Tyson kurgulayan, Fury'yi nakavt etmediği izleyen sürece bu ve maçı bir alamaz. sonraki rounda taşıyan Tyson Fury'yi nakavt ederse ancak bu maçı alır. Puanla bu maçı alamaz. Bana kalırsa için işi zor. Sarstığını gördük açıkçası. Biraz diz hafif boşa alıp gitti. Dillian Whyte'da. Evet. Arkadaşlar, köşelere gönderiyor. Köşelerde İki boksör de uyaracak hakem muhtemelen. şimdi başladı. Hayır. Hakem başlattı maç arkadaşlar. 6. round başladı. Sol direk geldi. Tyson Fury'den. Yine sol direği uzatıyor Dillian Whyte. Tyson Fury sollarla oynuyor. Vuruşları bulamıyor Aynı şey Dillian Dillian Whyte'e de. Tyson Fury'den yine bir sol. Açıyı da iyi değiştiriyor Tyson Fury. Direkt Tyson atar. Fury boşa Koşuyu gitti. iyi Dillian vuruyor. Whyte'ın yumruğu. çok iyi bilen bir sporcu. Soluyla şimdi bir sol direk daha. Hani direğe alıştırıyor ardından kroşe atıyor zaten. Unutturuyor o açıyı çünkü. İşte ayakları çok kötü. Dillian Whyte'in istediği boksu yapamıyor yani. Vuramıyor. Ayakları çok kötü Dillian Whyte'in. Devreye giren o saha ne zaman devreye girecek? Tyson Fury'de. Acelesi yok, istediğini alıyor zaten. Evet puanları topluyor. Boşa, İşte çok sağ. Dillian Whyte'nin boşa gide gidiyor bak söylüyorum. Patlayarak gelen. Yani ilerisi yok Dillian Dillian Whyte'ın Whyte'nin. şapkasına En büyük sadece sorunu bu zaten onun. Yani ayakları çok kötü, ilerisi yok. Yani boksta hep diyorum ayak. Ayak önemli. Bak bekliyor. Tyson Fury'yi bekliyor bak. Çok bekliyor. Bütün aile zaten boksör. İrlandalı gezginler diye. Sarıldı tabir edilen Tyson Fury. Iron Travelers grubundan geliyor. Romanlar aynı zamanda. İsa geldi. Bir sağ geldi Tyson Fury'den. Yani şu anda saymaya başlasam aileyi bitiremem öyle diyeyim. Boksör, bare knuckle'cı, çıplak el boksu da yapan. İyi aileyi savunma yaptı bitiremem. Dillian Whyte'e. Sağa uzattı. Dillian Whyte isabetli değil. Yani Dillian Whyte bir şey yaratamıyor şu anda Tyson Fury Aynen. karşısında. Aynen öyle ya. Köşeyi Aynen yakın öyle. Fury. Dillian Whyte'e Sağ, hiçbir yakın sağ. şey yok yani böyle Yani öğütücü. Bir sağ. beklentilerin gerisinde bence Dillian Whyte şu anda. Gövdeye bir sol. Ama tabii Tyson cesareti, dayanıklılığı üst seviyede Dillian Whyte'ın. İşte Tyson üzerine doğru Fury- yürümeye devam yani ediyor. Tyson Fury. maç şu anda biraz maçın enerjisi düştü. Bir şeyler yaratması lazım. Gövdeye Fanlar- bir solda. Şu anda durgun. Ayakta kimse yok. Ses yok çünkü Fury. bir şeyler bekliyorlar. Şu anda ikili kombinasyon Maç sarılıyor ardından. Böyle biraz da cool bir hava aldı. Rahat bir hava aldı maçın atmosferi. Gövdeye bir solda. O ilk güzel bir sağ Oo, aparkatla knockout. yatırdı burada. Yıktı Sağ Dillian aparkatla Whyte'ı. knockout. Dillian Whyte'ı Dillian yıktı. Whyte yıkıyor. Nefis bir Knockout. aparkat. Knockout. Maçın başından beri vurmadı bunu. Knockout. Bir aparkat çıkarıyor. Kalkamaz. Bir tek aparkat ve bu işi bitiriyor. Kalkamaz. Bu Yok, işi bitiriyor bitti maç. Tyson Fury. Knockout. Tyson Fury, Gypsy King, WBC ve Ring Magazine kemerlerini koruyor. Knockout. 6. roundda tek bir aparkatla knockout ediyor Knockout. Dillian Whyte'ı. Müthiş bir yumruk. İmza atıyor galibiyete. Şimdi Dillian Whyte zaten oyun kurgusundan uzaklaştıktan sonra ne yapacağını bilmemeye başladı. Haliyle nasıl saldıracağını bilmiyor. Nasıl bir kurgu kuracağını bilmiyor. Yani
attığı en fazla Sen de sayısı sağ ol 2 Yusuf tane. Zengin. Yani Tyson Fury 3-4 Arkadaşlar tane, kanala sadece bir abone tanesi olmayan var. arkadaşlar varsa Uzaklaştırmak için atıyor en azından. kanala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar. Bir de beğeni atmayı unutmayın. Beğeni koymayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Povetkin de aparkatla yakalamıştı Dillian White'ı. Demiştim size. Bunu Tyson beklemek Fury dedim. lazım. Ee, Yani Dylan sol White'e aparkatla dedim. yakalamıştı, Tyson Knockout Fury sağ etmek için aparkatla geldi yakalamıştı. dedim. Yakından nasıl Gelecekti dedim. Dylan White'yi knockout etmek için gelecekti dedim. Hem de dediğim oldu. Ya da dedim Dylan White'nin knockout etmekten başka çaresi yoktu demiştim bu maçı almak için. Bak dediğim oldu yani. Tyson Fury gibi usta bir sporcu. Tyson Fury sahibi knockout sporcu, etti. Bunlar hedef olmazlar. Müthiş. Yani hiçbir şey olmadı. Deontay Wilder tam bu round içerisinde diyordum. Deontay Wilder ilk karşılaşma gibi bir maç çıkarıyor diyordum. Ama yani bir vuruşta işi bitirdi. Hasar almadı. Aynen. Neredeyse Çok güzel çizik aparkat yok. vurdu. Sağ Yani aparkat. haftaya maça çıkabilir Tyson Fury. Öyle bir durumda hakikaten muazzam. Bütün konuşmaları bitirdi bence. Evet. Yani orada ben şunu merak ediyorum açıkçası. Maç bitti Bu aynen bitti aparkat arkadaşlar. desen Hakem bitirdi belki maçı. konuşulmuştu bu takımda Sugar Hill Stewart'ta da. Ama hiç aparkat Joshua atmadı. Usyk Maç maçı boyunca hiç aparkat atmadı. ortada. Yani siz gördünüz mü? Tabii, tabii. Bir tane attı. Bir tane attı ve onunla vurdu. İnanılmaz. Bakalım işte o aparkata bakalım. Ama bu performansta Tyson Fury Usyk yenebilir. Usyk Tyson Fury'yi yenebilir. İnanılmaz tam çeneye gelmiş işte aparkat. Sonra biraz itiyor ama mesafeyi açmak için itiyor bence. Ama aparkatı yiyince bayılıyor zaten Dillian White. Mümkün değil oradan kalkması zaten. Povetkin'e sol aparkatla Tyson Fury aparkatı dağıldı. vurdu. Tyson Fury Vurdu de tam sağ çenesinin aparkatla ucuna. dağılıyor. Sonradan Dillian White. Bir de Tik tam da geldi. oturmadı. Oturmadı evet. Tam da oturmadı. Ama çene ucunu buldu galiba daha mı etkili oldu Yani- acaba? aynen çene ucunu buldu Silivri'nin aynen. Genelde geçmiş Daha etkili olduğu oldu. eksenlerden bir tanesi orası. Ama ya, Oraya aldıktan sonra tabii ki hayata kalkması, çok yani ağır. tekrar mücadele devam etmesi mümkün değil. Bence bir devir kapanmadı. Yani Dillian White yoluna devam edecektir. Fakat büyük bir suskunluk yaşayacaktır. Evet. Yani yapabileceği bir şey Şimdi Dillian sıradaki White- gelsin diyebilir miyiz? diyebiliriz ama Tyson Fury şunları söyledi tabii ki. Yani bankada 150 milyon dolarım var. Yani bir yat almayı düşünüyorum kendime. Yani bu sporu yapmama gerek yok artık. Emekli olacağım dedi. Sonra bakacağız dedi. Maçtan sonra bakacağız dedi. En son ESPN'e konuştu. Mark Liger'e doğru da diyor aslında yapabileceğim her şeyi yaptım. Her kemeri kazandım. Yani daha önce Klitschko'dan aldığı kemerleri de sayarsak. Yani bırakmamam için bir sebep yok diyor. Ama herkesin istediği tabii ki o kemer birleştirme karşılaşması. Şuna dikkat ettin mi? Yani Wilder maçındaki sevinç burada yoktu. Aynen maç kötü bir maçtı ya. Çok güzel bir maç değil. Doğru söylüyorum. Sana katılıyorum Emre. Ve kazandı. O kadar. Maç Evet teknik nakavta kazanıyor. Bakalım neler diyecekler tabii ki ona da bakacağız. Yenilgisiz yolda devam ediyor aynı zamanda. Tyson Fury. Gypsy King 32. galibiyet 23. knockout. Mauricio Süleyman da yanında WBC'nin başkanı işte. O da eleştirildi aynı zamanda. Neler diyeceklerine bakacağız. Tyson Fury umarız emekli olacağını söylemeyecek tabii. Yani bir kemer birleştirme maçı, önünde bir Joshua maçı, pek çok olasılık var. Bakalım neler diyecek. Tebrikler. 94 bin kişi vardı burada. Tek bir mükemmel vuruşla bitirdin. Öncelikle bunu Tanrı'ya adıyorum bu galibiyeti. Kendi evimde kazandım. Benim İngiltere'mde kazandım. Başlıyoruz. Bu destekten dolayı çok mutluyum. İnanamıyorum. 94 bin kişinin burada olmasına
bu ülkenin kadınları ve erkeklerini buraya gelip bu performansı görmek için kalbimin derinliklerinden size çok teşekkür ediyorum. Ve televizyon başında izleyenlere teşekkür ediyorum. Çok tabii farklı itişmeli bir maç oldu. Devin White bir savaşçı, bir dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Ben ağır sikletin en iyisiyim. Ve onun için tarihsiz olan bu akşam benimle karşılaşmış olması sert bir rakip. Ve onun aslan yüreği var. Dünyadaki en iyisiyle karşılaştı. Tabii onun tarihsizliği bu. Kariyerindeki en iyi yumruk muydu bu? En mükemmel yumruk muydu? O profesyonel bir mükemmeldi. Sağ aparkat. Maç bitti. Tyson Fury aldı maçı. Knockout'ta. Kardeş. Akdeniz'e doğru ailemle beraber gideceğimi Çık o zaman düşünüyordum. Joshua Boksa karşısına. bırakır mısın? Sugar Hill Stewart burada. Beni harika bir dövüşe dönüştürdü. Yıllar önce tabii ki sadece direkt yumruklar atıyordum, dokunuyordum rakibe. Sen harikasın Sugar. Beni ağır siklete en iyi knockoutçu haline getirdi, knockout yumrukçusu haline getirdin. Zamanını al, çok çalıştın. Size sıkı çalışma neler getireceğini gösterdin herkese. Kendine vakit ayırmanın artık zamanı. Bokstaki en büyük, en sert vuran kişisin. Dünyadaki bokstaki en iyi antrenman, herkes dahil. İnanılmaz çalıştı bugün de. İkiniz arasındaki sevgiyi görüyorum. Seni tekrar ligde görecek miyiz? Paris'e söz verdim eşime 14 yaşındayken. Biteceğine inanmıştım o Wilder maçlarının ardından ama Wembley'de dövüşmem önerildi bana. Bunu hak ettiğimi düşünüyordum. Bunu taraftarlara da borçluydum. Aynı zamanda United Kingdom'da Birleşik Krallık'taki her insana bunu borçluydum. Wembley'de dövüşmeyi ve öyle yaptım. Sözümün eri olmalıyım. Bu Gypsy King için son perde. Müthiş bir yolculuktu. Bu son mu? Bu son mu Frank? Frank Warren konuşmuyor. O da şok oldu galiba. Tyson son bir soru. Herkes şok. Herkes şok. Beni duyuyor musun? 94 bin kişi var burada. Son maçı olabileceğini söylüyor Tyson. O bu golü kararı. Son maçı diyorsa son maçı. Mükemmel bir boks gösterdi. İnanılmaz bir performans diyor Frank Warren. Bu beklentilerin ötesine geçti tabii ki. 94 bin kişi var burada tabii ki. Avrupa'daki en büyük boks olayı bu. Harikaydı. En iyisi olduğunu biliyor herkes. Bu jenerasyonun en iyisi olduğunu biliyor Arsiklete. Herkes bunu biliyor. Son bir söz. Bu insanlara bir sözde bulunmayacak mısın? Onlara bir söz söylemeyecek misin? Söyleyeceğim bir şeyler yok. Hepinize bir söz söyleyeceğim. Evet ve başlıyoruz. Tyson Fury şarkı söylüyor. Maç bitti. Tyson Fury'yi dinliyoruz. Şarkı söylüyor.
Ama son maçımdı diyor. Bence de daha dövüşmeyecek Tyson Fury. Touch me deep inside the day. The music died. All together now. So bye bye, Miss American Pie. But the living was dry. Them good old boys were singing whiskey and wine, singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. Thank you to the UK. I love you. Evet. Son şarkısını mı söyledi Tyson Fury? Kendisi öyle diyor. Son sahneydi bu diyor. Yani Deontay Wilder üçlemesinin ardından eşi Paris'e söz vermiş zaten ama Wembley'deki bu öneriyi, Wembley Stadyumunda bu maçın önerisini reddedememiş. Buradaki İngiliz Birleşik Krallık vatandaşlarına bir borcu olduğunu düşündüğü için ve kendisi de burada dövüşmek istediği için sizce son derdi mi Mustafa Baş? Bence geri dönebilecek kapasitede bir sporcu. Çok daha fazla bir paraya ihtiyacı yok. Zaten insanlar belli doygunluğa ulaştıktan sonra artık para için değil, tamamen ruhsal yolculuktaki görevini tamamlamak için uğraşırlar. Tam olarak ben ruhsal yolculuğu tamamladığını düşünmüyorum. Usyk'te de maç yapmak isteyecektir. Joshua ile de maç yapmak isteyecektir. Çünkü şundan sana bir örnek vereyim. Canelo'nun David Plant'la yapmış olduğu maçta 9, 10, 11. roundlarda bir yorgunluğu var. Aslında o maçta yorulmadı. Süren treni oldu. Yani çok fazla antrenman ve yıl içinde fazla maç yapması, o hani lobi faaliyetlerine devam ettirmesi yordu Canelo'yu. Şimdi Tyson Fury de o üçlemeden sonra çok yoruldu. Yani bir adamla 3 defa maç yapmak yorucudur. 3 farklı adamla maç yapmak daha farklıdır. Şimdi haliyle burada yıllardır peşinde olan Dillian White'i yendi. Dinlenecektir, toparlanacaktır. Tyson Yakın Fury sıcağını vücuduyla Dylan hissedecektir. White'i yendi. Sonra biraz kilo alacaktır. İşte farklı şeyler yaşayacaktır. Sonra sağdan soldan gelen duyumlara. Çünkü Tyson Fury geleneklerine bağlı bir sporcu. Geleneklerine bağlı olduğu için de yapılan bir takım yüksek özgüvenli teknikleri geri çevireceğini zannetmiyorum. O yüzden ben %50 diyeyim. Sonradan yani haksız çıktım. Evet, tabii ailesine, eşine söz vermiş olması burada tabii oranı biraz arttırıyor belki ama Sugar Kral'ın dedikleri de bence orada dikkate alınması lazım. Git, sen çok çalıştın, git bir dinlen, git bir yolculuğa çık, işte o Sonra karar vermek. yatım alıyorsun eşinle, çocuklarınla, oraya bir git. Bence geri dönecek gibi geliyor bana kalırsa ama bir süre lazım. Tabii ki dediğiniz gibi çok çalıştı. Uzun bir gece oldu ve böylelikle bu geceyi kapatıyoruz. Ağzınıza sağlık Mustafa Baş. Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek kusura bakılmasın. Evet, sürçülisan ettiysek affola. Tarihi bir geceydi. 94 bin kişi işte bu görüntüdeki Wembley Stadyumunda Tyson Fury Dillian White maçını izledi. Bizler de Esport Plus ekranlarında sizlere bu karşılaşmayı aktarmaya çalıştık. Ben Yücel Tuğan, Mustafa Baş'la beraber mikrofon başındaydık. Teknik ekibimiz adına da bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka boks heyecanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Şimdi bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi maç Dylan White'e bu maçta çok kötü, yani Dylan White'e kötüydü, yani beklentilerin çok gerisinde bir maç yaptı. Yani ringe girdi, tamam işte rahat mat ama bence aleykümselam. Şimdi çok kötü bir maçtı. Dylan White, Tyson Fury'yi yenecek isimlerinden bir tanesi de Alexander Usyk'tir. Onu söyleyeyim. Alexander Usyk, Frank Sanchez, bu tarz boksörler Tyson Fury'yi yenebilecek tarzda boksörler. Şimdi Dylan White'nin yaptığı boksa baktığımızda ölü bir boks zaten. Şimdi bir Usyk, şu anda şu ringde bir Usyk olsaydı
bu maç nasıl geçerdi? Tyson Fury bu kadar rahat maç alabilir miydi? Yoksa bundan çok çok kat daha mı zorlanırdı? Yani bence şu an ringde Alexander Usyk olsaydı şu maçın kaderi ne olacağı belli olmazdı. Usyk Fury'nin yarısı kadar olabilir ama Usyk teknik. Usyk'in beller hareketli. Kolay kolay yumruk yemiyor. Yani ayaklar oynuyor. Yani Usyk'e de istediği yumruğu vuramaz Tyson Fury zaten. Doğruya doğru. Direkt şunu deme şansım yok. Kesin yener deme şansım yok. Ama var olan bir gerçek var. Var olan da gerçek şu. Zorlardı yani. Aynen öyle. Yani bence şu anda Tyson Fury'yi en çok zorlayacak boksörlerden bir tanesi de Alexander Usyk'tir. Doğruya doğru. Anthony Joshua'nın da onu çok fazla zorlayacağını zannetmiyorum. Anthony Joshua'yı yener. Ama Usyk konusuna gelince şu anda onu zorlayacak ve ondan maç alacak isim Alexander Usyk. Arkadaşlar bak Wilder'ın bak yine söylüyorum. Deontay Wilder kötü bir boksör değil. Bu bir. Deontay Wilder'ın eksikleri var. Bak aynısı Dylan White'de var. İlerisi yok. Yumruğun üzerine çok düşüyorlar. Ayakları kötü. Bak ayakları kötü. Mermi gibi yumrukları var Deontay Wilder'ın. Ama Deontay Wilder'ın en büyük sorunu ayakları kötü. Defansı kötü. Çok rakibi bekliyor. Bu yüzden çok kalıyorlar. Bu yüzden Tyson Fury gibi boksörler bu tarz boksörleri yeniyor bak. Mesela ama Alexander Usyk ayaklar oynuyor, beller oynuyor, refleksi iyi. Mesafede iyi duruyor. Kolay kolay yumruk yemiyor. Yani kendini ezdirmiyor. Bu tarz Usyk gibi boksörlerden maç almak öyle çok kolay değil yani. Buna emin olabilirsiniz. Usyk esnek her yeri oynuyor. Hareketli maalesef ayrı hızı falan çok iyi. Usyk'in savaştan o kadar yumruk aldı. Aldı bir şey olmadı. Fare'nin yumrukları. Aynen öyle. Yani e, ben Whitehead'i çok daha iyi bekliyordum yani maçı. Hani böyle biraz daha hani onu Tyson Fury zorlamasını bekliyordum ama olmadı. Mike Tyson'ın Fare'yi patates ederdi. Saçmalamayın. Aynen öyle yani Mike Tyson'la Tyson Fury karşılaşsa Tyson Fury Mike Tyson iyi döneminde e, Tyson Fury Mike Tyson'ı pardon Mike Tyson Tyson Fury'yi yenerdi yani doğruya doğru. Çünkü e, Mike Tyson'ın o hızlı içeri sokulup aparkat kroşeleri bel hareketleriyle hızlı bir şekilde sokulup bunu önlemek çok zor yani. O spor maçı hiç olmayacak maalesef. Aynen öyle. White ancak takım ayrını alabilir. White çok kötü bir maç yaptı. Ben onu daha iyi olmasını beklerdim şahsen yani. 18 yaşında dünya artistikte şampiyon oldu. Muhammed Ali'den iyi boksörler var. Muhammed Ali'yi ünlü yapan Vietnam Savaşı'na karşı çıkması, politik açıklamalar yapması ve din değişmesi. Aynen öyle. Kim önde ya hocam? Ne belli dansöz mü bu? Başkan Mike Tyson ayrı seviye birim. Tyson'ı durdurmak çok zor. Şimdi meydan kime kaldı? Meydan Frank Sanchez'e kalacak gibi en sonunda. Sanchez'e kalacak gibi. Sanchez Fare yendi, bitti mi maç? Maç bitti. Tyson Fury nakavt etti. Tyson Fury nakavt etti. Tyson Fury şimdi kemerleri aynen bıraktı yani.
Zaten genel olarak maç çok zevksizdi yani. Tyson Fury Dillian White maçı yani insanlar boks fanları da zevk almıyordu maçtan yani. Neyse iyi yayınlar, zaman kaybı bir maç oldu. Umarım yakın zamanda Usyk Yoka ve aynen öyle yani çok zevksiz bir maçtı yani. Net bir yumruk yoktu. Böyle seyirci hop oturup hop kalktıracak bir şey yoktu. Yani genel olarak boks fanları da sıkıldı zaten maçtan. Enerji düşüktü. En son Tyson Fury bir nakat oldu da bitti yani maç. Yani çok ikisi de bence çok iyi değiller. İkisi de çok kötüydü bence bu maçta. Tyson Fury de kötüydü, Dillian White de kötüydü ama iyi veya kötü kazanmasını bildi mi bildi. Şu anda ağır siklette bir açıklık var. Alttan gelecek iyi bir ağır siklet. Böyle yani şey bir ağır siklet her yeri götürebilir yani. Geride gelen birkaç boksör var. İsimleri aklıma değil ama sağlam geliyor. Neyse Allah'tan Canelo gibi bir adam varsa izliyoruz gerçek. Yani bu şekilde zevksiz maç izleyeceksin. Canelo'lara tarzı GG maçını izlesen belki daha çok fazla zevk alırız yani. Bence zevksiz yani. Bunun da nedeni nedir bilmiyorum. Tyson Fury zaten salmıştı kendine emekli olacağım diye. Dillian White'e hani biz ondan da bir şeyler bekliyorduk yani bir enerji. Onda da öyle bir şey çıkmadı. Bir de hani 4 olmaz daha. Aynen öyle. Geriden gelen iki boksör var. Jared Anderson, Frank Sanchez var. Bakacağız. Bakalım yani. Usyk savaştan çıktı. Psikolojikmen iyi bir durumda değil yani. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Joshua karşısında. Ama Joshua Usyk'i yenerse Joshua'nın şu anda tekrardan popülerliği artar. Joshua tekrardan zirvede yerini alır. Zaten Tyson Fury de bırakıyor. Tyson Fury aynı gün içinde hem Joshua'yı yener hem de Usyk'i. Joshua bir şey diyemeyeceğim ama benim kendi bildiğim boksör olduğu için Usyk Tyson Fury için kolay bir rakip değil. Ama onu da söyleyeyim yani. Usyk inatçı, kolay kolay vazgeçmeyen bir isim. Kolay kolay maç vermeyen bir isim. Evren Işık, sendeki bu GG hastalığı ne ya? Sen bu Gennady Golovkin nasıl bir hastalık yaptı sana ya? Gecen gündüzün Gennady Golovkin, Gennady Golovkin, Gennady Golovkin. Adam birine para verse bu kadar çok ismini söylemez ya. Hocam GG Kanal maçında kariyerinde ilk kez yere düşer mi? Bilmiyorum ki vallahi. Wilder ne alemde Joshua maçı. Abi Wilder Joshua maçı olur mu? Sence olursa kim alır? Olabilir yani. Niye olmasın Wilder Joshua maçı? Yani onların arasında bir maç olması çok normal bir şey yani. Hocam Usyk korudular Chisora maçında o kadar da baskın yenemedi. Arkadaşlar Chisura'yı çok rahat yendi Usyk. Yani zorlanmadan yendi. Dans etti, vurdu. Kendini riske bile sokmadan rahat bir şekilde maçı aldı yani. Doğruya doğru. Chisura'dan yani. Kendini hiç riske bile sokmadı Usyk.
Wilder arkadaşlarını yaşamak istemiyorum demiş. Morali çok bozukmuş. Unutamamış Fury maçlarını. Yani sonuçta Wilder nakavtçı bir boksördü. Deontay Wilder. Yani Tyson Fury'den de böyle bir yenilgi alması, bir de yani Tyson Fury'nin o alaycı konuşmaları doğal olarak psikolojikmen Deontay Wilder'ı çok e, mental olarak çok yıprattı. Bir de etki altında bıraktı. Şimdi hayatı boyunca o lafları düşünecek, o söylediği lafları. Yani onların altında biraz ezildi yani. Sonuçta onun da bir çevresi var, çocukları var, işte ailesi var, eşi var. Yani ne bileyim yani. O duygusal konuşmaları Deontay Wilder'ın aslında Deontay Wilder'ın da dünyada azımsanmayacak kadar bir boks fanı vardı yani hayranı yani onun boks tarzını o çılgınca dövüşünü yumruk atışını insanlar seviyordu. Ama işte olmayınca bazen olmuyor yani bir boksör size ters gelebiliyor yani istediğin oyunu kuramıyorsun istediğin oyunu tutturamıyorsun yani bu yüzden de maç kaybedebiliyorsun bu normal yani boksta yenilmek var ben de çok yenildim yani ben de çıktım bir sürü yani çıktığım maçın %95'ini değil yani %65'ini 70'ini anca almışımdır yani. Benim de yenildiğim maçlar oldu. Yani boksta yenilgi görmeyen efsanelerin hepsi Mike Tyson, Muhammed Ali Clay, Klitschko'lar. Bunlar dünyanın en iyi boksörleri. Bunların hepsi yenildi. Joshua. Yani hepsi yenildi. Hayatlarında yenilgi almayan boksör yok. Bir Vasil Lomachenko var herhalde. Yani Vasil Lomachenko bence onu kimse yenmedi ya. Bu zamana kadar ben onun yenildiğini görmedim yani. Amatör maçta zaten 396 maçın 395'ini mi ne almış bir boksör. Yani şey adı ne? Vasil Lomachenko yenildiği maçların hepsine baktığımızda hepsi de şaibeli yani. Maç aslında onun hakkı yenmiş maçlarda. Maç o puanlamaya baktığında yani ağır çekimde yapılan puanlamalarda kaybettiği maçların hepsinde maçlar Vasil Lomachenko'nun hakkı olduğu gözüküyor yani. Usyk gitsin Siper kalsın sahi Usyk Putin maçı olsa kim alır? Usyk alır Usyk Putin'i mahveder ya. Putin mi kalır Usyk'in karşısında? Tyson Fury 130 kilogram adam sık sık o ağırlıkta rakibin üzerine abanıp aynen doğru diyorsun o fizik üstünlüğünü kullanıyor yani. Doğru çok zeki 21 Rus 21 Rus öldü. Allah doğrusunu söylemek gerekirse Rus olsun Ukraynalı olsun yani o askerlerin hepsinin annesi var, eşi var, çocukları var. Yani ölen iki tarafta da insan. Yani her iki tarafa da yazık yani. Durduk yere çıkan bir savaş. Hiçbir şey yokken ölen insanlar, masum insanlar. İşte kiminin eşi, kiminin babası, kiminin çocuğu. Yani yazık ya. Çocuklar aç, susuz, savaşın ortasında, psikolojik travmanın ortasında kaldılar. Yani ne bileyim ya. Zor yani. Sonuçta Rus da insan, Ukraynalı da insan, İsraillisi de insan, Türk'ü de insan, Ermenisi de insan. İnsan bu sonuçta. İyiler de var, kötüler de var. Yani her yerin iyisi, kötüsü var yani. İnsanların kalbine bakacaksın yani. Yaptıklarına bakacaksın. Nereli olduğu çok da fazla önemli değil. Ben demiştim ancak apar kötü. Yani demiştim ben zaten. Yani demiştim demeyelim de şöyle. Yani şunu biliyordum yani Tyson Fury ne dedim yani bundan önceki analizimde dedim yani yaptığım yorumlarda Tyson Fury dedim nakavt etmek için gelecek. Aynı şekilde Deontay Wilder'da çünkü Deontay Wilder'ın başka çaresi yok. Puanla o maç alamaz. Yani Tyson Fury de geldi. Güzel bir uppercut vurdu. Nakavt etti Çer hocam.
Bir dakikaya geliyorum şimdi. Durun arkadaşlar. Şey, Usyk Joshua'yı bir daha yense, üstüne bir de kemer birleşme maçı Fariye'de yense, abi Ryan Garcia ileride boks dünyasında etkisi sence nasıl olur? Ya Ryan Garcia popülerliği gitgide yükseltecek, gitgide reklamı yapılacak. Aslında altın çocuk Ryan Garcia, hızlı çocuk Ryan Garcia. Yani yavaş yavaş onu parlatacaklar. Şimdi Andy Cruz da maçı düşünüyor ama bence o maç onun için erken. O maçı yapmaması gerekiyor. Biraz daha 2-3 maç daha böyle biraz daha ringde pişmesi gerekiyor. Biraz daha hani yumruk alması gerekiyor. Zaten gitgide gelişti. Gitgide daha çok rahatladı. Özgüveni daha çok yerinde şimdi ringde. Çok fazla panik yapmıyor. Durgun. Ağırlaştı. Bak Usyk Ukrayna'dan geldi. Anthony Joshua'yı kendi evinde yendi. Anthony Joshua da olimpiyat şampiyonu boksör. Anthony Joshua da öyle yani çok da boş bir boksör değil yani güçlü bir boksör. Usyk'e vurduğu yumruklardan nasıl hasar verdiğini herkes gördü yani. Usyk'in kaşını falan yardı yani. Hocam Usyk'in tekniği varsa Putin'in de White'e üzüldüm abi ya. Böyle bir performans beklemiyordum. Keşke bizleri çok etseydi. Güzel bir nakavtı. Yani ben Dylan White'den çok daha güzel bir performans bekliyordum. Çok yumruk atan, çok mücadele eden, Tyson Fury'yi çok zor durumlara sokacak bir Dylan White bekliyordum. Ama beklediğim Dylan White yerine bambaşka bir Dylan White geldi. Bekleyen, durgun, kontrolsüz boks, tuhaf bir boksla geldi. Kendi boksundan biraz uzaklaşmış. Abuk subuk bir boks yani. Çok güzel dedim hocam. Ben işin kırkırındayım. Mazlumun Müslüman olmaz, gavurun Müslüman olmaz. Aynen öyle kardeşim. İnsan her yerde insandır. İsrail'lisi de, Ermenisi de, Yunan'ı da. Yani önemli olan insanlar da şudur yani. İngiliz'i de iyiliği önemlidir. Güzel kalbi anladın mı? Yani bu her insanda vardır. Tabi oraların da kötü insanları vardır. Ya onları ayırt edeceksin tabi. Sen insanın kalbine bakacaksın. Düşüncelerine, güzelliğine bakacaksın. Ona göre muamele yapacaksın. Sen şimdi direkt dersen işte bu Ermeni, öbürü Yunan, işte öbürü İngiliz, öbürü İsrail dersen olmaz yani. Mesela öyle mesela sosyal medya hesaplarında konuşulan İsrailliler var mesela. Ben diyor kendi ülkem adına diyor sizden özür diliyorum böyle bir şey dedim yani. Bunlar var yani. Sonuçta iyiler kötüler var her yerde. Aynen Tommy kazandı. Ama çok kötü. Kötü bir maç yani. Ben Tommy Fury'yi daha iyi beklerdim ben. Kötü bir maç. Şey
Tommy Fury aynen yok puanla aldı. Başta kötüydü. Bence de kötüydü aynen öyle. Aynen Kadir Yetkin. Kötüydü. Jake Paul bile yener Tommy'yi, emin olun. Vallahi ben Tommy Fury'nin bu maçını izledikten sonra Jake Paul bir şey söyleyeyim mi? Jake Paul gerçekten Tommy Fury'yi yenerse hiç şaşma. Vallahi bak. Dediğim Wilder maçları gibi olur. Bence Wilder'ın en kötü maçı bile Tyson Fury ile yaptığı maç bile daha heyecanlıydı yani bu maç. Yok abi. 94 bin kişi gelmiş yani stadyuma ondan sonra. 94 bin kişi doldurmuş stadyumu gelmiş yani sen orada o derece maç yapıyorsun insan o maça şey gibi hazırlanır ya. İnsanlar oraya boks şöleni izlemeye geliyor. Boksa doymaya geliyor. Dünya kadar para veriyor yani yazık insanlara ya. Nedir o boks ya? Bir şeyler geliyor ama o yara mı geliyor acaba? Yine şey mi yedik acaba? Joshua Fari maçını bekliyorum ben. Eğer olursa çok çekişmeli olur. Sen daha çok beklersin. Tyson Fury boksu bıraktım diyor. Sen bekliyorsun hala. Yani hayal kurmak değildir yani bir hayalle yaşamak. Kral Fari boksu bırakmaz. Geri döndüm der bir iki yıla. Olabilir yani niye olmaz? Bence Fari kemer birleştirme maçı için tehdit gibi bir şey oldu. Artık bu maç olsun. Yoksa bırakacağım tarzında Joshua ile çıkacaktı. Bildir engel oldu. Onu bitirdi. Bu sefer Joshua Osiki yenildi. Maç Türkiye saatiyle kaçtı abi? Maç Türkiye saatiyle bitti kardeşim. Maç mı kaldı? Maç bitti. Hocam PPV gereğiyle Fari 50 milyon dolara geçer. Olabilir. Maç bitti. Maç. Tyson Fury nakavt etti Dillian White'yi.
Abi yapma be. Maç Türkiye. Aynen öyle. Batuhan Bulut aynen öyle kardeşim. Maç bitti ya. Knockout etti. Hocam sence Mike Tyson mı Muhammed Ali mi daha iyi boksör? Ya ikisinin de farklı özellikleri var. Muhammed Ali Clay hızlı, açık döşüyor. Çok yumruk atan, ayakları iyi. Mike Tyson'ın kendine özgü bir boks stili var. Ayak hareketleri tarzı, içeri sokuluş, aparkatlar, kroşeleri. Mükemmel hız, güçlü vuruşu yani. Ne bileyim ya ikisinin de farklı özellikleri var. Altıncı roundda mı ne indirdi herhalde? Abi Jake Paul boks hakkında ne düşünüyorsun? Şovdan ibaret mi? Arkadaşlar bak Jake Paul'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bu Paul kardeşlerin fizik olarak boksa yatkınlar. Doğruya doğru yani fiziklerine baktığında boksa bir yatkınlık var yani çok da boş değiller. Yani bu isimleri küçümsememek gerekiyor. Yani çok da fazla hani YouTuber ama yani gidip MMA yapmıyor veya başka bir spor yapmıyor. Ne yapıyor? Boksu yapıyor. Boksu seviyorlar. Yani bizim boksu seven, boks sporunu seven insanları dışlamamak gerekiyor. Onlar da bir mücadele veriyor. Yani isimlere anons ediyor. Gel diyor dövüşelim. Bende para var diyor. İstediğin parayı vereceğim diyor. Yani boks artı nedir? Paradır bir yerde yani. Bir yerde boşuna insanlar kafasına gözüne yumruk yemez. Para kazanmak için Floyd mesela yaptı. Gitti bir Japonla dövüştü. Dünya kadar para aldı. Yani bence de Jake Paul gittikçe geliştiriyor yani boks. Özel boks dersi alıyorlar. Para basıyorlar. Yani iyi hocalar tutuyorlar. İmkanları güzel. Yani şov yani şov tabii şovları var ama şov yapmalarına da rağmen şovcular ama çok da kötü değiller yani. Abi sağ parkatı vurduktan sonra gitmesi çok ilginç geldi. Üstüne ekstradan baskı yaptı. Tabii aparkatı vurdu. Bir daha onu tiktince onu bir afallattı yani anladın mı? Yani diyorum yani Tyson Fury akıllı ya. Boksun öbürü yüzünü çok iyi biliyor yani. Şimdi çok ben bu kadar kötü bir maç Kadir Yetkin. Bekliyoruz ki vuran vurana kıran kırana bir maç olacak. Bekliyoruz. İki boksör birbirine yumruk atmaya korkuyor. Birbirine yumruk atmaya çekiniyor. Kondisyonları belli ki kötü. Yani çok tuhaf bir maç ya. Hiç böyle seyir zevki çok düşük öyle bir maç. Yani spor salonlarındaki boksörlerin dövüşünü izlesen birbirlerine o kadar hırçınca vururlar ki belki daha çok zevk alırsın. Joe Joce'yi duydunuz mu abi? Çok iyi diyorlar. Duydum. Duymadığımız boksör kalmadı. Kim yanmış ya? Evet abi bu arada ikisini de kondisyonu üst düzey değildi. Aynen öyle. 94 bin kişi boşa gitti. Aynen öyle adamlara yazık oldu. O kadar para verdiler. Zamanı verdiler. Geldiler. Yani Pivol maçı daha iyi olacak. Canelo maçı daha iyi olacak. Canelo maçı mı ne zaman? Dur. Canelo'ya var da. Dur söyleyeyim hemen. 7 Mayıs'ta. 7 Mayıs'ta biraz daha var ona. Ama az kaldı. Bu maç biraz daha şey geçecek. Biraz daha enerjisi yüksek geçecek. Dimitri Pivot herhalde kolay kolay nakavt olmaz yani.
Canelo'ya söyleyelim. Dimitri Pivo'nu nakavt etmesin de biraz boks maçı izleyelim yani. Kazaklar teknik iyi. Aynen, Kazakların teknik iyi yani. Kazaklar Wilder bu White'i sedyelik ederdi ama bu maç olmadı. Umarım White ortada gözükmez artık. Devin Combo maç tarihi ne zaman? Devin Campos maçı. Arkadaşlar o maça biraz daha var. O maç 5 Haziran'da falan olması lazım. O maçla ilgili video çekeceğim. Ön analiz çekeceğim maçlarla ilgili. E, bir ön analizimiz olacak o maçlarla ilgili. Aynen öyle, 5 Haziran'da. Çok iyi yapıyor. Yani çalışıyor. Boksta çalışan kazanıyor yani. Çalışmaya kazanmıyor. Cambos'un en büyük özelliği içinde çok güçlü bir çocuk. İç dünyasında böyle çok güçlü, çok iradeli bir çocuk. Ve de nerede nasıl konuşacağını çok iyi bilen. Özellikle de mesela Timo Lopez maçında kime nasıl konuşacağını menajere tut. Yani insanları da etki altında bırakan konuşmaları var. Yani hareketleri var. Ortamı etki altında bırakan böyle o mizahı, hem beyefendi hem kibar, yeri geldi o sertliği, bunu insanlara veriyor. Erdal Bey, her şey için teşekkürler. Dinleyip yatın artık. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Size hayırlı uykular. Görüşmek üzere. Abi ben boksa başlamak istiyorum da nereden başlamalıyım sence? İyi akşamlar. Yani boksa bir kulübe git. Gençlik Spor'un bir kulübüne git. Boks kulübüne. Devletin zaten. Orada başta devam et git. Veya bir özel kulüpte de başlayabilirsin. İyi bir kulüp varsa. Sonra bekler de alıp konuşalım. Aynen, zaten biraz daha bekliyorum. Saat kaç? Savunması aslında çok kötü değil de Dilan White'ın, ama bu ara bir açık verdi işte. Tyson Fury'nin o e, Tyson Fury'nin Deontay Wilder maçlarındaki performansı olsaydı Dilan White'yi şu boksuyla öldürürdü. Ben açık konuşayım. Dilan White'ın Deontay Wilder karşısında çok iyi performansı vardı Tyson Fury'nin. Bence Dilan White'ı çok fazla ciddiye almadı. Çok fazla antrenmanlara asılmadı. Bana öyle geliyor. O yüzden bu şekilde performansı var. Ya Dilan White'ın Povetkin'le yaptığı maçta onunla ilgili bak analiz yaptım, yorum yaptım arkadaşlar. Povetkin ilk maçta Dilan White'yi nakavt etti. İkinci maçta Dilan White'yi nakavt etti ama Alexander Povetkin çok kötü bir durumdaydı zaten. Koronavirüs geçirmiş. İlk maç ile ikinci maç arasında dağlar kadar fark vardı. Çok kötüydü zaten performansı. İyi yakaladı Dilan White onu. Onu da değerlendirdi yani. Aynen öyle. Bence de yani alacağına emin olduğu bir maç yapmak istedi. Zor bir maç yapmak istemedi. Bu yüzden de bence sonu gördü yani. O da artık da yenilmek istemiyor. Yenilmeden noktayı koyacak herhalde. Omuz travması var da yani ikinci maçta omuz travmasından
ziyade farklı bir performans. Abi sen boksör müsün? Aynen 21 yıl boks yaptım ben. 21 yıl boks yaptım yani. 21 yıllık boks tecrübesi var üzerimde. Burnumdan anlarsın bak. Burnumdan yüzümdeki çöküklüklerden anlarsın. Ya o bir efsane gibi bir şey yani. Herkes öyle diyor da. Yani efsane gibi bir şey o yani. Vallahi bilmiyorum ki ben kimseyi takip etmiyorum ya. Ben ancak kendimi takip edebiliyorum. Kendimi kendimi bile takip etmek zor yani ben zorlanıyorum yani. O yüzden şu an sadece kafamı dinliyorum yani YouTube'a video çekip atıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. İstanbul'da propa çıkaran kulüp var mı? Vallahi bir bilgim yok benim ya. Fatih hocama yazar. Abi iyi geceler, ağzına sağlık güzel yayın için. Teşekkür ederim kardeşim, iyi geceler. İyi geceler, Allah rahatlık versin. Hiç belli olmaz yani de Enduriz de alabilir yani maçı. İkisi de ortada bir maç, birbirlerine zaten bokslara benziyorlar, ağır. Enduriz de alabilir maç. Enduriz aslında kötü bir boksör değil. Anthony Joshua maçında gördük. Abi sen bir ara Türkiye şampiyonu Emirhan Yorgancı. Ben etmedim değil yani. Ben Türkiye şampiyonu olduğumda beni kampa çağırmadılar. Çağırmadıkları gibi de ondan sonra boksu bırakmak istedim. Yani amatörü bırakmak istedim daha. Yani daha yapıtlı olacağım dedim yani. Türkiye şampiyonasını şampiyon olacağım. Kampa çağırmayacaklarını daha bu ülkede boksu ne yapacağım ben? Üçüncü olmadım, ikinci olmadım. Ben şampiyon oldum. Birinci adamım yani. Yani kampa çağırmıyorsan sen Türkiye şampiyon olmuş bir insanı daha bu ülkede kimse boks yapmasın yani. Spor yapmasın. İşte diyorum ya boks yani kimlerin elinde yani. Adamlar kendi çiftlikleri gibi kullanıyorlar yani ama e, yarın öbür gün bu işten ellerini ayaklarını çektiklerinde hiç kimse saygı duymayacaklar o kişilere. Aynen yani Dylan White yerine Andrew Ruiz olsaydı emin ol Tyson Fury çok zorlardı. Daha çok onu dövüşmesine şey yapardı. Ne derler ona?
Bir de Tyson Fury Dillian White'ın boksunu biliyor. Tanıyor. Ona göre şey yaptı yani o da. Rahattı yani bir nevi. Ama bir o kadar da endişeliydi yani maçtan önce bir üzerinde bir endişe vardı da antrenmansızdı. Ondan da olabilir yani. Aynen öyle. Vallahi bakacağız kemerler kimlere düşecek. Bir şeye bakayım. dur bakayım. Yayını da yavaş yavaş kapatayım. Arkadaşlar son yok fark etmez. Arkadaşlar son yorumlarınızı yapın. Yavaş yavaş yayını da kapatalım. Yarın inşallah akşam yine canlı yayın açarız. Yine konuşuruz. Dünyanın en iyi boksörleri Ukrayna, Amerika, Ukrayna'dan çıkıyor. Son yorumları alalım, kapatalım. Dünyanın en iyi boksörleri Ukrayna, Amerika, Ukrayna çıkıyor. Sağ ol Batuhan Bulut. Ben de sizi seviyorum kardeşim. 80 milyonluk bir ülkeden neden boksör çıkmıyor? Akıl alır gibi değil. İngilizler ele aldı boksu artık. Ağzına sağlık. İyi bir yayın oldu. İyi geceler, hayırlı Ramazanlar. Sağ ol kardeşim. Hayırlı Ramazanlar. Şüpov. Yayın için çok sağ ol hocam. İsimsiz sen de sağ ol kardeşim. Bir Farid Joshua gibi boksörler karşısında bir Türk görmek isteriz. İnşallah. İyi geceler, iyi geceler. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olmayı unutmasınlar. Bildirimlerde tümünü de işaretleyin. Canlı yayın açtığımda, video attığımda haberdar olun. Ki daha çok arkadaşı saflarımıza katalım. Zaten teknik video attığımızda da efsane bir patlama yaşayacağız zaten. Beklentiler bu zaten insanların. Boksu öğreteceğiz. Türkiye'deki boksörlere öğreteceğiz boksu. Bundan sonra dövüşürken çok daha rahat olacaklar ringde. Yurt dışında, Türkiye şampiyonalarında veya özel maçlarda dövüşürken nerede oldukları önemli değil. Benim kanalımı takip eden, benim söylediklerimi en ince ayrıntısına kadar yerine getirenler ringde rahat olacak. Bunu da bana yorumlar kısmında da kendileri söyleyecekler zaten.
Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar kendileri işte söyleyecekler. Şu an kaç abone bende gözükmüyor. 2000'in üzerinde, 2100 küsür yani. Çok 5000, 10.000, 20.000 değil yani. Yine iyi çok şükür yani. Daha yeni bir çok profesyonel videolar yapamadığımıza göre iyi yani yine. Hiç yoktan iyi. İnşallah 10.000 inşallah yavaş yavaş ilerliyoruz. İşte biraz takip edenlerin mesela burada mesela takip edenlerin çoğu videoları izliyor şey yapıyor ama abone olmuyor. İşte kimisi şey yapmıyor. Bildirimleri açmayı unutuyor. Videolardan habersiz kalıyor. Yani bu gibi sorunlar oluyor. Ama inşallah yavaş yavaş kanal büyüyor. Aynen öyle yaptı yine yapacağını. Arkadaşlar son sözlerinizi söyleyin. Bir anda kapatıp gitmeyin. Yani son sorularınızı sorun, kapatalım. Veya iyi akşamlar deyip çıkabilirsiniz yayından. Aynen öyle. Diyor kaldı. Bir de Floyd. Floyd. Çok zeki. Akıllı boksör. Kurnaz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Emre. İsimsiz iyi akşamlar. Emre Yorgancı iyi akşamlar. Kadir Yetkin iyi akşamlar. Bazı arkadaşlar benim kanalı açıp uyuyamadılar, ne yaptılar? 17 kişi var hala ses yok. Allah bak 16 kişi var hala açık. 16 kişiden ses yok, 15'e düştü. Büyük bir ihtimal kanalı açıp uyuyakaldılar. Neyse. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Yarın yine konuşuruz maçla ilgili. Yine kendi yorumumu yaparım. Abi paslaşırız yarın yine. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.